Manila'nın 400 mil güneyinde, sıcak Celebes denizinde, romantik, yarı gizemli Mindanao adası bulunur, burada Moro. 300 yıl boyunca İspanya, bu vahşi halkı boyunduruk altına almak için mücadele etti, çok az ya da hiç başarılı olamadı ve onları dönüştürdü, Amerika'ya rahat bir nefes alarak geçti. Sürekli savaş, Moroların eğlencesidir, bu onun sporu, mesleği ve Mother Jungle geçimini ayaklarının dibine fırlatıyor. Yiyecek, giysi, barınak onun doğum hakkıdır. Moroland'ın en güçlü kabilelerinden biri, Dato Kalipandapatan tarafından yönetilir. Tepelerin en uzaklarında bu güçlü biri yaşar klan, kibirli ve gücünde üstün. Allah'ın seçilmiş piyank onların arasında yaşar, çocuk kibirle onların saygısını kabul eder hak ettiği bir şekilde, çünkü bir gün onların hükümdarı olmaya kaderli. Yetenekleri ve cesaret halkının övgüsüdür ve piyank adı Mindanao'nun bir ucundan diğer ucuna bilinir. Kabile tören için toplanmıştı. Boş meydanın içinde Dato Kalipandapatan ve yaşlı pandita, rahip, duruyordu Asin. İzleyiciler arasında bir beklenti hışırtısı vardı. İlgileri sessizce iki yalnız figür arasında bölünmüştü, bekliyordu ve gösterişli süslemeler ve yeşilliklerle süslenmiş bir kulübe. Her taraftan sessiz orman parlak ortamı sardı, insanlığa karşı tanıklık ediyormuş gibi görünen kalabalık, yıllarca süren mücadeleden sonra kalbinde küçük bir açıklık zorlayabilirler ve çalışmaya devam ediyordu. Ama bakir orman bozulmadan, tetikte şarkı söylemeye devam ediyordu. Kulübenin kapısını oluşturan çimenler hareket etti. Palmiye ağaçlarını okşayan yumuşak bir rüzgar gibi, bir fısıltı hışırtı kalabalık. Çocuklar ebeveynleri kısıtlamaktan daha iyi görüş alabilmek için kaçtı, bu garip sessizlikten dolayı huzursuzlukla dolu köpekler, mızmızlanıyordu. Durgunluk doğaüstüydü. Uzaktan bir mina kuşun çığlıkları bu gergin izleyici kitlesine süzüldü, nehir, dinleyen seslere mırıldanıyor, içinde bir katarak gibi geliyordu kulaklar. Manila'nın 400 mil güneyinde, sıcak Celebes denizinde, romantik, yarı gizemli Mindanao adası bulunur, burada Moro. 300 yıl boyunca İspanya, bu vahşi halkı boyunduruk altına almak için mücadele etti, çok az ya da hiç başarılı olamadı ve onları dönüştürdü. Amerika'ya, rahat bir nefes alarak geçti. Sürekli savaş, Moroların eğlencesidir, bu onun sporu, mesleği. Ve Mother Jungle, geçimini ayaklarının dibine fırlatıyor. Yiyecek, giysi, barınak. Onun doğum hakkıdır. Moroland'ın en güçlü kabilelerinden biri, Kalipandapatan tarafından yönetilir. Tepelerin en uzaklarında bu güçlü biri yaşar klan, kibirli ve gücünde üstün. Allah'ın seçilmiş piyangı onların arasında yaşar, çocuk, kibirle onların saygısını kabul eder hak ettiği bir şekilde. Çünkü bir gün, onların hükümdarı olmaya kaderli. Yetenekleri ve cesaret halkının övgüsüdür ve piyank adı, Mindanao'nun bir ucundan diğer ucuna bilinir. Kabile, tören için toplanmıştı. Boş meydanın içinde Dato Kalipandapatan ve yaşlı pandita, yani rahip, duruyordu Asin. İzleyiciler arasında bir beklenti hışırtısı vardı. İlgileri sessizce, iki yalnız figür arasında bölünmüştü, bekliyordu. Ve gösterişli süslemeler ve yeşilliklerle süslenmiş bir kulübe. Her taraftan sessiz orman, parlak ortamı sardı, insanlığa karşı tanıklık ediyormuş gibi görünen kalabalık. Yıllarca süren mücadeleden sonra kalbinde küçük bir açıklık zorlayabilirler ve çalışmaya devam ediyordu. Ama bakir orman bozulmadan, tetikte, şarkı söylemeye devam ediyordu. Kulübenin kapısını oluşturan çimenler hareket etti. Palmiye ağaçlarını okşayan yumuşak bir rüzgar gibi, bir fısıltı hışırtı kalabalık. Çocuklar, ebeveynleri kısıtlamaktan daha iyi görüş alabilmek için kaçtı, bu garip sessizlikten dolayı huzursuzlukla dolu köpekler, mızmızlanıyordu. Durgunluk doğaüstüydü. Uzaktan bir mina kuşun çığlıkları, bu gergin izleyici kitlesine süzüldü, nehir, dinleyen seslere mırıldanıyor, içinde bir katarak gibi geliyordu kulaklar. Bu kalabalığın arasında, görkemli, zarif bir genç yürüdü. Teninin soluk altın rengi, gökkuşağı tonuyla daha da artıyordu giysiler. Belinden ayak bileğine kadar, herhangi bir jimnastikçinin pantolonları kadar sıkı pantolon giymişti, yeşil çizgilerle çizilmişti ve kırmızı renkler vardı ve yanlarında küçük altın filigran düğmeleri vardı. Boğazına kadar düğmeli sıkı bir ceket. Bir sıra düğme daha vardı ve beline zarifçe sarılmıştı, püsküllü uçları cam boncuklarla ağırlaşmıştı ve tohum inciler. Kemer, iki saplı, iki ucu bıçak ve inci saplı bir kriz, yani hançer, kuşağa saplandı.
Kibirli adımlarla ilerledi, saflar, saldırgan bir savaşçı pro önünde dalga gibi bölündü. Delici siyah gözleri tam bir kayıtsızlıktı ve zaferine tanık olmak için toplananları görmezden geldi. Sadece bir kez, küçük köle kız, Papita, çekingen bir şekilde koluna dokundu. Diğerlerinden gelen azarlama, çocuğun yüzünde bir kaş çatma vardı ama ilerlemeye devam etti ve Datok Kali Pandapatan ile Pandita Asi'nin yanına geldi. Burada, en yakın akrabasından yoksun bir nöbetçi dev gibi, bir canavar ağacı ayakta duruyordu. Uzaklarına fısıldayıyormuş gibiydi. Arkadaşlar, açıklığın kenarındaki sıralarından başlarını sallayarak cevap verdiler. Bu ağacın altında Piyank durdu, sabit bir şekilde kendi ağacına baktı sevgili şef. Piyank, dedi Kali, Allah'ın seçilmiş olduğunu kanıtlama zamanı geldi. Bunun ardından, belirgin bir hışırtı duyuldu. Doğum gecesinde, Panditalar kabileyi zafere götürecek olan büyücü çocuğun doğacağını duyurdu. Yıldızlar sönmeden önce senin çığlığın geldi, ama o gece bize gelecek başka bir çığlık da vardı. Mestizo, yani Melez, Sikto, aynı şafak doğmadan önce gözlerini açtı ve sen seçilmiş Allah'ın kim olduğunu kanıtlamaya mahkumsun. Endişeyil Moro erkekleri ve kadınları, idolleri Piyang'a bakıyordu. Erkeksi küçük başı dik tutulmuş, güçlü omuzları ise dikleşmişti dinledi. Güneş, ancak son zamanlarda doğmuş, kalalığı erken ışığına yıkıyor ve yapraklardan nemin hafif kabartısını kovuyordu. Yalnız ağacın dalları arasından dalgalı güneş ışınları, Piyang'ın etrafında titreyip oynamaya başladı ve cesur bir ok attı. Parlak, siyah saçların kütlebini okşayıp tereddüt ediyormuş gibiydi. Sikto, diye seslendi Kali. Başka bir mırıltı vardı. Ama Piyang'ın gelişinden önceki mırıltıdan çok farklıydı. From aynı kulübede başka bir çocuk daha çıktı. Piyang'dan biraz daha uzun olan Sikto, ince ve uzun uzuvlardaydı. Cildi kirli bir krem gibiydi, sıcak Mohammedan renginden çok Mogol renklerine benziyordu. Kostümü Piyang'ınkiyle çok benziyordu ama değildi, diğer çocukların kraliyet onuruyla taşındı. Sikto'nun başı biraz aşağıdaydı, bulanık gözler onlarla karşılaşmaktan kaçındı, kabile üyelerinin tüm tavrı sürünüyormuş gibi görünüyordu. Yüksek elmacık kemikleri ve hafifçe eğik gözleri damarlarında akan Çin kanının izi ve kabile, Sikto'yu cazibe çocuk olarak düşünmekten ürperdi. İlerledi, sendeleyerek yürüyerek. Sikto, şansın olacak. Kali Pandapatan yüksek sesle konuştu, kaşları çatıldı. Piyang bizim kendi kanımız ve hepimiz onun cazibemiz olmasını istiyoruz, ama haksızlık edilmeyecek. Aynı yıldız altında doğmuş, aynı saat içinde. Senin mi yoksa Piyang'ın mı gökten gönderildiğine ben karar vermem. Pandita'ya dönen Kali fısıldadı bir şey. Yaşlı adam başını salladı ve birkaç adım ilerledi, dedi. Halkım, akıllıca bir karar vermiş olsam da vermesem de size bırakıyorum. İddiayı kanıtlamamızın bir yolu yok, bu çocuklardan ikisinden biri, bu yüzden onları kendileri için cevabı aramaya gönderiyorum. Asin durdu ve kalabalık hareket etti. Şurada dağda, bilge Münzevi Ganası yaşar. Orada yıllardır yaşamıştır. İnsan dışında, canavarla ormanda yalnız ve sürüngen. Onun uğradığı yere giden hiçbir yol yoktur. Ganasi'yi bir nesildir kimse görmedi. Ama hala yaşadığını biliyoruz. Çünkü o cevap veriyor. Sinyalimiz her yıl ateşlenir ve sorularımıza yanıt verir. İki çocuğa dönerek, doğrudan onlara seslendi. Yaşadığı dağ onun adını aldı, Ganasi zirvesi ve tepelerden geçen arkadaşları sizi yönlendirecek, ikiniz de aynı anda başlayacaksınız, ama farklı yollarla. Biri ormandan, tepelerin üzerinden geçer, diğer nehrin başı olan göle kadar takip eder. Yaşlı Ganasi, gerçek çekici çocuğu ona yönlendirecek, o harika, her yerde bulunur. Ormandan ya da yaratıklarından korkma, çünkü o seninle olacak. Piyang'ın yüzünde hayret ve sevinç yazıyordu. Sonunda ormana tek başına girecekti. Bu düşünce kalbini heyecanlandırdı, orada onu bekleyen maceralardan bahsetti ve parlak bir yüzle, davetkar ormana döndü. Piyang, sessizliğin içinden yankılandı, heyecanlı Moros onu izliyordu. Sikto başını eğerek ayağa kalktı, parmaklarını kumda kıpırdattı. Yalnız ormanı ya da Ganasi zirvesi ile uzun ve zorlu günler geçiyordu, ama konuşmadı. Pandita, ciddi bir törenle çocukları ayinlere göre kutsamaya hazırlandı kabile. Bir köle çocuk hafifçe ileri koştu ve Pandita'nın önünde dizlerinin üzerine çöktü. Başında, üzerine bir sepet vardı, serin, yeşil yapraklar.
Dua edip ilahi ederek rahip sepeti açtı ve iki güzel, göz kamaştırıcı beyaz çiçek ortaya çıktı. "Şampakalar," diye haykırdı Papita, nadir çiçekler ortaya çıkınca. Dudaklarına uyaran bir el kondu. Asin yavaşça, çiğliklerle ağır olan çiçekleri iki çocuğun üzerine kaldırdı ve berrak, kristal damlalar başlarına düştü. Karşıda gökyüzü, beyaz pirinç kuşlarının sürüsünü takip ediyordu. Açıklıkta süzülürken, gölgeleri manzaralı bir yerden sıçrayıp durdu Moro bir başkasına. Bir dal koptu, bir bebeği irkildi, o da bağırdı. Büyü bozulmuştu. İlahi tüm kabile tarafından benimsendi ve yavaş yavaş, merkezdeki figürlerin etrafında dönmeye başladılar. Onların heyecan arttı, tempo hızlandı, ta ki düşüncesizce dönmeye başlayana kadar. Tabanca sesi gibi emri durdurdu ve sessizce herkes eski yerlerine döndü. Kali Pandapatan sessizlik için elini kaldırdı. "Krisem'i havaya fırlatacağım. Sikto, ilk tercihin olabilir. Noktayı mı seçiyorsun yoksa düz düşüşü mü?" Sikto şunları düşündü. "Kris toprağa saplanmadan düşerse, önce rotamı seçeceğim." Kali parlayan kılıcı havaya fırlattığında, kalabalık içgüdüsel olarak biraz daha yaklaştı. Aradan zorla bir nefes alma, biraz endişeli dudak sessizliği bozdu. Her göz, bıçağın tarif ettiği yolu takip etti ve düştüğünde. Bir bıçağın tam bir okey. Bıçağın toprağı delmesi, bir rahatlama içini çekti. Piyank ilk tercihe sahip olacaktı. Piyank, seçmen hakkı verildi. Nehir kenarından mı ilerleyeceksiniz yoksa ormanda mı şansınızı deneyeceksiniz? Bir güzergah başkası kadar güvende ve sadece gerçek cazibe çocuk Ganası'ya ulaşabilir. "Nehir kenarına gideceğim," diye sessizce yanıtladı Piyank, büyük bir onurla. Güzel bir gündü. Bizim için sıcaklık boğucuydu, nem rahatsız ediciydi ama Piyank her şeyi çok sevdi ve nehir boyunca yolculuğu dört gözle bekliyordu. Zorlu tören sona erdi, iki aday uzun yolculuğa hazırlanmak için aceleyle ayrıldı. Ağır giysiler atıldı ve Piyank orman gezgininin kolay kostümünü giymişti, pantolon zırhı, başörtü, bir sarong, dikkatsizce atılmış bir omuz ve birkaç gerekli eşyanın sıkıca bağlandığı bir panuelo, yani mendil. Silahları bir bolo, bir kriz ve bir yay yoktu. Piyank'ın çıplak uzuvları, bronz ve güçlü, parlak güneş ışığında parlıyordu ve kürek çekerken çok restesalıydı akıntı. İnce ellerini akıntıya daldırıyor, yanından geçen nesneleri tutuyordu. Kendi bankosunu, kanosunu kendisi yapmıştı. Palma Brava'yı tek başına bile devirmiş, günlerce merkezini yakıp kesmişti, ta ki son olarak, nehirdeki en hızlı kanolardan birinin gururlu sahibiydi. Buz teknelerinde olduğu gibi, ince direklerden oluşan uzun sivri hatlar banko boyunca uzanıyor ve uçları birleşiyordu diğer bambu direklerin yanında. Böylece kano, suyun üzerinde hafifçe süzülürken dev bir yusufçuk gibi görünüyordu. Piyank, davetkar çiçekleri toplamak için bir zambak tartasında durdu ama hemen pişman oldu, çünkü bir sivrisinek sürüsü yükseldi ve onu sardı. Onların vahşi saldırılarından daha hızlı kürek çekerken kaçmayı düşündü ama faydası olmadı, kalmaya gelmişlerdi. Uzun ve düzensiz bir akış peşinden takip ediyorlardı, sırayla onu işkence ediyor gibiydiler ve liderler tatmin oldukça geri çekildiler, arka sıralılar öne doğru fırlayıp saldırıyı yeniledi. Piyank, belirli bir yosun türü arzuluyordu ağaçların köklerinde büyür, ama keskin gözleri hiçbirini bulamıyordu. Ayağa kalktı. Mızrağını hazır tutarak bekledi. Neredeyse yapabileceği tek şey bankasını kürek çekmek ve haşerelerle savaşmaktı. Sarong'u sıkıca sarılmıştı, ama vahşi sivrisineklere karşı koruma yoktu ve timsahlara rağmen suya düşmek üzereyken gözetledi. Biraz yosun, rahatlama çığlığıyla kıyıya doğru yürüdü ve tekneye biraz çekmeyi başardı. Onun aldığı garip şekilli, ahşap bir nesneyi paketledi, onu döndürdü bir üst kısım. Hızlıca, ileri ve geri bir tavada çubuk ucunda duman belirene kadar. Biraz kabuk tozlayıp fırlattı, onu tavaya attı ve alev alev almaya başlayınca biraz nemli yosun ekledi. Yavaş yavaş, yoğun ve keskin bir duman yükseldi. Kıvrıldı yukarı doğru. Onu sardı ve neredeyse boğacak kadar yoğun kokusuyla. Ama sivrisinekleri hemen uzaklaştırdı ve Piyank yolculuğuna rahatsız edilmeden devam etti. O sabah çok mutluydu, çünkü özgür değil miydi? Kabilesi tarafından onurlandırılmış ve en değerli eğlence olan maceraya dağınmış değil miydi? Zavallı küçük kızların mesleklerinde bir seçeneği yok.
Çünkü Yeterans büyüdüklerinde görevleri veriliyor onlara, bütün gün oturup dokumak zorundalar ya da büyük ahşap kaselerde pirinç döverek küçük sırtlarını yormak zorundalar. Ama adam çocuk özgürdür. Orman onun görevi. Avı yakalamayı, meyvelerin bol olduğu yerleri bulmayı ve çoğundan kaçınmayı öğrenmeli onu bekleyen tehlikeler. Ormanda tiz, burunlu tonlarıyla yankılanırken, cevap geldi ağaçlar ve küçük, gri maymunlar, ziyaretçilerinin kim olabileceğini görmek için sallanarak geliyordu. Piyank Pusa bir parça tütsü fırlattı kıyıya Mos ile geldi ve eğlenceyi görmek için durdu. Dumanın yanlarına doğru üflendiği neredeyse insan öksürükleri onu güldürdü. Aşağıya koştular, birinci olma ve mesafeyi aşmayı başaran küçük bir adam için endişeyle birbirlerinin üzerine düştüler, diğerleri ise elini yanan közlerin içine soktu. İlk başta şaşırarak yaralı üyeyi emzirdi, ama yavaş yavaş öfkelenen adam sonunda çığlık attı ve yukarı aşağı zıpladı. Lekeyi deli gibi taşlarla fırlatmaya başladı, heyecanla gepledi yoldaşlarına, sanki trajediyi anlatıyormuş gibi. Diğerleri ağaçlara tırmanmış, Piyank'a aldırmamışlardı, ama aralarına atılan tehlikeyi dikkatle takip ediyordu. Piyank tembelce küreğini çalıştırdı, maymunların aptallığına kendi kendine güldü. Yoğun ağaçların arasından bakmaya çalıştı nehre doğru, orman, sırlarını gizlemişti. O sırları bilmek istiyordu. Gücüyle eşleşmek istiyordu sayısız tehlikelere karşı. Güneşin yıllar boyunca boşuna girmeye çalıştığı, cesaretini bozarak uzaklaşan o alacakaranlıkla her zaman örtülenler. Piyank nehri utalsızca inceledi, virajın hemen ötesinde onu bekleyen tehlikeli maceranın farkında değildi. Yalnızlığıyla görkemli tek bir kütük nehre değneğe süzülüyordu, inatçı sürüngenlerin bağlama ve tutma çabalarına direnerek esir tutkunu tutuklu. Piyank küreğiyle onu dürttü. Bir diğeri de onun arkasında süzülüyordu ve o da boş boş ona dokundu. Kıpırdadı. Ters döndü ve teknenin altına kayboldu. Şaşkın çocuk nefes aldı. Uyuyan canavarlardan birini rahatsız etmişti. Piyank'ın kalbi çok hızlı atıyordu ve bir şeyin teknenin dibine çarptığını hissedince içinden bir ürperti geçti. Timsah tam onun altındaydı ve eğer birden Rose, bu onu üzecekti. 1, 2, 3 saniye bekledi. Ama bunlar Piyank'ın şimdiye kadar bildiği en uzun saniyelerdi. Arka tarafta hafif bir hareket vardı. Tekne öne doğru devrildi, savruldu ve Piyank kendini toparlayamadan önce acımasız bir homurtu şaşırmış onu. Timsah kuyruğuyla suyu vururken, hafif kabuk tehlikeli şekilde sallanıp yuvarlanıyordu. Piyank acele etti, dizlerinin üstüne çöktü. Tam yetişkin bir timsahın sadece iki hassas noktası vardır, sol ön bacağın altında, kalbin delinebileceği yer. Ve juguler damar, açık çenelerden kolayca ulaşılıyordu. Piyank, teknenin pruvasında durdu, kolunu kaldırdı, bir saniye bekledi. Uygun fırsat. Kano geriye doğru sürükleniyordu, kıç başta. Ve timsah yaklaştı, burnunu sarkarak ilerledi tehlikeli bir şekilde hızla sarılır. Her an acımasız çeneler kırılgan ahşabın üzerine kapanıp paramparça edebilirdi. Küçük, uykusuz gözleri, Piyank'ı gerilimle işkence ederken onu yiyormuş gibiydi ama sabırla fırsatını bekledi, bunun olacağını biliyordu sadece bir tane var. Banko bir endeneye çarptığında bir sarsıntı yaptı ve çarpma onu birkaç adım dışarı itti. O an gelmişti. Timsah öne doğru atlarken, Piyank mızrağını göğsüne sapladı. Bir guruldayan ses, bir hışırtı duyuldu ve çirkin şey sırt üstü döndü. Piyank nasıl kaçtığını asla hatırlayamadı. Her korunaklı koydan, masum görünen engellerin arkasından, savaşla uyanmış aç timsahların başları belirdi. Neyse ki Piyank'ın kurbanının kanı onları cezbetti ve peşinden koşan sakar hayvanlardan ustalıkla kaçındı hızla kaybolan yemek. Güçlü bir canavar cesedi hızla sürüklemeyi başardı ve tartışmanın gürültüsü, talihsiz eşleri için kavga ederken, çocuğun mide bulantısı oldu. Kolları yorgun ve sertti, başı ise sallanıyordu ama cesurca kürek üzerinde çalıştı ve nehrin bir kıvrımına ulaştı. Bu kıl payı bir kaçıştı ve Piyank bir şey öğrenmişti ders, bir daha asla boş bir dereye kütük vurmayacak. Tekne aniden durdu. Sanki bir pivot üzerinde dönüyordu. Sayısız girdaplardan birinde yakalanmış, küçük bir kol deresinin ağzında. Kanalı ele geçirmek için yoğun bir çaba gösterdi. Bankayı sarıldı, kendini kurtarmayı umuyordu girdabından çıktı, ancak outrigger bazı yabani otlara dolandı ve tekne yavaşça devrilmeye başladı.
Telaşla ulaştı uzun lipa avuç içlerine doğru, başının üzerinden başını salladı ama zayıf sapları kolayca teslim oldu ve neredeyse tekneden fırlatıldı. Kıvılcımlı su, sanki onun üzerine gülüyormuş gibi çaresiz gemiyi okşadı, onu göğsüne daha da yaklaştırdı. Banka sarsıldı, bahşiş veriyordu, bir miktar su gönderdi. Piang'ın ters çevrilmiş destek üzerine attığı tüm ağırlığı hiçbir etki etmedi. Çaresizce baktı yeşil, dönen derinliklere doğru. Yapılacak tek bir şey vardı. Derin bir nefes aldı, krizesini yakaladı ve dalışa daldı. Aşağı, aşağı. Çekilen akım ve onu çekiştirdi, kum ve çamur akıntısı onu kör etti ve neredeyse nehre sürüklenecekti. Ama yakalaymayı başardı, teknenin etrafına dolanmış kökleri tutup sonunda bankayı serbest bıraktı. Bir sıçrayarak nehir boyunca ilerlemeye başladı. Boş kabuk, dalgaların insafına kalmıştı, deli gibi dans edip oynanıyordu ve Piang neredeyse bir darbeyle sersemletildi yanından geçerken destek tarafından. Tekne timsahların arasına doğru hızla doluyordu ama o cesurca peşinden koştu. Hiçbir şans yoktu başarısız olursa onun için ona ulaşmak için. Fısıldayan fısıltılar ve su kenarındaki tüylü avuç içleri, ateşle irinleşen kötü kokan çamuru gizliyordu, sürüngenler ve timsahların evidir. Çocuk çaresizce tekneye ulaşmaya çalıştı ve tam umudunu kaybederken, dostça kaçak kaçakçının duraklamasını teşvik etti ve Piang'ın güçlü, genç eli destek tarafını kapattı. Sonra tırmanma görevine başladı geri. Ani bir hareket bankayı serbest bırakabilir ve o çılgın uçuşuna devam ederdi, ki Jane bunu durduramazdı. Gözünü zayıf görünen düğümden ayırmadan, sırt üstü suya atıldı ve outrigger boyunca ilerledi, bir ağaca tırmandığı gibi. Sonunda eli teknenin gövdesine dokundu ve dikkatlice dönerek üzerine oturdu bambu çerçeve. Tekneye atlamamak için elinden geleni yapabildi ama sabırsızlığını bastırdı ve solucan taramaya başladı, kenardan geçti. Kalbinin ortasında bir sıçrayış yaptı. Bankonun diğer tarafındaki suyun şıptısını bir şey gibi duyabiliyordu, ona doğru ilerledi. Girdap onu kurtaran tek şeydi, çünkü korkunç şeyin döndüğünü görebiliyordu, ona ulaşmaya çalışırken dönüp duruyordu. Çocuk neredeyse korkudan felç olmuştu. Timsah diğerinde olduğu sürece teknenin kenarında, güvendeydi ama şimdi. Düğüm gıcırdadı, kıpırdadı. Piang kahramanca bir çaba gösterdi, kendini sudan kaldırdı ve bitkin halde tekneye düştü. O da bir an bile değildi yakında. Destek baskı altında çökmeye başladığında çıkan çıtırtı sesi. Hırlama ve çıtırlama seslerine uygun bir eşlik etti, avından mahrum kalmış, suyu savrulup zayıf duvarlara ulaşmaya çalışan timsahın izini. Piang düşündü, hiç bu kadar hızlı suya sürüklenmemişti ve teknesinin kontrolünü asla ele geçiremeyeceğini düşündü. Daha yüksek ve net. Kıvrımın ötesinde savaşan canavarların sesleri geldi ve orada, onunla güvenlik arasında en son düşmanı gizleniyordu. Kızıl taçlı küçük bir şarkıcıdan küstah, saçma bir cıvıltı geldi, sanki tavsiye vermeye ve yönlendirmeye çalışıyormuş gibi. Zor durumda olan çocuk, ciddi, yuvarlak gözleri ona bakıyor, aptallığını azarlıyor ve azarlıyordu. Piang, onun üzerinde dizleri, akıntıyla mücadele ediyor, dinleyicisinden habersizdi. Yavaş yavaş tekneyi döndürdü ve doğrudan timsahın yanına doğru yukarı doğru yöneldi. Şaşırdım, bu ani taktik değişikliğiyle burun kıvırdı ve iğrenç çenelerini açtı. Piang bu pozisyonda yakalamayı umuyordu, bu yüzden, mümkün olan en hızlı şekilde ilerleyerek dikkatlice nişan aldı ve bıçağını ağzına fırlattı. Ayağa kalkarken mızrak hazır haldeydi, bıçağın etkili olup olmayacağını görmek için bekledi. Yaratık sendeleyerek suyu kesti, kan dondurma yaptı, bağırdı ve sırt üstü döndü. Öldü. Bir timsah, son nefesini vererek karnında kalmak için savaşır, çünkü ölü değilse, döner dönmez boğulur. Piang silahını istiyordu. Hayvanın cesedi akıntıya yakalandı ve hızla aşağıya doğru geçti. Ama çocuk, aşağıdaki kargaşla uyarıldı, onu takip etmekte tereddüt etti. Ancak bıçağının kendisi için çok değerli olduğunu fark etti ve yine acil bir ihtiyacı olacağını bildiği için çirkin bedenin peşinden koşmaya başladı. Parıldayan dalga setleri ve büyüyen yükleriyle birlikte canlandı, bazen onu bazılarına çarptırıyordu, yine nehrin çok ötesine taşıyan bir kütük. Sanki peşinden kaçmak için kasıtlı olarak yardım ediyormuş gibi. Piang, bankasını ustaca izinden yönlendirdi ve sonunda mızrağını yanına saplayarak onu kendine doğru çekti banka. Bıçak, korkunç çenelerin derinliklerine saplanmıştı ve Piang,
Onlara uzanmaya cesaret edip etmediğini merak etti. Baktı. Yakın mesafede gördüğü ilk dişlerine baktı ama titremeyle hatırladı, zehirli dişlerin yarattığı yaralara yardım etmişti. Cesaretini toplayarak yavaşça elini ağzına uzattı. Büyük, ıslak dil eline düştü, güçlüler çeneleri spazmotik bir şekilde titredi ve boğazından çıkan sıcak, pis kokulu buhar onu hasta etti. Bıçağı, onu alması gerekiyor. Umutsuzca sapı çekti, tutuşunu gevşetmiyordu. Piang'ın her yerine soğuk ter döküldü. Yeni bir ses onu tutukladı. Aşağıdaki timsahlar, ikinci kurbanın kanını çoktan koklamış ve onu bulmak için yukarı doğru dalıyorlardı. Çocuk düşündü, bıçak asla çıkmazdı. Çalıştı, döndü ve sonunda o kadar ani oldu ki dengesini kaybetti ve hızlı bir dönüşle bedeninin bir başka eğilmekten kendini kurtardı. Piang için şanslıydı ki zamanında bitirdi. Viraj boyunca nehirde, doğrudan ona doğru ilerleyen, kalabalık, acımasız leşçiler geldi. Hızla kendine geldi ve ilerledi. Hırıltı ve kavga giderek uzaklaştı, huzurlu nehir uzanıyordu önünde, gümüş bir yol gibi onu güvenliğe çağırıyordu. Ve Allah'a şükran duası etti, o korkunç ölümden kurtulmuş olduğunu. Neredeyse akşam olmuştu. Piang, bankasını kıyıya sürüp ilk gecesini geçireceği köye giden patikaya çıktı. Kendine güvenle ormanda yürüdü, toplanan gölgeler arasında kolayca yol aldı. Kısa sürede sesler ayırt edilebilir hale geldi ve tom-tomların akşam serenadını çaldığını duydu. Köpekler uluyor, kadınlar sohbet etti, erkekler kavga etti. Piang için bu, her zamanki günün barışçıl sonunu temsil ediyordu. Açıklığa doğru yürüyüp Dato'nun kulübesinin önünde durduğunda, meraklılar etrafında toplandı, anneler. Görmek için Stranger'ın kasları çocuklarınınkilerle kıyaslanabilirdi, kızlar. Cazibelerini sergileyecek, çocuklar. Onu gözleriyle ölçeceklerdi. Piang sadece çocuklarla ilgileniyordu ve Dato ona geleneksel selamla karşılık verdiği anda misafirler için. Pelota maçlarının kesintiye girmesine huzur içinde bırakıldı. Tropiklerde alacakaranlık hızla gelir. Karanlık çöktüğünde, her aile pirinç tenceresinin yanında çömelmişti ve gece sessizliği derinleşti. Köy uyudu. Piang barınak istememişti, davet edilmemişti ama sessizce, garip Moro kodlarına göre misafirperverliği kabul etti. Uyku mahalledeki sakinleri ele geçirdi. Ama ormanın her yeri geceye uyandı. Zehirli çiçekler başlarını kaldırdı, ölümcül nemi içine çekmek, aç pitonlar su çukurlarındaki sessiz nöbetleri. Gece dolaşanları, karanlıkta daha savunmasız yaratıklara saldırmak için sessizce ilerledi. Ve sonra, tüm bunları anlaşılmaz orman nöbet tutuyordu, bu büyük yaşam planında, insan ve hayvan üzerinde sessiz yargılar veriyordu. Yumuşak kadife yeşille çerçevelenmiş bir ayna gibi, göl, Piang'ın üzerine döküldü. Hala öğle sıcaklığında, hareketsiz su parıldayarak parıldayıyordu ve parıldayarak, güneşin güçlü ışınları sanki en dibine kadar işliyordu. Yusufçuklar ve örümcekler neşeyle kayıyordu etrafta, dantelli deniz yosunları ve mercan ormanları arasında bekleyen, her zaman tetikte olan balıklardan kaçıyordu. Uzun, görkemli palmiyeler, devasa eşlerinin üstünde, berrak derinliklerde yansımalarını aramaktan utanmış, ama hafif bambu ve nipa palmiyeleri, hafifçe sallanıyordu suyun üzerinde, aynalarındaki görüntülere sevinç dolu hışırtı ve sohbet ediyorlardı. Piang derenin ağzından süzüldü ve geniş su tabakasına hayranlıkla baktı. Gölün ve onun hikayeleri, harika yüzen adalar, onu daha doğrudan olan adalardan çekmişti. Ganassi zirvesine giden yolu ve merak ucalarından birini hevesle aradı. Gözleri uzaktaki yeşil bir noktaya odaklandı. Hareket ediyor, dönüyordu ve aniden, dans eden, eğlenceli adalardan oluşan bir filo belirginleşti. Piang neşeyle başladı takip etmek. Birini görmek, dokunmak istiyordu. Hızla suyun içinden uçtu. Sanki amacını fark ediyormuş gibi, göçebe adalar ondan kaçtı. Birini seçtiği anda, büyüsü daha da gösterdi. Kaçıştı ve diğerlerinin arkasından kaçtı. Dev bir mayıs direği gibi, en büyük ada, birkaç küçük direği tasmada tutuyordu, bu da onların etrafında dönmesine ve birbirine geçmesine izin veriyordu. Ana adada kök salmış asmalar ve sürüngen hayvanlar. Maymunlar ve orman yaratıkları, bu doğal yollarda korkusuzca sürünüyordu, halatlar, bir adadan diğerine atıyordu. Hablar kuşları ve egretler, pirinç ve yabani meyveler üzerinde kavga ediyordu. Piang yakalandı, bir adada, bir ağaca çömelmiş bir misk kedisi görüntüsü.
Muhtemelen ada burnunu çekerken o ağaçta uyumuştu. Ana karada uyanıp sürüklendiğini fark etti. Bazen bu yüzen adalar, yıllarca kıyıya bağlı tutulurdu. Laiana, tropikal ormanların tırmanış bitkileri ve bajuca, orman ipi, birbirine dolanıyor. Ancak er ya da geç, vahşi bir fırtına onları tekrar dolaşmaya yönlendirecek. Erken dayak yerleşimcilerinin tuhaf hikayeleri vardı. Bu Borneo korsanları, adaletten kaçmak için Mindanao'ya kaçmış, birçok kişiyi getirmişti. Sultan kabileleri arasında kök salıp meyve verecek, zalim ve korkunç gelenekler. En sevdiği bir eğlence dayakların. Esirleri sokakta bir adaya bağlayıp, onu yavaşça ve cazip bir şekilde devasa şelalelere götürerek bağırarak yönlendirmek için çalışmıştı ve uçuruma dalarken sevinçle dans ediyordu. Elleri bir şeyin üzerine kapandı. Göl, bir peri diyarı gibiydi. Mor lotus çiçekleri tekneyi çevreliyordu. Piyank ellerini serin suya daldırdı ve uzun ince köklerle onları çekti, zambaklar güzelliklerini sunuyordu ve kısa sürede banko, kokulu ve parlak bir süsle birleşti, çiçekler. Piyank şakacı bir şekilde, bir adanın izinde süzülen bir sarmaşığa yakalandı. Doğal tekne onu nazikçe yönlendirdi, döndü ve ileri geri dönerek neşeyle güldü. Adalar çok komikti. Şakaları neredeyse insana benziyordu. Bazıları düzenli güzergahlar ve posta tekneleri gibi aynı noktaya defalarca dokunur, akıntı onları yakaladığında aceleyle ilerlerdi. Diğerleri kötü niyetle, daha sistematik kardeşlerinin yolunda sapıyor, onları inatçı bir şekilde vurup sarsıyordu. Özgürlüğün neşesi Piyank'ı heyecanlandırıyordu, doğayla ve gizemleriyle olan samimiyet, içinde daha fazlasını bilme, hissetme arzusunu uyandırdı, daha fazla ve talihini bekleyen uzak zirveye baktı, yaşlı Münzevi Ganasi'nin gerçekten olup olmadığını merak etti, gelişini bekliyordu. Öğleden sonra Piyank, ormanın kenarındaki çalılıklardan yükselen, ağır buhar benzeri bir buharın farkına vardı, atmosfer aniden yapışkan ve baştan çıkarıcı hale geldi. Neredeyse bir an içinde, parlak güneş ışığı söndü ve gri bir renk, alacakaranlık gölün üzerine çöktü. Korkmuş kuşlar, çığlık atan, aceleyle yanlarından geçiyorlardı. Su kenarında bir geyik su içiyor, ormanın içinden hızla koştu. Su üzerinde hafif bir kaş çatma belirdi, esinti Piyank'ı serinleştirdi. Uzaktaki ağaçlar gibiydi, neredeyse 2 kat bükülmek, görünür bir sebep olmadan, sadece rüzgarın esintisi, sonunda tüm vadini süpürdü ve orman önünde titredi ve sallandı. Fırtına canlı bir şey gibiydi. Öyle gölün huzuruna kötü bir dahi gibi gel, öfkesini doğaya ve yaratıklarına fırlatıyor. Piyank hiçbir tayfunda yalnız olmamıştı. Şaşkınlıkla etrafa baktı, nerede sığınak bulacağını merak etti. İzledi, kuşlar, hayvanlar. Teknesi bir şeye vuruldu ve gürültü yaptı. Bir ada ona çarpmıştı ve fark etti, güzel oyuncakların bir tayfunda ne kadar büyük bir tehdit olabileceğine hayal kırıklığıyla yaklaşıyordu. Fırtınaya karşı mücadele eden Piyank, adaların yanından geçti. Kıyıya ulaştı, bankosunun altını yukarı çevirdi ve altına süründü. Şiddetli rüzgar, gevşek nesneleri savurmaya başladı, ağaçların dallarını koparıp onları sanki kırmızı gibi havaya fırlattı. Bir kokos fıstığı yere çarparak, Piyank yakınlarında yere çarptı, bir tane daha düştü, bir tane daha. Sonra yağmur, selli gibi başladı. O büyük devler, devasa kovalardan dökülmüş gibi düzensiz düştü. Piyank'ın altındaki zemin sallanıyor, dalgalanıyordu. Bir ağaç yere çarptı, sarmaşıkları ve eğrelti otlarını kopardı. Bir teknenin hareketini deneyimlemeye başladığında, Piyank tamamen endişelenip bankayı kenara koşarak ayağa fırladı. Korku kalbine parladı. Ne oluyordu? Ana karaya inmiş ve bankosunu büyük bir ağacın altına koymuştu. Şimdi, bu ağaç sallanıyor, dalları yere süpürüyordu. Ağaç kökünden sökülüyordu ve toprak, Piyank'ın evinde ayakları yukarı sürüldü, kökler yüzeyi parçaladı. Bir sonraki ağaç da aynı şekilde devriliyordu ve gözleri hızla kaydırıldı etrafta, her yerde aynı korkunç resmi görüyordu. Bu güçlü zamanın anıtları, insandan daha yaşlı ağaçlar, oluşuyordu yataklarından koparılıp yere atılmış ya da destek için birbirlerine yaslanmış bırakılmışlardı. Sadece ağaçlar gibiydi Piyank'ın çevresinde, yok olmaya mahkum olan ve tehlikeli bir şey olmasına rağmen, Piyank aramaya karar verdi. Başka bir sığınak. Birkaç zor adım attı ve suyun büyük düşüşü karşısında neredeyse şaşkına döndü. Hızla içeri girdi, yüzü, kendi yüzüne vurulmuştu.
başı acı ve tıslayan bir kütle. Kollarından ve bacaklarından akıyordu, onu ağır ve sakar yapıyordu. Bir ağaç destek olarak, ağırlığı altında inledi ve yere çarptı, zemin çöküyordu ve kendini batıyormuş gibi hissediyordu. Bir çığlıkla kendini kurtardı ve devrilmiş bir ağaca atlayarak çaresizce tutundu, uçan füzelerden kaçmayı umarak. Sadece, kendini başka bir ilerleme için toparladığında, kalbi bir yere sıçradı. Tayfun'un çılgın öfkesi arasında, hızlı bir sesle duyabiliyordu, nefes alıyor. Zemin endişe verici şekilde eğiliyor ve sallanıyor, ağaçları, zor durumda olan bir geminin direkleri gibi savruluyordu. "Linak, deprem," diye inledi Piyank. Çocuk, cesurca bıçağı elinde tutarken sessizce ilerledi. Her neyse, o kütüğün altında saklanıyor. Piyank şansını denemesi gerekiyor. Bulunduğu yerde kalsa, kesinlikle ağaçların devrilmesiyle ölecekti. Ayakları emiyordu ses. Canlı bir şimşek onu kör etti ve su duvarını zorla aşmak için elinden geleni yaptı, üzerine vuruyordu. Umutsuzca çaba göstererek, kendini sarmaşıklarla sürükleyerek, bilinmeyen hayvanı geçmeyi umuyordu. Zıplayabiliyordu. Ama dallar kıpırdandı ve o, bir çığlıkla geri fırladı. Babui, yaban domuzu, nefesini tuttu. Yaratığın başı öfkeyle sallandı, dişleri açık ve küçük kırmızı gözleri öfkeyle parlıyordu. Babui, Piyank'ın şimdiye kadar gördüğü en büyük dişlere sahipti ve bolosunu sıkıca tutarak bu aceleyi karşılamaya çalıştı. 1 saniye, 2 saniye, gerilim korkuyordu, Piyank neden domuzun saldırmadığını merak etti. Neredeyse dayanabileceği kadar zorlanmış, ayağa kalktı, sert bir şekilde ve soğuk. Bekliyordu. Rüzgar nefesini keserdi, yüzüne çarpan su seli onu gözlerini kırpıp nefes nefese bıraktı. Ve yine de o vahşi şey pençesini okuyor ve burun kıvırdı. Hayranlıkla Piyank, acımasız, uykulu gözlere baktı ve sonunda fark etti öfkelerinin bir kısmını kaybettiklerini, dişler süngerimsi toprağa battı, baş daha da aşağıya indi. Babui bir mahkumdu. Düşmüş bir ağaç tarafından yere sıkıştırıldı. Piyank'ın ilk hissi rahatlamaydı. Ama hayvana acıma ve kendine korku, onu henüz karşılaşılması gereken yeni tehlikelerin farkındalığına uyandırdı. Yoğun ormana dalmalıydı. Sadece kısa bir mesafeydi şimdi. Tekrar baktı. Babui'nin kendini özgür bırakamadığından emin ol, sallanıyor ve inliyordu, hareket edemiyordu. Piyank talimatlarını almak için durduğunda, toprak büyük bir sarsıntı yaptı ve yüzü üste serildi. Bir süre şaşkın yattı. Birkaç dakika sonra dizlerinin üzerine kalktığında, hafifçe süzülüyormuş gibi hissetti. Sarsıntı ve titreme durdu ve yer yatıştırıcı bir şekilde sallandı. Piyank, ormana döndü, adım atmak üzere olduğu yere. Olabilir. Gözlerine inanıyor mu? Neredeyse korkudan uyuşmuş halde, aptalca uzaklaşan ormana baktı. Karadaydı ama yüzüyordu. Ormandan uzaklaşıyordu. Piyank, yüzen bir adaya sığınmıştı. Umutsuzlukla etrafına baktı, yoğun yağmurun içini delmeye çalıştı. Adanın tam kenarındaydı ve neden göle sürüklenmediğini merak etti. Yatağından koparılan bitki örtüsü suyun içinde sürükleniyordu, göçebe adası öfkeli dalgalar üzerinde dönüp dans ederken. Dalları suya sarkan bir ağaç çekildi yatağından çıkar, adanın bir kısmını sürükleyerek, onunla birlikte. Uzun bir sarmaşık, akıntıya karşı kendini toparlamaya çalışıyordu, adanın sığınağına yeniden ulaşmak için. En çok böyle görünüyordu, canlı gibiydi ve aniden Piyank ürpererek onun canlı olduğunu fark etti. Bir piton, düşen ağaçtan düşürülmüştü ve sürükleniyordu. Sadece kuyruğunun ucu bir kütük etrafında dolanmıştı, çaresizce geri dönmek için çaba gösterdi ve Piyank korkuyla izledi. Mücadeleleri giderek zayıfladı ve sonunda başı dalgaların altına battı ve direnmeyen kriperler, yıkıma sürükleniyordu. Piyank, ayakta kalan tek ağaca yorgun bir şekilde yaslandı, suyun düşüşü, gövdeyi yırtıp üzerine döküldü orman çocuğu ve gözlerini korumak için elini kaldırdı. Yalnız ağacı neyin kurtardığını Piyank hayal edemiyordu, ta ki kabuğunda küçük elmas şeklinde bir kesik keşfetti. Titreyerek geri çekildi. İçinde 2 çapraz okey oyulmuştu elmas. Bu, Müslümanlara karşı çok nefret eden başka bir dayak geleneğiydi, ağaç, bir Borneo şefinin lahitiydi. 100 yıl definden beri geçmiş olmalı, kesi için, neredeyse yok olmuştu. Ama Piyank, düşmanının mumyasının ağacın kalbinde vahşi bir onurla yattığını biliyordu. Ve dayak inancının, ağacın düşemeyeceği ya da çürüyemeyeceği olduğunu savundu. Adanın diğer tarafına savaşarak ulaştı. Açık hızla ilerledi.
Korkmuş hayvanların çığlıkları anakaradan hafifçe geliyordu, yere vurulmuş kuşların çığlıkları gürültüyü deldi. Adada bir sarsıntı yaşandı. Sanki güçlü ahırtlar ayrılıyormuş gibi bir yırtılma sesi duyuldu, tüm ayin ayağa kalktı yine de, sonra büyük bir çarpışma geldi. Sadece bir saat önce Piang'ın birlikte olduğu filoyla çarpışmıştı. Kesinlikle ormanın dağınık parçaları birbirini paramparça ederdi. Gri bir çizgi Piang'ın yanından geçti ve korkmuş bir maymun düşündü, diğer terk edilmişten kendini kurtarmak için neredeyse Babu'ya iniyordu. Ne çocuğa ne de Babu'ya aldırmadan, maymun bir kütüğün yanından kısıldı ve başını sakladı, acı bir şekilde inledi. Soluk bir ışık karanlığı deldi ve yağmur geldiği gibi aniden durdu. Piang izlerken, kalbi bir şekilde sıçradı, fırtına azalır. Birden doğruldu ve, yeni bir ses yakalamak için kulaklarını zorladı. O derin, uzak gürültü neydi? O kadar acınası bir çığlık çıktı ki, hatta ölen Babu'yu başladı. Şelale. Onları net bir şekilde duyabiliyordu ve çılgınca hızla onlara doğru koştuğunu fark etti. O şelalelerin gürültüsü giderek daha da yükseliyordu ve Piang'ın sadık kalbi isyan etti. Orada öyle durmazdı, bir dayak mahkumu. Bir şeyler yapacaktı, kendini kurtaracaktı. Alevli bir flaş gökyüzünü yardı ve Piang onu gördü, Ganassi zirvesi, kaşlarını çatarak bulutlarda alçalıyor. Ganassi, keşke bilseydi. Hayır, çok geçti. Şelaleler açlıkla kükredi ve adanın yıkıma sürüklenmesini hiçbir şey engelleyemedi. Yavaşça Piang, tam boyuna yükseldi ve kollarını kavuşturarak, cesurca ölmeye kararlı oldu. Artık üst şelaleleri görebiliyordu, başının üzerinde yüksekteydi ve altındaki daha büyük şelaleleri hayal etti, adasını yutmayı bekleyen şelaleler. Denedi, böyle bir durum için duayı hatırlamasıydı, ama hiçbiri ona gelmedi. Allah'tan başka tanrı yoktur, diye mırıldandı korkmuş çocuk. Ada tekrar sallanıyordu, engeller onu yakaladı, etrafında döndü. Vurduğu her şey, pervasızca yolculuk parçalarını kopardı, yavaş yavaş küçüldü. Işık giderek daha net oluyordu ve Piang sizi bekleyenleri görebiliyordu, onu. Şelalenin başında devasa kayalar yükseliyordu ve sakin bir şekilde, düşüşten önce öldürülüp öldürülmeyeceğini merak etti. Durduğu adanın kenarı çökmeye başladı ve birkaç dakika içinde ölmesi gerekiyordu ama içgüdü onu hareket ettirdi, diğer tarafa. Yürümeye çalıştı ama her adımda zemin çöktü. Bir ağacın gövdesi boyunca sürünerek ilerledi ve beklenmedik bir şekilde maymuna rastladı. Küçük yaratık hala kütüğün yanında kıvrılmıştı ve Piang'dan korkmuyordu, daha yüksek sesle inledi, hızla yaklaşan tehlikeyi hissediyormuş gibiydi. Birden maymun ağaca atladı ve Piang gözleriyle onu takip etti. Daha büyük bir şey için kendini toparlıyor gibiydi. Sıçrayış. Burus örümceği izlerken, Piang da hayranlıkla gözlerini küçük vahşi şeyden ayırmadı. Yavaş yavaş farkına vardı. Maymunun keşfettiği, kaçış yolu. Ada sapmıştı ve kesinlikle onu ikiye bölecek bir devasa kayaya hızla yaklaşıyordu. Üzerinde, suyun üzerinde sarkan sarmaşıklar ve ağaçlar büyüyordu. Piang sendeleyerek ilerledi ve bir şekilde mezar ağacına ulaştı. Bir an duraksadı, batıl inançlı bir korkuya hayran kaldı, ölüydü, ama şiddetli bir gök gürültüsü onu korkutup, hemen tehlikesi dışında her şeyi unuttuğuna zorladı. Sadece birkaç an vardı solda. Ada sarmaşıkların arasından geçmeden önce ağacın tepesine ulaşabilirse, kendini kurtarabilirdi. Elleri titriyordu, ölülere kutsal olan çentikleri arıyordu. Hızla yukarı tırmandı. Dikenler yorgun uzuvlarını deldi, asmalıklar ve sürüngenler vahşi davrandı, ona bağlanmaktan keyif alıyorlardı. Maymun bir uzağa zıpladığında ağaç salladı ve hareket öyle görünüyordu. Piang'a yeni güç kazandırmak için. Kalkmaya çalışırken bir sakinlik geldi. Maymunu dikkatle izledi ve çömeldiğinde, bahar için Piang, yaklaşan sarmaşıklarda onu tutacak kadar güçlü bir tane aradı. Bir an içinde her şey bitecekti. Ya çok erken ya da çok geç atlasaydı? Ya asma çok kırılgan çıkarsa? Maymun, sıçrayıp atlamak için çömelmişti. Piang'ın tutunduğu dal, ağırlığı altında bükülüyordu. Maymun havada parladı, umutsuzca bir yakalama ve gözden kayboldu. Sersemlemiş halde Piang takip etmeye hazırlandı, nefes nefese şansını izledi. Dudaklarında bir dua ve büyük bir çabayla, doğrudan uzaya fırladı. Elleri küçük bir şeyin üzerine kapandı ve yuvarlak. Bir baş dönmesi kapladı. Üzüntüye kapı sarmağın, sanki bir vida gibi çözüldüğünü hissetti. Aşağı düştü, ayakları ıslak olana kadar,
adanın dünyası. Yine de sarmaşık çözüldü, ada kayaya çarptı. Piyank çaresizce asmaya tırmanmaya çalıştı ama gevşekliği direnç göstermedi. Ada yavaşça devrilmeye, şelalelerin üzerinden kaymaya başladı ve Piyank bir tane daha yaptı, kendini kurtarmak için çaba gösterdi. Sarmayı daha sıkı kavradıkça, hızla kalktı, neredeyse tutuşunu kıracaktı. Asmanın sıkıldığını hissetti, gıcırdadığını duydu ve, ağırlığı altında inledi ve sonunda onu adadan uzaklaştırdı, uçurumun üzerinde bir ağırlık gibi uzaklara savurdu. Bir sarkaçın sonu. Adası altından kaydı, onu havada asılı bıraktı. Orada asılı kaldığı anda, zalim olanı görebiliyordu. Aşağıdaki kayalar, kaynayan, buharlı su. Görkemli cenaze ağacı, düşüşe doğru nazikçe eğildi ve sert bir onurla, atlamayı başardı. Ölmekte olan Babui, uzaya fırlatıldı ve gürültüye küçük ölüm iniltisini ekledi. Sarmaşık titredi uçurumun ötesinde. Piyank hızlı bir nefes aldı, mide bulandırıcı bir his, sanki hızla düşüyormuş gibi. Büyük bir itekle sarmaşık geri sallandı, bir ağaca çarptı ve maymunun çevikliğiyle, Piyank güvenliğe tırmandı. Allah'tan başka bir tanrı yoktur, dedi gergin dudaklardan. Çocuk gözlerini, batmakta olan güneşe çevirdi, karanlığı delmek için. Bulutu, gökkuşağı, ağladı ve morarmış, kanayan yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Yanındaki bir hareketle irkişen Piyank, korkmuş maymunun başını kolunun altına sokmaya çalıştığını gördü. Almak, titreyen küçük yaratık gibi kalktı, Piyank onu göğsüne yastıkladı. Ve böylece bu tuhaf dostlar, çekingen, vahşi maymun ve nazik, vahşi bir çocuk, birlikte ağaçta çömelmiş, Tayfun'un doğanın çaresiz varlıklarına öfkesini püskürtmesini izliyordu. Ve her zaman bulutu daha da büyüdü. Piyank'ın kalesi Ganassi zirvesini sardı ve taçlandırdı. Sessizlik bunaltıcıydı. Piyank, sarmaşıklar ve yabani otların arasından sendeleyerek ilerledi. Yorgundu ve ayakları ağrıyordu. Asla olmaz mıydı? Zirveye giden yolu buldunuz mu? Ve gerçekten orada, 100 yıldan fazla yaşamış gizemli bir yaşlı adam var mıydı? Sikto o dağın bir yerindeydi, zirveye ulaşmaya çalışıyordu. Ve Pandita, ilk gelen çocuğun dediğini, gerçek cazibe çocuğuydu. İkisi de aynı gün köyden, yani mahalleden yola çıkmıştı. Sikto ormana dalmıştı, Piyank ise nehir ve gölü seçmişti. Duyduğu anda ürperdi, yolculuk sırasında yaşadığı birçok dar kaçışı hatırlamaktadır. Düşmanı Sikto şimdi neredeydi? Daha kolay bir yol bulsaydı ve zaten yaşlı Ganassi ile birlikte miydi? Büyücü çocuk ayinlerini alıyor muydu? Dağdaki bitki örtüsüne yabancı olarak Piyank, birçok garip meyveye dokunmaktan korktu, bu yüzden muz ve kokos ile yetindi ve su için içti devasa sürahi bitkilerinden gelen çiğ. Orman yoğundu ve hangi yöne gideceğine karar vermek zordu. Bu yüzden Piyank, yolunu bulmak için ağaçlara tırmanmak zorundaydı. Bir gün, tam uzun bir ağaca tırmanırken bir sesle irkildi. Bir şey, aşağıdaki çalılıkların arasından geçiyordu. Korkunç dağ hayvanlarının vizyonları aklından geçti ve aceleyle koştu, ağacın yukarısında. Yaratık geldi. Şimdi bir an durakladı. Şimdi sarmaşıkların ağına daldı, onları her zaman parçaladı. Piyank'ın yaptığı yolu takip ediyordu. Kendini garip bir yarı yaratığa hazırlayan çocuk, eğildi ve bekledi. Birdenbire irkildi. Soğuk bir ürperti onu sardı. O ses, bir sesti. Sikto'nun. Ağaca yaslanarak Piyank, fark edilmemeyi umuyordu. Ama Sikto ağacın altından geçerken, Piyank'ın yayı kaydı ve yere düştü. Sikto kenara atladı ve yukarı baktı. Oh, ho, güzel Piyank'ım, yani seni yakaladım, değil mi? Zorba, ağaca tırmanmaya başladı. Bir anlık Piyank uzakta kaldı. Her maymun gibi kolayca bir sonraki ağaca sallandı ve Sikto fark etmeden Piyank, uzak bir ağacın en tepesinden onu kışkırtıyordu. Sikto'dan daha çevik ve çok daha küçük olan Piyank, kolayca içeri girebiliyordu bu şekilde. Ve birkaç başarısız takip denemesinden sonra Sikto yere atladı. Kurnazca yürüyerek ilerledi, Sikto rakibini izledi. Piyank, peşinden geleni geçtiğini düşündüğünde yere kaydı ve yola çıktı. Savaş çığlığı ormanda yankılandı ve Piyank, hayatının hızlı ayaklarına bağlı olduğunu biliyordu. Düşmüş ağaç gövdelerinin üzerinden, yoğun kogon otlarının arasından Piyank kaçtı. Ayakları kötü dikenlerle delilmişti ve her şey, dokunduğu her şey ona karşı bir savunma yapıyormuş gibiydi. Bambu onun kıyafetlerine tutundu ve onu esir aldı, başuca sarmaşıkları silahlarını tutarak yere fırlattı. Sikto ona yaklaşıyordu.
Zavallı Piyank yolu geçtikten sonra orman, Sikto'nun takip etmesi oldukça kolaydı. Yukarı, yukarı, çocuk kaçtı. Bir açıklığa geldi. İçinden bir dağ deresi kabarıyordu. Güneş çarpıyordu. Çürüyen bitkilerden yükselen boğucu sıcaklık onun nefesini kesti ama Piyank koşmaya devam etti. Dağın yamacında esneyen o kara delik neydi? Bir nefes alarak Piyank fark etti perili mağaranın ağzını. Dere, dağdan hızla aşağı akarak mağaraya daldı ve kayboldu. Yaklaşık 2 mil sonra yüzeye çıktı uzaklaş. Burası en korkunç sürüngenlerin ve hayvanların eviydi ve kötü insanların ruhları orada yargı gününü bekliyordu. Piyank, kaçış yolu aramak için dik kayalıkları, geçilmez ormanı taradı. Tuzağa düşmüştü. Bir böbürlenen Sikto'nun ağlaması onu kararlaştırdı. Sikto korkaktı ve onu takip etmekten korkacaktı. Bu yüzden Piyank mağaraya doğru koştu. Eğer Pandita, Ganassy'nin gerçek cazibe çocukla birlikte olacağını söylediyse ve Piyank bu korumadan emin değil miydi? Piyank dışında kim vardı Charm Boy? Ancak Piyank'ın cesareti azalmaya başladı, mağaradan gelen soğuk ve nemli kokuyu yakaladı ama cesurca korkutucu görünüme daldı. Mağara, insan muhtemelen o yere daha önce hiç ayak basmamıştı. Yavaşça ilerleyerek, artan karanlığa baktı ama hiçbir şey göremiyordu. Bir çığlık onu irkitti, gözlerine bulduğu manzara kanını dondurdu. Sikto takip etmeye başlamıştı Piyank'ı. Ama tam açılışa geldiğinde, devasa bir piton mağaranın ağzından kaydı, devasa başını salladı, yan sağa. Sikto, korkudan titreyerek ormana çekildi. Ve Piyank, onu kaybolduğunu görünce tekrar dışarıda olmayı arzuladı. Sikto ile savaşmak, her şey. Mağarada o korkunç yılan ve bilinmeyen dehşetlerle sıkışıp kalmak yerine. Yoktu ancak geri döndü. Çünkü o nöbetçi, kayıp açıklıktan kaymaya devam etti ve Piyank cesurca, 2 mil mesafeye baktı yeraltı geçidinin diğer ucundan onunla aradaydı. Hava ağır ve küflüydü. Mağaranın kenarları ıslak ve kaygandı. Bir keresinde eli hareket eden bir şeye dokundu ve neredeyse bayıldı. "Ben gerçek cazibeciyim," diye fısıldadı ve hiçbir şey bana zarar vermez. Ganassy, mucize adam, benimle. İleri. Cesur ve kararlı bir şekilde çocuk devam etti. Koridorda boğuk bir çığlık yankılandı. Kendini sümüksü duvara yaslayarak Piyank dinledi. Sesi neyin çıkardığını hayal edemedi ve bıçağını kınından çıkardı. Bazen peşinden gitti dere yatağının, suya ayak bileğine kadar yürüyordu ama kaygan taşlar onu döndürdü ya da tökezledi. Ve adımını attığında hareket eden bir şeyin üzerine inledi ve suyun üzerinden sarkan dar, raf benzeri çıkıntıya atladı. Soluk bir ışık karanlıktan sızdı. Son muydu? Ama kesinlikle değil, birkaç yüz metreden fazla gitmemişti. Acele etti, ileri. Daha parlak, daha net büyüdü. Birden dere keskin bir dönüş yaptı ve kendini yüksek, kemerli bir odada buldu, yukarıdan gelen ışıkta parıldayan ve parıldayan. Piyank, gün ışığını tekrar gördüğüne o kadar sevindi ki, ne kadar solgun olsa da yeni tehlikeleri düşünmek için durdu ve hevesle ileri koştu. Çatlaklara tırmanmak için destek aradı ama duvarları kaplayan çürüyen sarmaşıklar ve yosunlar, dokunuşuyla çöktü ve cesareti kırılmış şekilde geri çekildi. Vücudunun altında bir şey çöktü ve dehşetle, bir iskeletin üzerine düştüğünü keşfetti. Burada daha önce bir adam bulunmuştu o zaman, o mu? Ancak daha yakından incelendiğinde, kemiklerin bir pektanın, yani bir maymunun kemiklerine ait olduğu ortaya çıktı. Yılanlar ve solucanlar iskeletten kıvrılıyordu, Piyank korkuyla geri çekildi. Korku hamadriyat ona baktı, zehirli kurbağalar ve kertenkeleler siper arayışına koştu. Bu zindandan kaçmadan önce kaç tane daha bu yaratıkla karşılaşacaktı? Ganassy onu koruyup güvenli bir şekilde oradan mı geçecekti? Bir şey çocuğa güvende olduğunu ve yenilenmiş olduğunu söylüyor gibiydi. Fate, yolculuğuna devam etmeye hazırlandı. Her yerde doğanın güzelliği kendini gösterdi. Soluk yeşil eğrelti otları, ışığa yalvaran kollarını uzatıyor gibiydi. Yosun umut ederek yukarı doğru süründü, kadife dokunuşuyla pürüzlü çıkıntıları yumuşattı. Büyük sarkıtlar ve dikitler, boğulmuş liken ve sürüngenlerin kucaklanması, bitki yaşamının saygısını umursamazca kabul etti. Piyank, yüce varlığı görmezdi çevresinin, aceleyle ilerlediği için. Dikkatlice kenara çıktı, temkinli bir şekilde elini uzattı. Sürprizleri önlemek için Bolo. Aniden bir tıslama onu dereye atlattı ve titreyerek karayola atladı. Dere onu tekrar güneş ışığına götürür müydü?
Yoksa bir daha asla nefes almayacak şekilde, yerin derinliklerine mi kazıyordu yaşam havasını? Sonunda, neredeyse umudunu kaybettikten sonra, uzaktan bir mina kuşunun sesini duydu. Orman, telaşla yolunu buldu, ileri doğru ilerledi. Diğer açıklıktaki nöbetçi eşinin geçişini engelleyip engellemeyeceğini merak etti. Gündüz, zayıf bir şekilde, uzun tünel, ormanın kutsanmış yeşilini görebiliyordu ama sevinç çığlığı susmuştu, güvenlik umudu yok oldu. Yine o hüzünlü çığlık mağarada yankılandı ve kendini kaybetmeye teslim etti. Kötülerin ruhları peşindeydi. Onu yakalayacak, onlara müdahale ettiği için bedelini ödeyecekti. Piyank, arkasındaki suda bir sıçrama duyunca sarsıldı. Destek için bir şeye yakaladı, elinden kıvrılarak çıktı. Korkudan felç olmuş çocuk neredeyse nefes alamadı. Sonra peşinde, gizlice, temkinli, dayanıklılığının sonuna ulaştığında Piyank döndü ve mağaraya baktı. Bir şey durdu, mızmızlandı ve bir çizgi onun yanından geçti. Canlı bir yaratığın pis kokusu onu kendine getirdi ve endişeli gözler, bir civet kedisinin silüetini, açıklığa doğru ilerlediğini fark etti. Son birkaç çubukla mücadele ederken Piyank, hayatında hiç bu kadar çok çalışmadığını düşündü ama sonunda yattı. Güneş, güvende, özgür ve korkusuz. Piyank 2 gün boyunca yukarı çıkmaya çalıştı. Her şey ona garipti, bitkiler ve ağaçlar ise alçak topraklar. Küçük tomurcuklarla kaplı avuç içleri, korkunç Pekta'nın beslendiği yerler ortaya çıkmaya başladı ve Piyank endişeyle taradı ağaçları. Ormanda Pekta'nın gücüne sahip hiçbir yaratık yoktur. Sadece timsah ve piton aptaldır, saldıracak kadar var. Ama timsahın çeneleri parçalanır ve piton paramparça edilir. İsim ormanda yankılandı ve titreşti. Kim aramıştı onu? Korkuyla titriyordu, endişeyle dolu. Piyank bir ağaca sığındı. Dallardan çevredeki ormanı taradı. Perili yerden onu takip eden bir ruh muydu mağaradan, yoksa nefret edilen Sikto muydu? Bu sefer yumuşakça geldi, sanki daha uzaktan. Çalılık hareket etti ve Piyank bunun böyle olmaması için dua etti, onu yok etmeye gelen bir ruh olmasın. Çalılık hışırdadı, çatladı ve parıldayan beyaz bir baş belirdi. Piyank gözlerini kapattı, olacaklardan korkuyordu. Neredeyse bayılacak şekilde kaydı, tutuşunu kaybetti ve dalların arasından çarparak geçti. Düşüşten sonra şaşırmıştı, bilincini geri kazanması bir süre sürdü ama farkına vardığı ilk şey, sıcak bir nefesti yüzünde. Yavaşça gözlerini açtı, rüya görüp görmediğini merak etti. Orada, onun üzerine eğilmiş, harika bir beyaz geyik vardı. Şaşkın ve utanmış bir şekilde Piyank, o güzel şeye baktı. Elini uzattı ve hayvan yumuşak burnunu avucuna koydu, onun onu okşamasına izin veriyordu. Ne istiyordu? Bazı bebekleri başı belada mıydı? Kolunu geyiğin boynuna dolamış, Piyank kendine izin verdi, çok sayıda ayakla geçilmiş, iyi tanımlanmış bir yola götürülecek. Yine adı çağrıldı ama nedense korku kalbinden silinmişti ve çekinmeden ilerledi. Kısa süre sonra çok sayıda orman açıklığından birine geldiler. Güneş bu yükseklikte yanmıyordu ve Piyank derin bir nefes aldı, taze, tertemiz havanın nefesi. Kanat çırpması onu irkitti ve engellemeden önce, parlak bir mina kuşu etrafında döndü, başını nazikçe omzuna koydu. Yumuşak beyaz bir sis etrafında ve altında süzülüyordu. Bulutlar, o içindeydi, rüzgarın nefesi, endeydi ve burası periler diyarı olmalı diye düşündü. Bu sefer ses yakındı. Her iki yaratık da çağrıya yanıt verdi ve Piyank kendini yönlendirmeye izin verdi, ileriye. Geyik ve kuş, devasa bir banyan ağacının yanında durdu. Açıklıktaki tek ağaçtı ve bir dönümden fazla bir alana yayılmıştı, çevredeki creeperlar ve orkideleri barınağına çekiyordu. Piyank bu ağaçları daha önce görmüştü ama hiç görmemişti bu kadar büyük bir tane. Banyan devasa bir çadır gibidir. Her dal yere sürgünler gönderir, bunlar kök salır ve ek gövdeler oluşturur ve yıllar geçtikçe ağaç büyür arazisi. Yüzlerce adam bu orman tapınaklarının altında sığınabilir. Ses ağacın içinden geldi. Şaşkınlıkla Piyank, mina kuşunun güneş ışığında süzülüp kayboluşunu izledi banyanın içinde. Geyik bir an durdu, ciddi bir şekilde çocuğun gözlerine baktı ve görkemli bir ifadeyle ağaca doğru yürüdü. "Teşekkür ederim küçük dostlarım, Piyank'ı Ganassy'ye getirdiğiniz için," dedi içeriden gelen ses. Ganassy, demek burası hayalet yeriydi. Bu güzel doğal konut, korkunç Ganassy'nin evi. Beklentiyle Piyank bekledi. Ganassy miydi, bir adam mıydı, yoksa sadece bir ses miydi bu banyan ağacının kalbi?
O ağaca bakarken ruhun ona hitap etmesini ya da ortaya çıkan adama. Siyah, parlak bir kafa ve iğrenç bir piton kıvranma haliyle irkildi dallardan. Yılan, Piyank, hayvanları büyüleyebileceğini, onları tuttuğunu duymuştu, mistik güçleriyle esir tutulur, ta ki onları yutmaya hazır olana kadar. O zaman Ganassi, yılan şeklinde kötü bir ruhtu. Piyank alçak bir çığlık attı. Yani, küçük evcil hayvanım, Piyank'ı, cazibe çocuğu korkuttun. Bunu yapmamalısın. Yılan, sese karşılık vererek başını bitki örtüsünün arasından geçirdi ve gözden kayboldu. Ses, ona, cazibe çocuk, demişti. Piyank'ın korku azaldı ve titreyerek söyledi. Ey büyük Ganassi, bana kendini göstermez misin, Piyank'a? Çocuk nefessiz dinledi. Dallar sallandı, ayrıldı ve mina kuşu süzülerek geçti. Piton başı dik şekilde takip etti ve ardından ilk arkadaşının zarif beyaz formu geldi. Boynunda garip bir yaratığı tutuyordu. Küçük yaşlı adam bükülmüş ve buruşuktu, birkaç beyaz saç tutamı akıyordu çenesinden. Kaşları ve kirpikleri neredeyse kaybolmuştu. Dişsiz, neredeyse tüysüz olmasına rağmen, Ganassi'de bir şey vardı bu korku yaratmayı engelliyordu. Çünkü parıldayan gözleri nazikti ve ağzı nazikçe bir gülümsemeye bürünmüştü. Piyank diz çöktü. Evcil hayvanlarıyla çevrili münzevi ilerledi ve çocuğu kaldırdı. Küçük Piyank'ım, sonunda Ganassi'ye geldin. Yıllardır senin geleceğini biliyordu. Senin olmandan çok önce doğduğunu biliyordu ve kalbi seni ağırlamaktan mutlu oldu. Doğru mu ey bilge adam? Gerçek cazibe çocuk benim ve Kalipandapata'nın kabilesini zafere götüreceğim. Konuştun oğlum. Doğum gecesinde mistik yıldız, sahtekarın değil, senin üzerindeydi. Sikton'un değil. Düşmanının adını anınca Piyank hızla çevredeki ormanı taradı ama Ganassi'nin yumuşak kıkırdaması onu rahatlattı. Korkma evlat. Sikto sana asla zarar veremez, Ganassi'ye de ulaşamaz. Piton onu boğacaktı, mina kuşu gözlerini gagalayacaktı, nazik geyik onu yanlış yola çıkarırdı. Bunların hepsini nereden biliyorsun ey Ganassi? Soru cevaplanacak Piyank, çünkü sen cazibelisin. Ama başka dudaklar söyleyecek, bir daha asla konuşmamalılar. Girin. Ganassi, banyanın ince gövde köklerini geri tuttu. Merakla çocuk etrafa baktı. Ormanın tüm harikaları sanki bu kutsal yerde merkezlenmişti. Gövde ve hava köklerinden oluşan bir orman gözlerini karşıladı. Yukarıdan zarif ve nadir Vanda Lovi, meraklı çiçeklerini yanağını okşamak için gönderdi, koyu saçlarıyla karışıyor, garip kokularıyla havayı kokuyordu. Dallarda yuvalanan ağaç eğrelti otlarından minik başlar dışarı bakıyor ve tüylü yaratıklar cırıltı gibi karşılıyordu. Bir civet kedisi bir patisiyle tembelce yüzünü okşuyordu. Kurumuş çimenlerden oluşan bir yuvada büyük ve tüylü bir şey kıpırdandı ve uykulu bir şekilde, tam yetişkin bir pekta kendini gerindi ve Piyank'a baktı. Python ona yaklaştı ve kıllı bir pati uzatıldı, yılan gemisi kıvrıldı, maymunun yanına geldi ve mina kuşu maymunun omzuna uçtu. Piyank gözlerine inanmakta zorlandı. Burada her şey huzurluydu ve doğal düşmanlar savaşmayı ve öldürmeyi unutuyordu. Piyank, tüm bu yaratıklar senin arkadaşların olacak. Piyank, Ganassi'nin karşısındaki yumuşak çime oturdu, geyik başını Piyank'ın kolunun altına soktu ve yanına gömüldü. Sana vereceğim tılsım seni fırtınadan, tehlikeden ve aldatmadan koruyacak. Hiçbir fırtına seni yok edemez, hayvan yok farkında olmadan yaklaşabilir ve hiçbir adam sana yalan söyleyemek. Mindanao'nun bilge adamı, halkının rehberi olacaksın, adanın kalbi. Çocuk, yaşlı adamın sözlerini ciddi bir şekilde takip etti. Ulusun tüm gerçekleri öğretilecek ve bunları nesillere aktaracaksın. Piyank'ın yüzü aydınlandı. Sonunda birçok kafa karıştırıcı sorunun cevabını öğrenecekti. İstediğini sor çocuk. Sana dürüst ve haklı cevap vereceğim, her şeyi olduğu gibi, o zamandan beri olduğu gibi anlatacağım. Yaratılış gününden beri. Neden ey Ganassi, Muhammediler asla yabani domuzun etini yemez? Domuz etine dokunmamız yasaktır ama Hristiyanlar iyi bulur. Ganassi'nin kaşları bulutlandı. Hristiyanların tanrısını hiç duymadın mı? Hristiyanlardan nefret ettiğimizi bilmiyor musun? Çünkü onlar Tanrı'nın oğlunun bunu yapabileceğine inanıyorlar. İnsan tarafından mı öldürülecek? Ona Mesih diyorlar ama biliyoruz ki Kudreni Tohan, her yerde bulunan, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Tuhan'dır. Onların peygamberi İsa, bir keresinde Büyük Mahomed'i ziyaret etmiş ve Mahomet,
odanın ötesindekileri ilah etmesini istediğinde İsa, güç göstermek istemediğini söyleyerek reddetmiş. "Doğru cevap ver, yoksa hayatınla ödeyeceksin," diye gürültüyle bağırdı Mahomet. İsa ise iki garip hayvanı olduğunu söyledi odada. "Yanlış," diye bağırdı Mahomet. "Şimdi öldürüleceksin. İki sevgili torunum o kapıların arkasında." Ama onlar öyleydi. Açılan kapılardan iki pis domuz dışarı koştu, İsa çocukları domuza çevirmişti. Ve böylece Piyank, gerçek bir Müslüman yemez yabani domuzun etini. Dikkat et, bir Hristiyanın bu hikayeyi duymasına izin verme, İsa'nın Mahomet'ten daha büyük olduğunu. Piyank şaşırdı. Halkının domuz etinden kaçınması şaşırtıcı değil. "Bana denizin yükselip alçalmasını ve gelgitlerin neden tekrar akıp gelgitlerini anlatabilir misin?" diye sordu Piyank. Ganassy'nin derimsi yüz hatlarında bir gülümseme belirdi. "Uzak bir denizde dev bir yengeç yaşıyor, deliğine girdiğinde su dışarı itilir ve dışarı çıktığında yiyecek için su akıyor." O kadar basitti ki Piyank içtenlikle güldü. Mina kuşu irkilerek bir uyarı attı ve Piyank'ın kucağına doğru uçtu. "Öldüğümüzde nereye gideceğiz?" diye sordu meraklı çocuk. Ganassy, Hristiyanların cennetin bulutlarda olduğuna inancını keşfetti. Şimdi bulutlarda değil miydiler? Bir çocuk doğduğunda, ruh kafatasında kalan açıklıktan bedene girer. Bu delik kısa sürede kapanır ve içindeki ruh kalır. Morrowind'da bir eve ölüm geldiğinde, evin sahibinin çatıya çıktığını görmedin mi? Gece boyunca orada mı kalacaksın? Bu, kötü ruh balbalın içeri girmesini engellemek içindir. Bu korkunç yaratık havada uçan bir şey gibi süzülüyor. Lemur gibi, bir maymun gibi. Korkunç kıvrımlı tırnaklarıyla çatıdan saman parçasını koparır, savunucuları dağıtır ve cesedi yalar, çatallı ateş diliyle birlikte. Bu ölen kişinin ruhu asla cennete ulaşmaz. Çekimin Piyank, onu uzak tutacak. Çocuk oturuyordu, ağzı açık, gözleri bakıyordu. Bir ruh, yerin derinliklerine götüren bir mağaraya yönlendirilir ve orada, iki devasa ağacın arasında, sonsuz ateşlere bakan dev Talyaku duruyor. Talyaku, yeni gelene kendisi için ne söyleyeceğini sorar. Ve ruhun şaşkınlığına, içinde bir şey cevap verir. Vicdan, tanık, cevap verir ve bu tuhaf hakemin kararına göre ruhun kaderi belirlenir. Eğer sadece kötü bir şey söylenemezse, ateşe atılır, iyi bir şey varsa, kutsanmışların evine geçmesine izin verilir. Hiçbir kaderle karşılaşmayan ruh cezalandırılır günahlarına göre. Yalan söylediyse ağzı ağrır, eğer hırsızsa elleri kaşınır ve yanar. Ve sonunda, ceza dönemi bittiğinde, önce cennete gider, günahlarından arınmıştır. Büyük maymun, derin uykuda o kadar insani bir horlama çıkardı ki Piyank güldü. "Pek de neden bu kadar erkek gibi görünüyor Ganassy?" "Çünkü bir zamanlar bir erkekti," diye şaşırtıcı bir yanıt geldi. Tembeldi ve çalışmak yerine ağaçlara tırmanıyor, Mina avlıyordu. Bir yoldaş sinirlenip ona lanet etti ve ona bir sopa fırlattı. Bu şeyler tembel adama yapıştı, çubuk kuyruk oldu ve lanet onu konuşmadan mahrum bıraktı. Kendinden utanan o ve ailesi ağaçlara çıktı, bir daha geri dönmedi. Bilge yaşlı münzeviye birçok soru soruldu ve hazır cevapları Piyank'ı şaşkın ama tatmin etmişti. Gece oldu ve garip arkadaşlar banyanın sığınağı altında birlikte uzanıp uyudular. Piyank çok mutluydu. Ganassy'ye ulaşmış, gerçek cazibe çocuğu ilan edilmiş ve sonunda görkemli tılsımı almıştı. Bazıları bunun yaratıcı tarafından Morrowind'a atılan bir yıldız olduğunu, güç simgesi olduğunu ve onu takanın ilahi bir anlayışla dolduğunu söyledi. Diğerleri ise bunun korsanlardan yıllar önce ele geçirilen Borneo'nun büyük elması olduğuna inanıyordu, o vahşi topraklardan. Piyank hangisi olduğu umurunda değildi, yeter ki parlak ve güzellikle parlasın. Herkes şu konuda hemfikirdir, parlaklığı göz kamaştırıyordu, görkemi eşsizdi. Ganassy, büyücü çocuğu 100 yıl beklemişti onu giymeye mahkum olanı. Ve sonunda yıldız, Piyank'ı şanslı çocuk olarak ilan etmişti. Piyank'ın rüyalarından geçti parıldayan altın mücevherlerin görüntüleri. Ve çocuğun dudaklarındaki mutlu gülümseme, yaşlı Ganassy'nin kalbini mutlu etti. "Kalk, kalk uykucu," diye seslendi Ganassy. "Acele etmezsen güneş seni uykuya daldırır." Piyank uykulu bir şekilde gözlerini ovuşturdu ve doğruldu. Yanında kıvrılmış piton bedenini görünce dehşet ve korku onu sardı, o ve pek de onu kayıtsızca süzüyordu. Kapıdan Ganassy, gülümseyerek onu izledi. "Gel, tebaalarım toplanıyor, hepsi kutsal tılsım törenine yardımcı olacak." "Çekim," Piyank hatırladı ve ayağa fırladı.
Dağın her yerinden yaratıklar Ganassy'nin garip çağrısına cevap veriyordu. Hava titremelerle doluydu, kuşlar ve maymunlar onlara doğru sallanıyordu. Ganassy her birine tatlı ya da meyve verdi. Piyank, hiçbir dato Ganassy'den daha görkemli bir saray sahibi olamaz, değil mi? Diye kıkırdadı yaşlı adam. Gerçekten harikaydı. Ganassy, orman halkı arasında herhangi bir kral kadar kraliyet gibi hüküm sürmüş gibiydi. Azarladı, övdü, okşadı ve azarlandı ve tüm canavarlar, küçük efendilerini seviyordu. Ganassy ciddi bir şekilde görevine devam etti. Göğsünden küçük bir nesneyi aldı, düzeltti ve okşadı. Piyank heyecanla titredi. Ganassy her hayvanı çağırdı ve onlar sevgili sese yanıt verdi. Piyank, yaratıklarım hareketimi onaylıyor. Bu kutsal tılsım. Bir ve tüm hayvanlar onu kutsasın ve hayatınız boyunca, inancınız varsa, hiçbir şey size zarar vermez. Piyank'ın gözleri garip ve gerçekten de hayvanlar onu Ganassy kadar doğal kabul ettiler. Zamanı geldi Piyank. Gökler seni bebeklikten beri gözetledi ve sen de değerini ve cesaretini çok kez kanıtladın. Times, seni ödüllendirmeye hazırım. Gel. Titreyerek çocuk ilerledi. Münzevi'nin önünde diz çökerken Piyank ellerini birleştirdi ve onun layık olması için dua etti, ona büyük bir onur verilecekti. Bilge adam nazikçe ellerini Piyank'ın başına koydu, yumuşakça birkaç kelime mırıldandı. Sonra çocuğun boynuna bir şey düştü. Kalkabilirsin Piyank. Artık yenilmez oldun. Ayağı fırladı, Piyank büyüğü taktı. Göremiyorum Ganassy. Güzelliğini ve ihtişamını görmek için kilidini açabilir miyim? Yaşlı adam dikkatle yüzüne baktı çocuk, onu ölçüyor, inceliyordu. Ya güzel, parlak ve parlak değilse oğlum, o zaman ne olacak? Ah, ama olmalı Ganassy. Dünyanın en değerli şeyi. Açabilirsin Piyank. Çocuk sakarca bağlamalarla uğraştı, gözleri hevesle cazibeyi arıyordu. Yüzü ifadesizleşti, gözyaşları onun gözlerinden doldu. Elinde maymun fındığı kadar büyük olmayan küçük bir kabak vardı. Cilalı timsah dişlerinden oluşan bir kolyeye asılıydı. Onun hayal kırıklığına uğramış gözleri Ganassy'nin gözleriyle buluştu, hala onu inceliyordu. Memnun değil misin Piyank? O zaman sana verilen büyük onura layık mısın? Bunun değerli olduğunu düşünüyor musunuz? Bir şey parıldamalı ve parlamalı mı? Piyank kendini topladı, hayal kırıklığını sakladı ve cesurca cevap verdi. Memnun oldum. Kabakları salla Piyank. Olgunlaşmamış büyümeden boş bir çıngırtı çıktı ve Piyank'ın yüzü aydınlandı. Değeri içeride olabilir. Kim bilir? Sadece Ganassy, mucize adam bilir ve o anlatacak kimse yok. Keskin yaşlı gözler, Piyank'ın yüzüne bakarken parıldadı. Gizem yeniden kuruldu ve Piyank mutluydu. Belki değerli taşlar içerideydi ve bir gün ortaya çıkacaktı ona. Sanki düşüncelerini okurmuş gibi, Ganassy şöyle dedi. Büyüsünü kullanmak için sağlam kalmalıdır. Eğer kabak kırılırsa ya da çalınırsa, hem sen hem de tılsım kaybedersiniz son zamanlarda ona verilen mistik gücü. Piyank, gücün kaynağı inançtır. İnan, dürüst ol ve dünyaya, sana ve Kalapandapata'nın halkına sadece sevinç getirir. Hepsinin üstüne bir sessizlik çöktü. Ciddi sözler Piyank'ı ayıltmıştı ve bilge adamın gözlerine baktı. Defol çocuk. Güneş doğuyor ve gidecek çok miliniz var. Bu gece sinyal ateşlerini yakacağım ve kabilenize şunu söyleyeceğim, geldin ve gittin. O Piyank, sonsuza dek Kalapandapata'nın halkının sevimli çocuğu. Ormanın kadifemsi alacakaranlığı, ateş ağacının parlak, kızıl tomurcukları tarafından, burada delilmişti. Haftalarca tüm Morrowind onların gelmesini beklemişti, savaş sezonunun habercileri. Hasat döneminde bu çalkantılı bölgelerde bir ateşkes olur, adalar toplandığında yerliler huzursuz olur ve fethetmek için yola çıkmak ister. Efsane, zaferin yalnızca ateş ağacı açan kabileye geldiğine zımniyet olarak inanılır ve Morolar sabırsızlıkla bu duyuruyu beklerler. Savaş sezonunu. Başkentleri Manila'ya aldırmayan bu neşeli küçük adalar, entrikalarla keyif alıyor ve orada. Morrowind'da, dövüşle kıyaslanabilecek bir spor değildir. Kabileler başkalarını fethetmek ve köleleştirmek için yola çıkar, adamlar ileriye bakıyor, bunu, yeteneklerini kanıtlamak için bir fırsat olarak görüyorlardı. Kadınlar, bu ihtimalden heyecan duyuyor. Yakalanma. Doğru, belki de vicdansız bir datonun kölesi olabilirler. Ama her zaman romantik bir ihtimal vardır. Hayallerinin kahramanının eline düşebilir ve onun Seraglio'nun favorisi olabilir. Piyank nerede?
Dato Kalipandapatan, bakır renkli bir köleye seslenerek selam verdi. Ormanda, en yüce olan. Açan ateş dalını arıyorum. İyi. Kalipandapatan, kollarını kavuşturarak kulübesinin kapısında durdu, beklentiyle, tek açılan açılışı izledi. Kaşlarını çatan orman, geliyor, geliyor, diye Beryo'da yayıldı. Hevesli sakinler, zamanın henüz olgun olup olmadığını öğrenmek için toplandılar. Aralarına ince, bronz bir genç koştu, üzerinde el sallıyordu. Bir dal başı var, neredeyse yeşil değil, ama kırmızı çiçeklerle alevlenmiş. Bir sessizlik oldu. Kadınlar, çocuklarını toplamak için onlar. Adamlar, silahlarını daha sıkı kavradı, genç çocuklar, şanslı Piang'a özlemle baktı. "Oğula," diye bağırdı Piang. Her dudak kelimeyi tekrarladı. Her diz bükülmüştü ve kabile, ayaklarının dibinde secde halde yatıyordu. Sadece eski Kalipandapatan ayakta kalmış, Piang'a memnuniyetle bakıyordu. Tam 2 dakika boyunca kalabalık hareketsiz kaldı. Palmiye ağaçları fısıldayıp çatırdadı, nehir, orman müziğine yumuşak bir eşlik gönderdi. Başlarının üstünde, ileri geri. Piang görkemli bir şekilde dalı salladı, sonunda, cesur bir ses talep edene kadar. Anting anting, yani, çekicilik, çekicilik. Piang, meydan okuyan bir şekilde göğsünü gösterdi, timsah kolyesinden asılı kutsal tılsımı ortaya çıkardı. Diş. Kalabalıkta inlemeler, heyecan dolu hıçkırıklar ve sabırsızlık protestoları vardı. Ama herkes başı eğilmiş kaldı, ta ki Ağustos kalıntısı tekrar örtüldü. Piang, yüksek, burunlu bir sesle ilahi söylemeye başladı, diğerleri de ayağa kaldırıp yaratmaya katıldı. Garip, monoton bir uzatma ses. Çocuk bir heykel gibi duruyordu. Dalı başının üzerinde tutuyordu, onlar etrafında dolaşıyordu ve etrafında dolaşıyordu. Daha hızlı döndüler. Çılgınca çığlık attılar. Bazıları düştü ve diğerleri heyecanla onları ezdi. Aniden çocuk ayaklarını yere vurdu ve keskin bir çığlık attı. Her göz ona, onu, nehre, diye bağırdı ve yolu gösterdi. 2 çocuk hızla ileri koştu ve dizlerinin üstüne çöktü, bir anda boşaldı. Kumda bir yer, köpek tarzında. Birçok büyü ve dua ile dal deliğe dikildi, nemli kum serildi, dikkatlice üssün etrafında dolaştı ve 2 gururlu çocuk izlemeye gitti. Ateş ağacının çiçekleri kavurma olmadan soluyorsa gün battığında. Kabile, sezon boyunca girişimlerinde başarısız olacağı kaderliydi. Çiçekler, ışınlara meydan okursa güneşin çiğleri yapraklarında dinlenene kadar. Eski Kalipandapatan, korkusuzca onun vahşi adamıyla karşılaşabiliyordu. Ormanın kardeşleri, uzun, sıcak günü sabırla beklediler. Birçok göz endişeyil kutsal ambleme yönelmişti, ama hiçbiri cesaret edemedi yaklaşır. Dalı bakımına bırakılan küçük moro çocukları, sessiz bir sabırla çömelmişti. Kelebek zarar görmedi narin yaprakları yakmak için, hiçbir uğuldayan arı toplamasına izin verilmezdi fincanlarının balı. Sıcak öğleden sonra sürüklendi. Piang ve Dato, dalın bilmesine izin verilen tek kişilerdi hala tazeydi. Ama sadece Piang, çiçeklerinin kabile gelip önceden haber vermeden önce serin bir dereye batırıldığını biliyordu. Zaferleri veya yenilgileri, Allah, ilallah, diye çağrı köyde çaldı. Gün batımı, dua saati, şimdi onlar bilirdi. Ciddi bir şekilde yaşlı Pandita Asin ilahiyi yönetirken, morolar yalvararak secde ederken. Ölen güneş, dağların üzerinden süzülerek dokundu her ağaç ve çiçek altınıyla birlikte. O gece mahallede büyük bir ziyafet ve kutlama vardı. Kadınlar en parlak saronglarını giydi, renk tonladı kına ile gümüş uçlu tırnaklar ve kaşlarını beyaz pirinç ezmesi lekeleriyle izlemişti. Adamlar, saçları muhteşem başörtülerle doluydu ve düğüm krisilerle dikenliydi. Çok renkli kuşaklarından asılı baronglar vardı, kempilanlar veya bololar. Ve kulaklarının loblarına küçük çanlar takılıydı. Muhteşem çizgili pantolonlar patlayacak gibi görünüyordu, şekilli uzuvların üzerine o kadar sıkı çekilmişti. Dal solmamıştı. Güneşin kavurucu ışınlarına dayanmıştı. Kalipandapatan yenilmezdi. Piang, diye seslendi Kalipandapatan. Berio'nun sesleri kısılmıştı. Onların datosu konuşmuştu. İsim tekrar edildi ve yavaş yavaş çağrı büyüğüne ulaştı. Boy, ayaklarını berrak bir dere boyunca boş boş sallıyor, meraklı balıkları çekip dağıtıyordu. Ayağı fırladı, dinledi ve hızla uzaklaştı. Şık ve düzgün yapılmış uzuvları güneş ışınında parlıyordu ve zarifçe üzerine atılmış sarong.
Omuz, rüzgarla yayılan bir alev gibi arkadan süzülüyordu. Uzun siyah saçlarının arasında kızıl ateş çiçeklerinden oluşan bir çelenk vardı, her yüzü yanından kaçırken parladı. "Yine işareti getirdin, Piyank. Ne zaman savaşacağız?" diye sordu Kalipan-da-Patan. "Sivaka'yı, yani haraçları, Cotabato'da sultana teslim edene kadar olmaz. Ateş ağacı henüz düşmanın ülkesinde çiçeklenmedi ve belki de güvenli bir şekilde geçebiliriz," diye yanıtladı Piyank. "Konuştun," dedi Dato ve avuçlarını gencin başına koydu. Savaşın gizli tutkusu Moroların göğsünde hareketlense de, dinlemek zorunda kaldılar. Piyank bilge bir büyü olduğunu kanıtlamıştı ve kabile ona itaat etmeli. Her mevsimde Sivaka, dik ve tehlikeli patikadan kıyıya doğru taşınmak zorundadır ve pirinç ve komoşuz, yani tatlı patates torbalarını taşıyan kölelere eşlik edenler, yolculuktan korkuyordu. Belirsiz yolun tuzaklarına ek olarak, geçilmesi gereken düşmanca bölgeler de vardı. Ve eğer düşmanların ateş ağacı açmış olsaydı, kesinlikle saldırıya uğrarlar ve muhtemelen yüklerinden mahrum bırakılırlardı. "Sivaka'yı koruyacak savaşçılara ihtiyacımız olacak, şef," diye hatırlattı Piyankali'ye. Şef başını sallayıp sessizce emir verdi. Her adam sokaklardan kayboldu. Geri döndüklerinde, gösterişli, dar pantolon yerine bol siyah giymişlerdi. Pantolonlar, savaş kıyafeti. Kadınlar, kadınsı doğaya sadık kalarak ağladılar ve yüksek sesle ağladılar, ama kalplerinde onlar da sessiz, monoton günlerin sona erdiğine ve önceki günlerin sona ermesine seviniyorlardı. Gece düşerken garip bir kota, yani kale içinde uyuyabilirlerdi, zafer kazanan Dato'nun kölesi ya da karısı olarak. "Piyank," diye fısıldadı yumuşak bir ses, büyücü çocuğun dirseğine. Ve döndü, küçük köle kız Papita'yı çekingen bir şekilde bakan gördü. "Yukarıda. Sikto seninle geliyor. Dikkat et, seni öldürür." "Korkmuyorum," diye gururla yanıtladı Piyank, "ama Sikto neden beni öldürsün?" Küçük kız, kutsal tılsımın gizlendiği Piyank'ın göğsüne ciddi bir şekilde dokundu. "Seni öldürürdü ki kabilenin cazibesi olasın," diye fısıldadı kız. Piyank neşeyle güldü, küçük çocuk arkadaşını koluna aldı ve oluşan kolonun başına sıçradı. Yine de Sikto'nun kurnaz, huysuz bakışını fark etti, köleler ve savaşçılar önünde eğilmişti. Tomtomların vurması, kadınların inlemeleri ve köpeklerin ulumaları arasında. Sütun tek sıra halinde ormana girdi ve kayboldu. Görüle. Piyank, endişeyıl ateş ağacının düşman ülkesinde süzülürken izledi. Ama henüz tomurcuklar vardı, kıpırdamamıştı ve sıcak yağmurların onları parıldatmaya teşvik etmemesine minnettardı. O gün boyunca parti çok çalıştı. Mesai kaplayan yoğun kogon otlarının arasından sessizce ilerledi. Başlarının üzerinde sarsılmış, saman rengi dikenler dalgalanıyordu. Keskin kenarları eti kesiyor, kumaşları yırtıyor, eski yaraları acıtıyor ve acıtıyordu. Onlara bir nefes bile ulaşmadı, geçilmez kütlenin içinden geçti ve güneş, acımasızca üzerlerine çarpıyordu. Uzun süreler boyunca yol, tünel yoluyla çimenler. Daha derinlere kadar sarılırdı ve burun deliklerini yakan boğucu toz tarafından neredeyse boğulurlardı. Patlama, kesmeliyiz. 2. Yani, dikkat et, adı Sikto. Tüm bolo çıktı, her vahşi hazırdı. Ama hat boyunca liderin, Sikto, bir yılanın üzerine basmıştı. Tamamen acımasız çimenlerle çevrili olan kolon durdu. Isı, fırın gibi bir şekilde artıyor, tünel giderek kötüleşti ve arkadakiler nefes nefese kaldı. Kavgayı duyabiliyorlardı. Liderler sürüngenle savaştı ve korkunç yaratığın pis kokusu rahatsızlıklarını artırdı. Sikto da salınıyordu. İleride, yatak benzeri çimenin üzerinde hafifçe adım attığında, ayağının altında bir şeyin hareket ettiğini hissetti. Matın çok altındaydı çimen, ama mümkünse yaratığı yok etmek akıllıcaydı. Piyank yardımına geldi ve yılan muhtemelen yemişti, çürüyen etle birlikte, bıçaklanarak öldürülürken korkunç bir koku yayıyordu. Kıvranan kalıntıları sütunun yolundan çıkarıyor, devam etti, boğucu tünelin sonuna gelip gelmeyeceklerini merak etti. "Yakında yağmur yağacak mı, Piyank," diye nefes nefese söyledi Tuğluvi, büyücü çocuğun arkasında çalışarak. "Henüz bilemiyorum ama gün batımında öğreneceğiz." Akşama doğru çimenler belirgin şekilde seyrekleşti ve buhar çıkaran, ağrıyan bedenler serin havanın saplardan hışırtısını hissetti. "Ormana yakınız, yakında serinleşeceğiz," diye iç çekti Kalipan-da-Patan. Evet, hava daha serinleşiyordu, tekrar nefes alabiliyorlardı, ama Piyank,
sabaha kadar soğuktan titreyeceklerini, gece yağmurun geleceğini biliyordu. Koklayıp aldı. Yağmur zorlu günde onlara yardım etmeye gelmedi. Geldiğinde bir sevinç çığlığı duyuldu. Kali, terleyen kabilesine endişeyle baktı. Günün muazzam sıcaklığından sonra, bu yağmur onları üşütecekti ve ateş kesinlikle peşinden gelecekti, onları hareket halinde tutmalı. Bir protesto fısıltısı duyuldu, hareket emri verildi, sadece 2 saat dinlenmişlerdi. Saat 9'da tekrar yola çıktılar, mücadele ettiler. Ormanda Mesa'ya karşı savaşmışlardı. Sağanak düz ve düzenliydi. Yoğun bitki örtüsünün arasından geçti ve koştu, ağaç gövdelerinden seller halinde aşağıya iniyordu. Zemin belirsizleşti ve Piyank, Kali'yi kırık uzuvlara dikkat etmesi konusunda uyardı. Birçok kişi için yol, yıkılmış ağaç gövdeleri boyunca uzanıyordu, yosun ve küfle kaygandı. Zemin o kadar tehlikeli hale geldi ki, Emir 4 ayak üzerinde sürünmek için görevlendirildi ve ilerleme acı verici derecede yavaş ve zahmetliydi. Sık sık yoldan sapıyorlar ve durmak zorunda kaldılar. Kolonun başındaki meşaleler titrek bir şekilde parlıyor ve titredi. Ama sadece karanlık daha görünür. Tükürdüler ve alevler parladı ama alevler direndi. Yağmur ve yorgun Morolar için onlar, korkunç orman gecesinde onlara rehberlik etmek için gönderilen iyi ruhlar gibi görünüyordu. Yolda dağılmış palmiye yaprakları, tabanlarında ayaklarını delen uzun iğne benzeri dikenler vardı ve çığlık. Tinik, yani, dikenler, gece boyunca sık sık çalıyordu. Sonunda her bir adamın yakın mesafede, sağlam bir sırada yürümesi gerekti. Elini önündeki adamın omzunda, lider, Kahui, yani, kütük, diye uyardığında, her biri engeli aşırken tekrar ediyordu ve biri düşerse sıranın yarısı devrilirdi. Tubik Maleyki, diye bağırdı Piyank. Yani, büyük su. Evet, nehrin donuk uğultusu yağmurun arasından açıkça duyuluyordu ve hepsi ormandan kurtulma arzusuyla hızlandı. Piyank onları yönlendirmeye çalıştı ama yürüdü. Suya battı ve gözden kayboldu. Ve dehşet dolu bir çığlık duyuldu, çünkü birçok timsahtan biri sürüklenmiş gibi görünüyordu onu alt. Yukarı çıktığında, dip için daha kötü değildi. Onları az inançları için azarladı ve sivri, bu onun cazibesine oldukça uygundu. Gecenin karanlığında yanlış hesap yapmıştı ve geçidi bulamıyordu. Bir çiseleme yağmur hala yağıyordu. Büyük tüylü bacaklı örümcekler suyun üzerinde kayarak her şeyi büyütüyordu, büyük nilüfer yaprakları şüpheli hareket etti, bu yüzden Kali gecenin geri kalanında kamp kurma emrini verdi. Morolar sessizce kamplarını hazırladılar. Alçak dalların uçları çatallı çubuklarla ustaca yere sıkıştırıldı, bu desteklerin üzerine, ağır çiğ ve yağmurdan koruyan yatakları korumak için kenevir ve muz yaprakları serpilmişti. Birçok denemeden sonra bir ateş canlandı, bu da orman halkını büyük bir rahatsızlık haline getirdi. Güzel bir altın sinek yakalayıcısı. Muhtemelen şafak ateşinin parıltısı. Uyandı ve küçük sesinin en yüksek sesiyle şarkı söylemeye başladı, bir papağan şehvetle bağırdı. Saygıdeğer bir yaşlı maymun, uykulu bir şekilde gözlerini ovuşturarak yumruğunu salladı, küfürce mırıldandı. Sikto, ısrarcı küfürlerden bıkkınlıkla, yayını kaldırdı. Maymunu öldürme, Sikto, diye uyardı Piyank. Ormanda öldürmek iyi değil, sadece yiyecek ya da kendini koruma için. Tek cevap bir somurtma oldu. Ama büyük mestizo yayını indirdi ve yaprak yatağında döndü. Kali, artık güvende değiliz, diye fısıldadı Piyank, şefinin doğaçlama yatağının üzerine çömelirken. S diye uyardı, parmağını dudaklarında. Diğerlerini uyandırma. Sonra ateş böceklerinin toplandığı bir noktayı işaret etti, bir ağacın etrafında, parıldayıp ileri sola savruluyordu. Güzel bir manzaraydı ama bu ikisi için yeni bir manzara değildi. Ateş ağacı, diye mırıldandı Kali. Evet, diye yanıtladı Piyank. Yağmur çiçekleri vadiye getirdi ve yarın saldırıya uğrayacağız. Sessizce izlediler garip ağaçta. Ateş böcekleri, tomurcuklarını çıkarır çıkarmaz ateş ağacı için her ağaç ve çalıyı terk eder. Ama hiçbir şey olmaz, onları uzaklaştırabilir, ta ki uğursuz kızıl çiçekler sarkıp yere düşene kadar. Şınov Nehri geçmeye cesaret edemiyoruz, Kali, dedi Piyank. Bu yüzden sal yapıp Kotabato'ya yüzebiliriz. Ve böylece karar verildi. Nemli şafak erken saatlerde, savaşçılar bambu ve ratandan, yani palmiyeden sallar inşa etmeye başladılar. Kısa süre sonra Sivak'a yüklendi ve yolculuk su yoluyla devam etti.
Kibirle Piyank geçidin başında yürüdü, gururlu küçükbaşı ateş ağacı çiçekleriyle taçlandırılmıştı, salının köşeleri alevli tomurcukların dallarıyla süslenmişti. Tehlikeli bir şekilde akan dere boyunca ilerlediler. Kütükler ve çıtır timsahlar. Piyank, gizlice ilerlerken sevinçle kıkırdadı, çünkü düşman hileleri ancak fark edecekti. Çok uzaktaydılar. Sikto'nun özlenmesi bir süre aldı. Adı saldan sala geçiyordu ama o sabah kimse onu görmemişti. İlk başta timsahlardan birinin onu saldan çektiği korkuluyordu, ama bir şey Piyank'a, kurnaz melezin Kali'nin stratejisini düşmana uyarmak için kaçtığını fısıldıyordu. Zengin ganimetlerin ele geçirileceği ve esirlerin ele geçirileceği haberi bir zamanlar alındı, vadi halkına ulaşmıştı, hiçbir şey yoktu ateş ağacı açtığına göre, onları takip etmekten alıkoyabilirdi. Ciddi bir konklav yapıldı. Nehre, ormandan neredeyse ulaşılmazdır. Sadece bir noktada. Big Bend'de. Burası, K.A.S. Savaş sezonunda vadi halkı. Burada kurbanları sunulur, kurbanları timsahlara atılır, egzersiz yapıyorlar nehrin tam kontrolü. Eğer Sikto, Kali o noktaya gelmeden önce düşmanı uyarmayı başarırsa, umut çok az olurdu kaçış için. Başka bir kuvvet kesinlikle onun bindiği yerde konuşlandırılacaktı, Kali, evdeki takviyelerinden koparacaktı. Ancak geri çekilmeye girişmek için çok geçti, çünkü Hantal Sivaka ile birlikte zorlandılar. Önce o virajı ulursun, onlar zorundayım. Büyü, Piyank, diye fısıldadı Kali. Ayağı fırlayıp çocuk sert bir, oğla, dedi. Her baş eğildi ve kutsal talisman açığa çıktı. İleri, kardeşler, diye bağırdı. Tüm gücünle ileri. Güneş çıktı ve damlayan orman buhar çıkarmaya başladı. Güneş çarpmasına karşı koruma sağlamak için palmiye yaprakları şapkalara yapıldı. Gün batımına doğru tehlike noktasına yaklaştılar. Ormanda donuk bir şekilde titreşen o monoton ses neydi? Endişeyle tüm gözler Piyank'a döndü. Sorun yok, kardeşler, diye cesurca teselli etti çocuk. Evet, bu düşmanının Tomtom'u. Sikto bize ihanet etti, ama yaptı. Korku yok, Piyank, cazibe çocuk seni yönlendiriyor, cesaret göster, rahmetli Allah sana zafer verecek. Piyank bir dua mırıltıları ve morolarda katılarak oruç tutan geceyi fısıldayan dualarla doldurdular ve bu dualar boyunca süzüldü orman. Başka bir savaş konseyi yapıldı. Piyank, eğer patlama yapmaya vakit buldularsa ne yapacağız? İleri git, Kali. Ablukayı savaşarak aş, diye yanıtladı büyücü çocuk. Burada birkaç adamla kalacağım Sivaka'ya. Ay sana ışık verene kadar ilk virajda saklanıyor musun, sonra vur. Şaşkın savaşçılar birinden diğerine şüpheli baktı, ama Kali kararlı bir şekilde yanıtladı. Öyle olacak, Piyank. Morolar hızla ilerlemek için toplandı ve Kali, Piyank'ın salının yanında durdu. Geri sürülürsek, Piyank, Mina kuşunu 3 kez seslendireceğim. Aynı şekilde cevap ver ve mümkün olan en hızlı şekilde geri çekil. İleri, Kali Pandapatan, diye yanıtladı Piyank büyük bir onurla. Geri çekilmeyeceğiz. Gece hayaletleri gibi, küçük bir avuç adam arkadaşlarından ayrıldı ve cesurca nehre ve tehlikelerine karşı durdu. Dere sola dönerek Big Bend'in zirvesine kadar akar. Gerçek yoldan sapmasına pişmanlık duyarmış gibi. Geri dönüp orijinal yönüne dönmek için ilk ayrılışından sadece birkaç kişi ayrılmış bir noktada çubuklar. İki nokta arasında, ormanın en seçkin çeşidinden yoğun bitki örtüleriyle kaplı, bulanık toprak ve kum atıkları vardır. Engellerden, karamsar, Piyank, özgürlük ile arasındaki bataklığı düşündü. Uzun süre oturdu, neredeyse uzaklara baktı, nehri kıvrımı tamamlayıp okyanusa doğru süzülürken izleyin. Diğer tarafta güvende olmak için ne vermezdi? Birden çok dik oturdu. Neden olmasın? Kum yumuşaktı, akıntı hızlıydı. Keşke karşısında dar bir hendek yapabilseydi Flats. Salını nehrin sağ tarafına çekerek kıyıya atladı, ama yumuşak havada ayak bileğine kadar baktığında. Yapışkan toprak, aceleyle geri tırmandı. Yoluna devam etti, sağlam bir zemin aradı ama bataklık toprak her yerde çöktü ve iniş girişimlerinden vazgeçti. Gece daha derinleşti, daha karanlıktı. Neden olmasın, neden olmasın, diye tekrar fısıldadı. Diğerleri heyecanlı çağrısına karşılık olarak hızla geldi. Kardeşlerim, Allah bana bilgelik gönderdi, diye duyurdu. Bana itaat etmek senin görevin. Dikkatle dinlediler, herhangi bir dikkat dağıtıcı için memnundular, ama Piyank,
güvenli bambu arabalarını terk etmelerini ve timsahların yaşadığı tehlikeli düzlüklere gitmelerini istediğini açıklayınca. Ve haşereler. Orada fısıldayan bir itiraz oldu. Piang'ın gözlerinde öfke yanıyordu. "Ben cazibe değil miyim çocuk?" diye sordu. "Bana itaat etmeyi reddeden herkes timsahlara atılacak." Yavaş yavaş baskın hale geldi doğa, onların çekingenliğini gölgede bıraktı ve protestolar yatıştı. Piang'ın talimatları izlendiğinde, bambu şeritleri kesildi ve Charm boy ayakları için ışık çerçeveleri yaptı. Kar ayakkabılarına benziyordu ve her ayağına sıkıca bağladığında ve hafifçe kıyıya zıpladı. Şaşkınlıkla bir çığlık duyuldu. Harika Piang, gerçekten Allah tarafından onları yönlendirmek için gönderildi. Bir anda her moro benzer çamur ayakkabılarıyla donatıldı ve dev kara yengeçleri gibi bataklıkta uçup gittiler. Keşif yapmadan önce başlayamayacak kadar akıllı olan Piang, adamlarını aşağıdaki derenin kıyısına, Big Ben'de götürdü. Aceleci hesaplamalardan sonra onları kaynaklara doğru kazmaya başladı, onları yönlendirmek için gerdiği bir ratan hattını takip etti. Daha hızlı uçan kepçeler ve geniş bıçaklar. Yeni bir nehir yatağı oluşturacak hendek daha derinleşti, daha genişledi. Piang her yerdeydi. O, hafif gövdeleriyle bir faun gibi hafif uçur, yeni aletlerin yapımını yönlendirir, hesaplar ve ölçümler yapar hendek. Bir keresinde, salları koruyan adamdan bir çağrı duydu. Komotilerden etkilenen bir yabani domuz sürüsü ulaşmaya çalışıyordu sallar. Piang bir meşale yaktı ve aralarına fırlattı. Timsahlar yakında pusuyordu ve meşalelerin sürekli yakılmasını emretti. Onları da korkut. Piang yeni zorluklarla karşılaştı. Su ilk başta hendekten öyle bir güçle geçmez miydi ki sallar parça mı olacak? Akımda bir şube sahibiydi, elinden koparılmıştı. Büyük bir öngörü ile tüm yüzerlikler nehre alınacak ve güvenli bir şekilde demirletilecekti. Uçtuğu hendeğe geri döndü. Evet, başarılı olacaktı. Öncesi saldırı Kalipan tarafından yapıldı, Piang salları kesik kapıdan geçirip Haliçlerine güvenli bir şekilde yolculuk yapacaktı. Piang, Big Ben'in diğer tarafından düşmana doğru ilerlediğinde Dato ne kadar şaşıracaktı. Yumuşakça güldü, çocukça bir sevinçle kendine sarıldı. Uzaklaştı, zor durumda olan bazı adamlara doğru yürüdü. Halamantek, yani, sülükler, çağırdılar. Tembel yaratıkları birbirlerinden çekip alıyorlardı ama kendilerini kurtarır kurmaz, haşerelerden daha fazlası yukarıdan düştü ya da çamurdan yukarı çıktı. Piang bu zorluğu önceden görmüş ve kendini beslemişti. İçinde, kokos yağı ile doldurulmuş küçük bir kabak var, kinin ile yoğun şekilde doyurulmuştur. Küçük mağazasından bir kısmını sundu, erkekler ise minnetle karışımı etlerine sürdüler ve tekrar görevlerine eğildiler. Piang onları çalışmaya teşvik etti. Eğer hendek ay doğuşundan önce tamamlamazsa her şeyin kaybolacağını uyardı ve geceye karışarak dans etmeye başladı. Ve sırları, örneğin bir pampahilep, yani orman cini gibi, sadece Moros, karanlıkta bu kadar zor bir işi başarabilirdi. Bir iradeyle kaba aletleri sağlam bir şekilde kullandılar ve öncesinde gecenin karanlığı yükselen ayla kalkmıştı, heyecanlı küçük grup Piang'ın etrafında toplanmıştı, o inceliyordu, kalan birkaç adım ise tamamlandı. Bir general gibi bir krizle karşılaştığında, Piang sert bir şekilde emir verdi. "Tuğluvi, çubuğunu al ve hendeğin diğer tarafında dur. Sinyal verdiğimde, Lezia'nı tüm gücünle it." Tuğluvi'nin karşısına Enadır güçlü bir moro yerleştirdi. "Bungao, sallara acele et ve hendekten geçecek ilk sele karşı hazırlık yap." Her şey hazır olunca Piang elini kaldırdı. Ve mücadele başladı. Yavaş yavaş yumuşak çamur temizlendi ve akıntı, bankaların zayıfladığını hissederken doğal yatağına olan ilgisini kaybetmiş gibiydi. İlk başta akıntı sadece yeni bulduğu çıkışını okşadı, ancak yavaş yavaş kuvvetlerini topladı ve güçlü bir hücumla kalan hafif direnişe saldırdı. Ve gök gürültüsü yarattı, hendeğe doğru gidiyor. Morolardan boğuk bir çığlık yükseldi. Piang, bilge küçük cazibelerini ne kadar seviyorlardı. Ancak iş henüz tamamlanmamıştı. Piang demirlemesini bıraktı ve sığın ağzına doğru yürüdü. Hendek, su, ellerinin işini hızla genişletiyordu ama bazı yerlerde kesim neredeyse yeterince genişti. Uzun ince süzülüyor ve su muazzam bir güçle akıyordu. Ay, ormanın eşiğinde titriyordu. Kali'ye yardım etmek için diğer tarafa zamanında ulaşabilirler miydi? Diyelim ki Piang ve adamları saldırmadan önce geri püskürtüldü. Diğer taraf mı? Allah!
Ala, yani, çabuk. Hızlıca, Piyank yumuşakça seslendi. Salı aniden bir sarsıntı yaptı, neredeyse onu çamurlu, kavurucu bir yere fırlatacak Torrent. Diğer sallar da onun salına çarptı ve kısa süre sonra hızlı akıntı onları üzerine sürükleyerek bir abluka oluştu. Piyank kıyıları kesip kesmiş, çıkıntılı sarmaşıkları ve biriken sürüklenmiş odun koparılmıştı. Bekleyecek miydi? Telaşla çalışıyordu, Tuğluvi ise uzun sopasıyla diğer salları tutuyordu. Piyank'ın arabası nihayet serbest bırakıldığında, neşeyle zıplayarak ilerledi, önce bir bankayı, sonra diğerini burnuyla okladı. Nehir, görebiliyordu. Sadece birkaç çubuk kaldı. Hendek'in ağzında daha fazla sorun vardı. Kenarlarda çamur ve enkaz birikmişti, ancak bunlar hızla çözülüp ana nehre döküldü. Küçük, ancak bir mucize gerçekleşmemişti. Hendek her an daha da derinleşiyordu ve devasa akıştan anlaşılır su nedeniyle nehir, dolambaçlı güzergahını bu doğrudan güzergaha tercih etmek için kısa süre sonra terk etti. "Çabuk, çabuk," diye fısıldadı Piyank. "Bungao, Sivaka sallarını birleştir ve Cotabato'ya doğru git. Seni geçmeden önce geçeceğiz gün doğumu." Hafif bir çığlık onlara ulaştı. Kali saldırıyı başlatmıştı. Gerilim acısıyla cesur Morolar yukarı çıktılar Big Ben'de doğru. Aniden Piyank, Tuğluvi'nin kolunu kavrayıp nehrin karşısından geçen bir çizgiye işaret etti. "Patlama, kesmeliyiz." Kali'nin önündeki engele doğru koştular, ama bir okey yanlarından hızla geçti. Yazı. Tuğluvi, keşfedildik. "Yolu kesmeye gidiyorum," diye düşündü. Ve şaşkın Tuğluvi engelleyemeden önce, Piyank atladı suya girdi ve kayboldu. "Piyank, timsahlar, timsahlar," diye bağırdı Tuğluvi. Ama büyücü çocuk, çamurlu nehirde suyun altında kolayca yüzerken duyamıyordu. Tıpkı Kali gibi. Geri çekilmeye hazırlanırken, okey fırtınası tarafından geri püskürtülürken üzerinde anlaşılmış işareti verdi. Yüksek sesle, mina kuşunu taklit eden çağrılar gece boyunca ağlamaya devam etti. Kali, cevabı birkaç metre ötede duyduğunda ne şaşırdı. Önünde ve bomba yukarı aşağı sallanan o karanlık şekil neydi? O hayranlıkla izlerken, büyük sakar kütükler bölündü ve yavaşça dışarı doğru sallandı, kanal açık kaldı. Piyank kesmiştir atan tangalar. Oy. Gece boyunca çarptı ve Kali onun kabile savaş çığlığını tanıdı. "Piyank, Piyank," diye bağırdı. Karanlık şekil, sürüklenen patlamaya tutunarak cevap verdi ve Kali ona doğru koştu. Düşmanın önünde dağınık akıllarını Tobelliler, tüm parti özgürlüğe doğru hızla ilerledi. Kali Piyank'a doğru ilerlerken, Child kendini salla karşılamak için kaldırdı. Hızla, çok hızlı geliyordu ve patlamadan düşeceğinden korkuyordu, ölçüm mesafeyi, atlamaya hazırlanıyordu. Sal geldi, Kali kenarın üzerinden çok eğilip, kollarını uzatıp çocuğu yakaladı. Kali sadece birkaç metre uzaktaydı, Piyank bağırdı. "Boya, boya, yani, timsah, timsah." Saldaki adamlar suyun kıpırdadığını görüp mızrak ve okey fırlattılar ama pullu adama göz atmadılar saklanmak. Ölümle bir yarıştı ve Piyank. Onların idolü için ne kadar acınacak bir ölüm. Çocuk beklerken üşüdü ve hasta oldu. Birden sal durdu, Kali'nin direğiyle kontrol altında tutuldu. Piyank neredeyse bayıldı. Şefi ne yapıyordu? Bir anda fark etti hızlı hareketin hayatını kurtardığını. Sal saptı, timsahla çarptı ve onunla Piyank arasına girdi. Bir sonraki anda Piyank, Kali'nin kollarındaydı. Gri şafak ışığında, Sikto bu ikisinin birbirlerinin gözlerine bakarken izledi, zaferle geçip gidiyorlar, umursamazca uçan oklardan. Parlak ateş ağacı çiçekleri hala Piyank'ın başının etrafında toplanmış ve kutsal cazibesi erken saatlerde parlıyordu ışık. Ruhların, Piyank'a olağanüstü başarısında yardım ettiğine kesinlikle inanarak Sikto korkudan titredi ve zafer kazanan büyücü çocuğa son bir bakışla döndü ve ormana kaçtı. Kali Pandapatan ve takipçileri, yeni kesim noktasını süzerek şaşkınlıkla izlediler. Hayran kaldılar, harika olanı dinlediler. Hikaye. Yaşlı Dato Kali Pandapatan, tekrar favorisinin başına ellerini koydu. "Küçük kardeşim," dedi, "burası, Piyank'ın kesimi, olarak bilinecek. Bir gün Mindanao'nun en büyük datosu olacaksın." Cotabato'ya garip bir geminin geldiği haberi Piyank'ın dağ evine ulaştı. Aceleyle birkaç silahını topladı, birlikte patikaya doğru ilerlemeye başladılar.
Gemiyi duyan birçok tüccar ve satıcının yanından geçti ve hızlıca gitti, erken orada olma arzusunu ortaya koydu. Piyank yanından koşarak geçerken Sikto'yu çağırdı. "Mahalleye," diye yanıtladı Piyank. Sikto ona yetişmek için acele etti ama Piyank, kötü adamla birlikte olmak istemiyordu. Moro çocuk, duygularını saklamaya çalışmadı. Doğulunun doğal onuru, Sikto'nun öfkesini göstermesini engelliyordu geri püskürtme karşısında. Ama somurtkanca temposunu yavaşlattı ve bu kibirli Piyank'a karşı bir kara leke fark etti. Piyank yalnız olmayı severdi. Oyun arkadaşları çok gürültülü, çok konuşkandı. O da bazen sohbet etmeyi ve oyun oynamayı severdi ama şimdi ormanda, sabah ışığı nemli yaprakların arasından yavaşça süzülürken, yalnız kalmak ve doğanın gelişmesini izlemek istiyordu önümüzdeki güne. Ona öyle geliyordu ki, devasa fil kulakları çiğ ağırlıklı yapraklarını kaldırıp kendilerini salladılar hafif rüzgarda. Maymunlar ona baktı ve tuvaletlerini rahatsız etmeden yapmaya devam ettiler. Diğer yolcular küçücüğü şaşırttı, varlıkları dikkatle izlemeye başladı ama Piyank onlara o kadar sessizce, o kadar huzurlu bir şekilde yaklaştı ki onu neredeyse fark etmediler. Yolun yarısında, tek başına ulaşmak istediği bir nokta vardı. Orada orman sanki ayrılıyormuş gibiydi, sanki kabul ediyormuş gibi. Aşağıdaki limana bir bakış atıyordu. Adımlarını hızlandırdı ve bir grup adamın yanından geçerken onlardan biri ona, "Yapacaksın," diye seslendi, "Bugün ilk ol, küçük birinci filo." Yani önünde kimse yoktu. Memnundu ve açıklığa yaklaştığında, yalnızlığından mutluluk duyuyordu. Teknenin Borneo'dan bir vinta mı yoksa yüklü mü olduğunu merak etti Japonya için Kopra ile. Şimdi, o sis kalktığında, bunu anlayacaktı. Güzel liman gözüne açıldığında, Piyank durdu, nefesini tuttu. Çünkü tekneden dışarıda, görünen tek kişi, duman dökülüyordu. Yanıyordu. Peki neden insanlar yükü kurtarmaya çalışmıyordu? Kocaman siyah bir çubuk gövdenin ortasından duman fışkırıyordu. Kurtarma operasyonuna yardım etmek için geç kalacağı için pişman olsa da irkildi, direk başından fışkıran ince beyaz bir dereyle. Yavaş yavaş, kulaklarını delen tiz ıslık ile bağladı. Piyank geri koşmak, aralarına garip bir canavarın geldiğini diğerlerine uyarmak istiyordu. Ama kardeşlerinin Berio'da sakin bir şekilde onu izliyorlardı ve zarar vermiyor gibi göründüğü için cesaretini toplayıp aşağıya doğru koşmaya devam etti, ormana doğru yol aldı. Yolculuğun geri kalanında o tiz sesi yakalamak için kulaklarını zorladı, şimdi bundan emindi, tekneden geldi. Sessiz ormanda uçarken, bilgi adamların bahsettiği iblislerin hikayelerini hatırladı ve yaklaşmaya karar verdi dikkatle ilgili şeye. Sonunda kıyıda durdu ve gözlerinin önünde canlı gibi görünen bir tekne vardı. Öyleydi, nefes alıyordu. Ama yelkenleri neredeydi? Nasıl hareket etti? Merakla korkuları yatışmış yerlilerin kümeleri yaklaşmayı izliyordu. Nefes nefese beklediler. Küçük iskeleye doğru geliyordu ve tam yanına otururken, içinden keskin bir çığlık çıktı, kaçmaya çalışarak birbirlerinin üzerine yuvarlandılar. Ağaçların ve kulübelerin güvenliğinden beklediler. Büyük adamlar, solgun ve doğru, tekneden yürüyüp onları inmeye çağırdı. Daha cesur olanlar temkinli bir şekilde karşılık verdi ve kısa sürede tüm ziyaretçilerin etrafında toplanan nüfus vardı. Yabancıların Dato'ya ne gösterdiğini merak eden Piyank, sessizce arkadan kaydı ve en güzel olanı gördü, şimdiye kadar gördüğü renkli kumaş. "Bandana," dedi solgun adam. Piyank, onu annesi için sahip olmayı özlüyordu, nasıl olacağını gala başlığı için giymeyi çok seviyordu. Denizci sonra güneşte parıldayan ve parıldayan küçük bir nesne çıkardı, o Piyank'ın avucunun büyüklüğündeydi ve çok zayıftı. Morolar buna çok heyecanlandı ve Piyank parmak uçlarıyla kalabalığın arasından baktığında, yüksek sesle ağladı, çünkü orada, bir yerde gördüğü bir çocuk ona bakıyordu. Küçük kahverengi yüz ve keskin siyah, uzun saçları düğümlenmiş ve uçları gevşek uçuşmuş gözler tuhaf bir şekilde tanıdıktı. Piyank, Mirro, beyaz adamın dağınık aklı izin verdiğinde tekrar yaptı ve kalabalık onun hesabına neşesini bıraktı. Morolar, kırmızı bandanadan çok bıçaklar, tütün ve yabancıların getirdiği tuhaf yiyeceklerle ilgileniyordu, mendil ve oyuncak ayna ile. Ama Piyank, gözüne takılan iki şeyi annesine geri taşımak istiyordu ve sessizce onlara bakıyordu ki Sikto, Piyank'ın hayranlığından etkilenerek aynayı aldı ve ona baktı. Piyank fark etmeden, Sikto sahiple pazarlık yapıyordu ve takas olarak bakır buyosunu,
Yani betel kutusunu sundu. Bu kutu, tutmak için kullanılırdı, doğuda yaygın olarak çiğnenen betel biberinin bir hazırlığını. Piyank neden pirinç silahlarını getirmemişti? O koşup onu getirirdi ama adam beklemiyordu. Rakibinin eline geçecek şeyleri gördüğü anda yüzüğünü hatırladı. Tüccarın dikkatini çekerek küçük ortayı hızla açtı ve gururla birkaç parıldayan parça çıkardı. Piyank onların altın tozu olduğunu bilmiyordu ama tüccar şaşkınlıkla alçak bir ıslık çaldı ve seslendi bir gemi arkadaşını bir yana. Moro çocuğu, Japonların parlak şeylere tüm gemi dolusu kopra takas ettiğini görmüştü. Yani ne zaman, bir gün kumda biraz bulmuştu, toplamıştı. Tüccar, Piyank'a hazineleri daha fazla pul için alabileceğini açıkça belirttiğinde Piyank çok sevindi, ama yoktu, bir anlık gecikmeyle yola çıktı, hayal kırıklığına uğramış Sikto'ya bakmaya zahmet etmedi. Yukarı tırmandı. Sıcaklık, susuzluk, hiçbir şey onun temposunu yavaşlatmadı. Evine varınca göle uçtu ve tek kelime etmeden herhangi birine, bankına atlayıp suya doğru itildi. Terler yüzünden süzüldü, başının etrafında sivrisinekler vızıldıyordu ama vakti yoktu bir leke oluşturmaya. Acele etmeliydi, yoksa garip tekne adadan ayrılır ve Piyank'ın çok arzuladığı hazineleri sonsuza dek alırdı. Kısa süre sonra akıntıya çarptı ve tekne ona oturduğunu hissedince kenardan aşağı düştü, destek direklerine tutundu ve teknenin onu serin sudan geçirmesine izin verdi. Uzakta başka bir banka fark etti ve neyin başka birini ortaya çıkardığını merak etti, sıcakta gölde bir kişi vardı, ama tüm dikkatini sivrisinekler aldı ve suyun altına dalış ve yüzerek onlardan kaçındı, diğer teknecisini kısa sürede unuttu. Daha önce parlak kumu bulduğunda hangi dere üzerinde kürek çekmişti? Kıyıyı dikkatlice inceledi ve içine tırmanırken tekne, orada olmalı, dedi. Evet, o ağaçtaki orkideleri hatırlıyordu. Dikkatlice bankoyu ve suya kayan parlak siyah bir nesneyi görünce ürperdi. Zararsız bir yılandı ama Piyank yılanlardan hoşlanmadı ve hemen oradan geçti. Yavaş yavaş gölü ve güneşi gözden kaybetti. Aşağıya sarkan bitki örtüsü ve devrilmiş ağaçlar onu sardı. Bazen küreğini kullanamıyordu ve dikenlerden ve zehirli şeylerden dikkatlice kaçınarak tekneyi yukarıdan çekti. Yakında bu küçük dere onu büyük nehre, güzel kumu bulduğu yere gönderdi. Piyank arkasından bir ses duyunca irkildi. Kesinlikle bir kürek sesi duymuştu. Ama dinlemek için durduğunda her şey sessizdi. Ne zaman nehre geldi, sevinçle bağırdı. Çünkü yolculuğunun yarısı bitmişti ve güneşte haznesi parıldıyordu. Almak için, tekneden çıkardığı kabağını kumla doldurdu ve sonra uzun yıkama sürecine başladı. Her zaman altta birkaç parlak tane bırakılırdı. Bunları bir yaprağın üzerine döktü ama hayal kırıklığıyla orada yapıştığını fark etti ve onları silmeye çalıştığında, yaprakların içine gömüldü. Durumunu düşünürken bir hablar kuşun gevezesini duydu ve kendi kendine güldü. Kendi arabasını aradı, banko yay ve okları için ama sadece yay bulmasına şaşırdı. Ne talihsizlik, okları kaybetmiş olmalı trail üzerinde. Hiçbir şeyden korkmadan, küçük Piyank görevine başka bir şekilde koyuldu. Bir avuç kurumuş mısırı bir açıklığa serpti, ipinin ilmini etrafına doladı, ucunu da aldı hand içine, sessizce çalılığa çekildi ve bekledi. Kısa süre sonra büyük kuş kullanışlı yemeği buldu ve yüksek sesle sahiplik hakkını ilan ederek yere doğru çırpındı ve Piyank'ın ilmine tam yandı. Hablar kuş, yanaklarını doldurma görevine koyuşarak kanat kanatladı ve gevretti iyi yemeklerle. Piyank dikkatle şansını izledi ve ipi ustaca seyirerek ilmeği etrafına sabitledi, kuş ayağına. Ne çığlık ve çırpma. Şınov, iyi ol kuş, sana zarar vermem, diye uyardı Piyank. Yakalama başının arkasında yaratık olarak durdu, Piyank onu sıkıca tuttu ve parlak tüylerinden hızla 3 büyük tüy kopardı. O zaman serbest bıraktı ve kaybettiği görkemini ararken güldü. Piyank izlemekten keyif alırdı. Çünkü yüksek bir uzuvdan onu azarlıyordu ama gecikemedi ve görevine koyuldu çabuk. Her tüy kalemin ucunu kesip içini temizledi ve kıvırcık kısmını yıkayarak çıkardı. Görmüştü babası tütün tozu paketlemek için bu şekilde bir tüy kalemi hazırlıyordu. Bu kaplar altın tozunu almaya hazır olduğunda kumu tekrar yıkamaya başladı ve yeterince güvence altına aldığında, 3 dikeni doldurmak için uçlarına bir parça yeşil muz yapıştırdı, tıpkı bir tutucu olarak. Şimdi hazineleri onun için olacaktı anne. O güzel kumaş ve içine baktığında sana şaka yapan komik, ince şey. O ses neydi? Kesinlikle birisi onu gözetliyordu.
Bir anda göldeki bankoyu hatırladı, diğer sesleri duymuştu. Ayrıca Sikto'nun da arzuladığı aynı hazineleri istediğini hatırlıyordu. Zorba onu takip etmişti ve şimdi, yay ve okları olmadan, çaresizdi. Göle tekrar ulaşmak için o tehlikeli dereden geçmesi gerekiyordu ve Sikto'nun onu soymayı ve Piang'ın zor kazandığı hazinelerle hazineleri satın almak için köye acele etmeyi umursamayacağını biliyordu parlak kum ile. Bir yerlerde o kötü niyetli gözler onu yaprakların arasından izliyordu ama Piang cesurca şüphelerini gizledi. Köye 2 patika vardı. Biri geçtiği gölün batısında, diğeri ise doğrudan öndeydi, nehir boyunca aşağıya. Ama bu nehirde katarakt vardı ve Piang, baştan yürüyerek ilerleyip geçemeyeceğini merak etti sağdaki ilk izi. Riske girmeye karar verdi ve hızla bankasını o yöne yöneltti. Başlarken nehirde öfke uluması duydu ve arkasına baktığında Sikto'nun peşinden gitmeye hazırlandığını gördü. Yani, bu bir yarış olacaktı. Piang, zorbayı engellemişti ve küçük kalbi daha hızlı atıyordu, Sikto'nun sonuçlarını anladı onu yakalamalıydı. Piang iyi bir başlangıç yaptı ama nehir o kadar tehlikeliydi ki, bazen teknesi karşı akıntıya yakalandığında ya duruyor ya da neredeyse geri dönüyordu. İnce küçük el sanatını ne kadar çok seviyordu. Mümkün olduğunda isteğine uydu ve Sikto'nun ağır teknesiyle mücadele ettiğini görünce güldü. Keşke ulaşabilseydi. İlk başta su ve karşı kıyıya karaya çıktığında, yenilgiden korkmayacaktı. Çünkü Piang'dan daha hızlı kim olabilir, kim daha yetenekli gelincik gibi, neredeyse geçilmez ormanda nasıl geçiyordu? Dikkatle kıyıyı izledi, daha önce sadece bir kez böyle olmuştu ve yolun nerede olduğunu hatırlayabiliyor mu diye merak ediyordu su kenarında başladı. Burada akıntı o kadar hızlıydı ki kürek çekmeye neredeyse hiç gerek kalmadı, bu yüzden dinlenip inceledi kıyıyı. Peki Sikto'nun neyi vardı? Neden kürek çekmeyi bırakmıştı? Bir anda Piang'a kataraktın yakın olduğu anladı ve tüm gücüyle geri çekilmeye başladı. Dehşetle tekneyi kontrol edemediğini fark etti, nasıl savaşacağını bilse de mücadelesine aldırmadı, şelaleye doğru koştu. İlk başta Piang yüzeceğini düşündü ama bunu fark etti yine de büyülenecekti. Yapılacak tek bir şey vardı, katarakta binmeliydi. Sikto çok geride kaldı. Bankaya tutundu, çocuğun ölümüne doğru ilerlediğini alaycı bir şekilde izledi. Neden Piang'ın ayakta durduğunu merak etti bankoda, kesinlikle tekneye düz yatıp dibine tutunmak en iyisi olurdu. Piang zarifçe dalışa hazırlandı. Tüyler güvenli bir şekilde uzun saçlarına takıldı ve bolosu kemerine sabitlendi. Ellerini başının üzerinde uzatmış, büyük anı bekledi. Eğer yetenekli olursa şelalelerin altındaki tehlikeli suları temizleyebileceğini biliyordu ve ya kıyıya yüzmek ya da bankasına ulaşmak istiyordu. Tekne giderek daha hızlı gidiyordu ve küçük kalbi öyle bir hızlı atıyordu ki korktu, patladı. Bunun o kadar da tehlikeli bir iş olmadığını hatırlamaya çalıştı, başkaları başarmıştı ve dikkatli olursa başarabilirdi. Düşüş sadece birkaç yardıydı ancak tehlike şelalenin eteğindeki sığlıklardaydı. Piang ne güzel bir manzaraydı, o köpüklü kataraktın eşiğinde, arka plan olarak siyah orman. Bankonun titrediğini ve büküldüğünü hissedince dalışa hazırlanmıştı. Sonunda tekne tepeye ulaştı ve bir sarsıntıyla çocuk altından fırladı, çocuk da uzağa fırladı uzaya. Piang için bu bir sonsuzluk gibi geldi, sonra aşağıdaki sulara daldı. Sonra aşağı indi, aşağı. Kükreme ve gök gürültüsü onu sağır etti ve suya düşmeyi asla bırakmalı mı diye düşündü. Onu fırlattı, ellerinden kopardı herhangi bir desteği. Neredeyse nefesini tutabildi ve nihayet, neredeyse nefes aldıktan sonra, sakin bir havuzun yüzeyinde süzülmeye bıraktı. Nasıl geri kalan kısım lezzetliydi. Ne kadar yorgundu. Sırt üstü yatarken, suyun üzerindeki kayaların üzerine döküldüğünü izledi ve her şeyi bu kadar kolay başardığına hayran kaldı. Ellerini başının üstüne uzatarak büyük anı bekledi. Yavaş yavaş Piang kendini toparladı ve ilk aklına gelen tüy dikenler oldu. Evet, hala güvendeydiler ve acele etmeliydi. Artık Sikto'nun müdahalesinden korkmadığı için, izi nasıl bulacağını düşünmeye başladı. Nehirden bankasını arıyor, kıyıya yakın bazı kamışların arasında yakalanmış halde buldu. Nehrin o tarafında yüzmek kolaydı, böylece yavaşça kendi devrilmiş kanosuna kadar gitti, ustaca düzeltti ve bir an içinde kenarın üzerinden geçti, her zamanki ekstra küreyi arıyordu alt kısmı bağlı tutulan. Neyse ki koparılmamıştı ve hızlı akıntılardan kaçınarak kıyıya sarıldı ve sonunda yoluna devam etti nehir boyunca yolculuğuna.
Piyank ne harika bir deneyim yaşamıştı. Cesaretiyle nasıl övünürdü, Moro tarzı ve belki bilgi adamlar överdi onu. Nehirde kürek çekerken, gözlerini izler için açık tuttu ve bir sonraki kataraktın gürültüsünü duyduğunda, tehdidini mesafe kapattığı için inip ormanda bir yol aramaya karar verdi. Bankosunu kenara çıkardı, çalılıkların arasına sakladı ve yanan sarmaşıklardan dikkatlice kaçınarak ormanın gölgesine sızdılar. Büyük sessizlik her yerdeydi ve Piyank, içgüdüsünün onu doğru yola götüreceğini merak etti. Ağır sarmaşıklar engel oluyordu geçide ve ormanın kenarından kesip oymak zorunda kaldı. Doğa, koruma için elinden geleni yapar. Orman her zaman, kenarlarda bambu ve bajuca, yani, bahukah, olarak telaffuz edilir, birbirleriyle rekabet ederek geçilmez bir duvar oluşturur. Ama ilk birkaç yardtan sonra inatçılık asmaların rahatladığı gibi, nöbetçi görevleri bitmiş gibiydi. Neyse ki Piyank için orman burada iyi bir yola sahipti ve kısa sürede Berio'ya inen patikayı buldu. Onun kalbi şimdi hafifti ve başını geriye attı, Sikto'yu hatırlayınca sevinçle bağırdı, korkudan solgun halde, o da olmasın kataraktın üzerinden süpürülecek. Ancak Sikto'nun kolayca aynı izde olabileceğini fark edince coşkusu hızla azaldı ve tekrar harekete geçti çabaları, arkasında dalların kırıldığını hayal ederken. Ya tekne çoktan gitmiş olsaydı? Ya bu arzulanan hazineler sonsuza dek kayboldularsa? Alışılmış trotundan Piyank koşmaya başladı, nefes nefese ve terleyerek ilerledi. Kısa süre sonra patika onun o sabah almıştı ve bir an içinde garip tekneyi ilk gördüğü açıklığa gelecekti. Evet, orada öyleydi, çirkin, çapraz görünümlü. Piyank'ın gördüğü tüm tekneleri süsleyen parlak yamalı yelkenlerden biri yoktu. Ama, vardı, hareket ediyor mu? Piyank bir çığlıkla ilerledi, beyaz duman belirdi ve çığlık ormanda yankılanıp yankılandı. Öfke ve kararlılık yüzünde parladı, bir uluma ile patikadan aşağı hızla ilerledi. Sadece az bir şey vardı aferin şimdi, rüzgar gibi koşacaktı. Arkadaşları ve yabancıları patikada onlara yaklaşırken onunla konuşmaya çalıştı ama sabırsızca onları kenara itti ve hızla ilerledi. Son nefesinde Berio'dan sendeledi ama tekne yavaş yavaş denize doğru hareket ediyordu. Kendini attı, yüzüstü çöktü ve yumruklarını sıkarak iskeleye vurdu. Her şey kaybolmuştu, annesi için güzel, bandana, Mirro ve ben de. Adamlardan birinin bir haykırışı dikkatini çekti ve bir anda ayağa fırladı. Tekne durmuştu ve, gözlerine inanabiliyor muydu? Hazineli adam küçük bir kayığa biniyordu ve Piyank'ı çağırıyordu. Çocuk hızlıca cevap verdi. Değerli dikenlerin güvende olduğundan emin olduktan sonra denize daldı ve yaklaştı tekneye. Onu kenara çektiklerinde kıyıdaki morolardan bir tezahürat yükseldi ve başka bir tezahürat daha geldi garip tekneden. Piyank hevesle teknede, kalbine çok değer verdiği iki nesneyi aradı ama tüccar sessizce dokundu yüzüğe ve bekledi. Kurnazca düşündü çocuk. Sonunda bir tüy kalem çıkardı ve adama uzattı. Piyank'a uzattı kırmızı kaliko mendil, bandana, yazıyordu. Çocuk hevesle onu aldı. İkisi temkinli bir şekilde düşündü birbirlerini. Tüccar cebine uzandı, etrafı renkli iğnelerle çevrili oyuncak aynayı çıkardı. Piyank ticaret teklif etti bir tüy daha almak için ama adam başını salladı. Piyank kararlı bir şekilde kendi elini salladı ve sahibi takasın bittiğini ima etti, aynayı tekrar cebine koyarak. Piyank, iyi bir takas yapma tutkusuna rağmen gerilimi dayanamıyordu. Bu yüzden diğer tüy kalemi yabancının eline uzattı, hazineyi kavradı ve onurlu bir şekilde selam verdi, kenardan kaydı ve yola çıktı. Sikto o gece tepe mahallesine süzüldüğünde Piyank'dan kaçınmak için endişeliydi ama kahramanımız onun için endişelenmedi hiç de. Köyün merkezindeki büyük ateşin etrafında kabilenin tüm önemli üyeleri oturuyordu ve Sikto'nun kıskançlığı, Piyank'ın annesinin hayranlık konusu olduğunu görünce tamamlandı. Orada oturuyordu, arzulanan, bandana, taçını taşıyordu görkemli başında ve boynunda asılı, sana gülen komik bir şey asılıydı. Sessizce her üyeye teklif etti çemberin, bir renkli iğneler. Ve hepsi sağlandığında dişlerini temizleme görevine koyuldular, aralıklı saygıyla incelemekle enstrümanı. Ayrılan süre dolduğunda, Piyank'ın annesi tekrar aynayı uzattı ve her biri baktığında derinliğe girdiğinde, pim değiştirildi ve daha sonra yeni bir gelene verildi. Sikto, töreni uzaktan izleyen daha az şanslı kişilere katılmıştı. Sadece seçilenlere izin verilirdi çembere yaklaşmak için.
Onur yerinden Piyank onların yönüne yüksek bir bakış attı ve gözleri Sikto'nun gözleriyle buluştu, zafer tamamlanmıştı. Piyank'ın sabit bakışları altında zorba ürktü ve gözlerini indirip karanlığa doğru sürüklenerek uzaklaştı. Dato Kali Pandapatan, Piyank'ın uzun yolculuğundan güvenle dönmesi onuruna, 3 günlük tatil ilan etmişti. Ganassi'nin, mucize adamın, bu kadar genç birinin zor görevi başarması, kabileye kesin olarak kanıtladı ki, Piyank, gerçekten Allah'ın seçilmişiydi, ilahi hakla, cazibe çocuk. Kali, halkını bu işe dahil etme fırsatına sevindi. Neşelik ve bayramla. Çünkü bir hafta boyunca Berio'nun üzerinde gizemli bir gölge dolaşmıştı ve yakın zamanda yaşanan bir felaketin etkilerini dağıtmayı umuyordu, neşelik ve bayramla. Gece, bir bebek mango ağacının altındaki hamaktan kaybolmuştu ve hiçbir iz kalmamıştı, hiç bulunmamış. Anne, bebeğinin yanında yerde uyuyordu ve uyandırıldığına dair garip bir hikaye anlattı. Göğsünde boğucu bir baskı. Karanlıkta elini uzatırken, dokunuşuyla hareket eden soğuk, nemli bir kitle karşılaştı. Bayılmış olmalı, çünkü yardım için bağırabildiğinde, bebeği gitmişti ve kumda iz yoktu. Nehir arandı, ama timsah gözcülleri sağlamdı, nehirden hiçbir canavar bariyerleri aşmamıştı. Uğursuz fısıltı, bal bal, dudaklardan dudaklara geçti. Sadece o doğaüstü cin, bebeği evinden koyabilirdi ortada. Sadece bal bal, iblis bedeniyle, devasa kanatlarla havada süzülerek, bu kadar sessizce üzerlerine inebilirdi. Çok gizli. Bilgeler korkuyla, kaderli ziyaretlerinin geldiğine inanılan Balbal'ın dönüşünü gözetlediler çiftler. İlk başta bayram haberi, halkı battıkları halsizlikten uyandıramadı. Ancak zamanla, zevk seven doğalar karşılık verdi ve 3 günlük oyun için hazırlıklar başladı. "Aferin," diye bağırdı Papita, küçük köle kız, dans ederek ellerini çırptı. "Macas'la fiestayı yapacağız, Piyank. Bir düşün, yarın okyanusa gideceğiz." Piyank'ın yeni kazandığı onuru, Papita'nın neşesine karşılık vermesine izin vermeyecekti, ama gizlice, eğlence ve heyecan ihtimalinden de seviniyordu Macas'la da. Koşucular, çok önemli Macas'la otunu temin etmek için ormana gönderildi ve o gece karışım hazırlandı. Macas'la, acı biber, karot ve tobah çalıları eski bir kayıkta birbirine dövülmüştü. Odun külü, toprak, alkol ve su eklendi ve karışım fermente edildi. Ertesi sabah erken saatlerde, neredeyse tüm sakinler kısa yola çıktı Parang Parang'a, onların liman mahallesine seyahat ettiklerini belirtti. Mevcut her tekne neşeli kalabalıkla doldu ve nehir şarkı söylüyordu, sohbetlerine yumuşak bir eşlik ediyordu. Evcil maymunlar, papağanlar ve mangus bu gürültüye katıldı ve gürültü yankılandı orman, doğanın vahşi çocukları tarafından benimsenecek. Balbal, şimdilik, yas tutan ebeveynler hariç herkes tarafından unutulmuştu, yaşlılarla birlikte kayıplarını yas tutmak için geride kalmışlardı. "Okyanusu görüyorum. Ah, ben önce gördüm," diye bağırdı Papita, bankayı sevinçle neredeyse üzer. "Piyank, bu kadar ciddi olmayı bırak ve oraya, ağaçların arasından bak." "Okyanusu çok önceden gördüm, Papita," diye abartılı bir onurla yanıtladı çocuk. Kız iç çekerek arkasını döndü, onu sosyalliğe çekmekten umutsuzdu. Piyank, oyun arkadaşı, ortadan kaybolmuştu ve Piyank, charm boy, çok üstün, o kadar büyüleyiciydi ki. Piyank göz ucuyla onu izledi. Oynamak ve eskiden olduğu gibi oyun oynadı, ama kabilenin yükü genç omuzlarındaydı ve çocukça şeyleri bir kenara bırakmak zorundaydı. Katlanmış kolları, eğlence alanları izledi. Kalbi şiddetle atıyordu, ama herkesin kıskançlığı ve hayranlığına rağmen onurunu korudu ve katılık. Yolcular bir virajı dönerken denize geldiklerinde bağırdılar. Kıvrımlı kıyı çizgisi sürekli gülümseyiyor gibiydi, dalgalar onu ikna ve okşayan fısıltılarla oynuyordu. Akış dönüyordu, bir an bile kaybedilemeyecekti. Erkekler, kadınlar ve çocuklar sığınağın etrafında toplanmış, hasır taşıyarak basketler. Onu Macas'la karışımıyla doldurdular. Geniş sığlıklar boyunca hızla dağıldılar, belleriyle suya koştular derin. Sepetleri içine sokup, onları maskalı tamamen yıkana kadar sarstırıyordu, yavaşça kıyıya çekildiler. Sabırsızca 5-10 dakika beklediler, sonra, olaylar olmaya başladı. Yengeçler deliklerini terk edip amaçsızca koşuşturdu. Çocuklar, neşeyle vahşi bir şekilde, şaşkın yaratıkları kovalayıp yakaladılar, onları pirinç bir su tenceresine attılar. Ateş,
Küçük balıklar nefeslerini tutarak tepeye çıktı, sonunda büyük olanlar rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Bağırıp gülerek, yüksek sesleriyle morolar peşinden koştu. Erkekler en büyük balığı harpunla atıyor, kadınlar ise küçük balıkları ustalıkla batırıyor ağlarla. Çaresizce güzel, gökkuşağı tonlarında yaratıklar dolaşıyor, opal renkleri morolardan kısa süre sonra soluyordu, onları sudan aldı. Bir yard boyunca canavarlar özgürlükleri için savaşıyordu, dev yengeçler ve karidesler ağlarda zorlandı. Kırmızı ve siyah çizgilerle parlak çizgili bir Linedoink, su yılanı, kadınları korkuyla çığlık attırıyordu. Aralarında koşarak hareket ediyor, diğer çocuklar gibi neşeyle gülüp bağırarak, Piyank suçlu sürüngeni burada, orada, oradan takip etti ve sonunda kıpırdanan yaratık ve sahile koştu. "Ah la 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 lele," diye bağırdı, dans edip zıplayarak yılanı başının üzerinde salladı. "Ah, harika, Piyank bize geri döndü," diye bağırdı sevinçli Papita. "Bir daha kaşlarını çatmayacak ve kaşlarını çatmayacaksın, değil mi Piyank?" Piyank'ın erkeksi, genç alnına bir gölge düştü. Bir ihlal etmişti, şimdilik sorumluluğunu unutmuştu ve sevinciyle çağrısının onurunu yok etmişti. Yılanı sepete attı ve sessizce uzaklaştı neşecilerden. Dost canlısı yerlilerden oluşan kalabalıklar sahil boyunca toplanıyor, avcılığın herkese yiyecek sağlayacak kadar büyük olmasını umuyordu. Diğer morolar fazla balıkları korurdu. Ancak Macasla etkisi altında yakalananlar tedavi edilemez veya kurumadılar, çünkü kısa sürede çürürler. Ancak Macasla onları sadece geçici olarak kör eder ve şanslı olanlar da kısa sürede kaçarlar iyileşti, hiçbir olumsuz etkisi olmadı. Omkano, muhteşem balık, Macasla Fiesta'nın ödülüydü. Sahilde büyük bir ateş yakıldı ve küçük balıklar yeşil bambu eklemlere dolduruldu, kül arasına atıldı. Daha büyük olanlar lombak tozu, baharat ile serpilip pisamp yapraklarına sarıldı. Garip enstrümanlar ortaya çıktı, çan metal davulları, Yahudi arpları bambuk. Gansa, sanatçının bir burun deliğinden çaldığı bir flüt, bir Amerikalının dikkatini müzikten uzaklaştırırdı. Bir hapşırmanın korkunç sonuçlarını önceden tahmin ederek heyecanlanıyordu. Yavaş yavaş monoton müzik vahşileri harekete geçirdi. Ateşin etrafında ciddi bir daire oluşturdular, kolları açıldı, birbirlerinin parmak uçlarına hafifçe dokunarak. Kaba müziğe uyumlu sallanıyorlardı ve davullar gürlediğinde, güçlü bir yükselişiyle yere çömeldiler, birlikte ayağa fırladılar, korku dolu bağırışlar çıkardılar. Bireysel dans başladı, yorgun üyeler ayrılmaya başladı ve kabilenin gençliği ve enerjisi onur için yarışmaya kaldı. Bir bakire, bir gencin kendisiyle yüzleşmesini engellemelidir. Gençlik, pozisyonunu kazanmaya çalışırken, bakirenin onu ona geri getireceğinden emin olmalı. Hızlı ve öfkeyle döndüler ve kaçındı. Her talihsiz dansçı geri çekilmek zorunda kalınca, çevredeki izleyicilerden bir bağırış yükseldi. Sonunda sadece 3 yarışmacı kaldı: Papita, Piyank ve Sikto. Küçük köle kız zarifçe erkeklerden kaçtı, kurnazca atlattı saldırılarını. Küçük çıplak ayakları kumda zarifçe parıldıyordu, pirinç bilezikleri neşeyle çıngırdadı ve ateş böcekleri, saçlarına sıkışmış, memnun bir şekilde parlıyordu. Şimdi, dans sırasında eller her zaman arkadan tutulmalı ve Sikto, kızın çevikliğinden bıkkınca, onu yakalamaya çalıştı. Piyank yüksek sesle itiraz etti. Sikto'nun cevabı huysuz bir hırlama oldu ve ardından gelen hararetli tartışma sırasında, dansçılar sallanıp kaçırken, Papita Sikto'yu hazırlıksız yakaladı, utançla kendini bunu düşünmeye başladı kızın güzel sırtı. Omzunun üzerinden şaşkın çocuğu alay etti ve yenilgisini coşkulu alkışlarla karşıladı. Sikto sessizce içeri girdi gölge, Piyank'a karşı küfürler mırıldanıyordu, onu öncelikle düşüşünden sorumlu tutuyordu. Papita, Piyank, hangisi kazanır? Seyirciler nefeslerini tutarak ikisinin çevik hareketlerini takip etti, favori şarkıları için bu onuru hevesle kazandılar. Müzik aniden kesildi. Kalplerinde korku ve nefeslerini tutarak kabile, rahatsız eden sesi tekrar bekledi, onların eğlencesi. Lele, Lili. Kabile çağrısı ormanda hafifçe yankılandı. Bleiko Ampoen, Allah, merhamet diliyorum, Allah, diye fısıldadı Kalipandapatan, yalvararak. Çağrı tekrar edildi, giderek yaklaştı. Sonunda nehrin karanlığından bir banko ateşi açıldı, çok yaşlı bir adam kürek çek. Bölgeden Pandita Asinidi. Undi, nereye? Adı Kalipandapatan. Berio, Balbal,
diye bitkin yaşlı adam nefesini tuttu. Gece üzerlerine baskı yaptı. Nehir boyunca Asin'in ince bankosu, Kali Pandapatan ve birkaç seçilmiş savaşçıyla birlikte hızla ilerledi. Asin, sana ihtiyacımız olacak ve sana da Piyank, demişti şef ve çocuk tekneye atladı. Çok geride bıraktılar korkmuş, kafası karışmış kalabalık, yola çıkmaya hazırlanıyordu ve kısa süre sonra gece, küçük ön grubu yuttu, hızla ilerledi zararlı Berio. Piyank parmak uçlarında olgun bir mango toplamak için uzandı. Sudan beyaz bir sis yükseldi, manzarayı gizledi. Nemli bir esinti yolcuları üşüttü ve endişeyil balbal, korkunç için tanrılar. Nehirdeki engeller çok sayıda ve tehlikeliydi. Bir keresinde yüzen bir taneğin yanından geçtiler, kütük. Hemen onlara döndü, kanı donduran bir nefes neşelerinden çıkardı. Piyank'ın mızrağı tehditkârını susturdu, timsah. Ve grup aceleyle devam etti. Bir talitek, baykuş, hüzünlü koekini uluyor ve hüzünlü bu sesi birkaç adamı birbirine daha da yaklaştırıyor gibiydi. Turu orman, nehir yılan gibi kıvrımlı bir yol sarıyordu. Yoğun bitki örtüleri kıyı dolduruyor ve derenin çok fazla üzerinde eğiliyordu. Geride durma asmalar ve asılma eğrelti otları, kano içindekilere dokundu. Ve korktukları için onlarla temas kurdukları için kadifemsi yeşil gizleri sıkça böyle olurdu kötü dikenler ve zehirli dikenler vardı. Ateşli gözler ormanı süslemiş, gizlice davetsiz misafirlere saldırma fırsatı arıyordu. Ruhların hışırtısı görünmez tehlikeler konusunda uyarı veriyordu. Karangan, kumbarı, diye bağırdı Piyank. Ve tam zamanında banka onları esir tutmuş olabilecek sümüklü çamurdan kaçınarak yönünü değiştirdi, gece korkularının insafına kalmıştı. Uzakta bir ışık parıldı. Kurtarıcılara şaşkın sesler ulaştı ve yenilenmiş bir enerjiyle ilerlediler. "O-he, mihim," diye seslendi Asin, çatlak, titrek sesle. "O-he," cevabı mahalleden geldi. Piyank, Balbal'dan, seni ve kutsal Antink'inden korumanı sana bağlıyoruz. Kali Pandapatan bunu ciddi bir şekilde yaptı duyuru. İlk inen çocuktu. Topal ve duraklar etrafında toplanmış, onları kurtarması için yalvarıyordu. Kafası karışmış bir şekilde Piyank merak etti, ne ondan bekleniyordu? Ama aniden Büyük Ganasi'nin söylediklerini hatırladı. Gücün kaynağı inançtır. Gururlu küçük başı yukarı kalktı, cesur gözleri gülümsedi. Korkmayın, halkım. Piyank, büyücü çocuk, seni koruyacak. Şaşırtıcı bir fenomen mahalleyi korkutmuştu. Alacakaranlıkta, yaşlı Asin kulübesinin kapısında rüya gibi çömelmişti, Papita'nın küçük beyaz ceyriğini ölümcül ağacın altında mango yerken izlerken, aniden onun yükseldiğini, mücadele ettiğini, asılı kaldığını gördü havada. Sonra kayboluyor. Acınası çığlığı bir keresinde, başlarının üzerinde duyuldu. Sonra sessizlik oldu. Yaşlı nüfus araştırmaya korkmuş ve ateşin etrafında dolaşmış, ışık çemberinin ötesine geçmekten korkmuştu. Asin, kabile liderine Balbal'ın yakınlarda olduğunu bildirmek üzere gönderilmişti. Tüm gözler büyücü çocuğa döndü. "La ilahe illallah," diye yumuşakça dua etti Piyank, kaşlarını çatan ormanı her yandan incelerken. "Kali Pandapatan," dedi sonunda çocuk, "cesur davranmamız şart. Eğer Balbal ise üzerimizde, korkmayın, Piyank, cazibe çocuk, onunla buluşmaya hazırken artık gelemez. Eğer başka bir şeyse, o da öyle yakında süzülürken cesurca ilerleyip düşmanımızı öldürmeliyiz." Dinleyiciler bu konuşmayı rahatlatmış bir iç çekişle karşıladı. "Cesurca konuştun, küçük kardeşim," dedi Kali Pandapatan. Denizden bir tekne yükü daha geldi ve felaketin niteliği açıklanınca, herkes gönüllü olarak yardım etmeye başladı arama. Her biri bir meşale taşıyarak ikiye bölünerek ormanda dağıldılar. Belirli aralıklarda, Piyank kaldı, yaşlıların isteği üzerine Berio'da klan çağrısına yanıt vermeliydi. Lele Lili, hüzünlü gecede yankılandı, zayıf kalpli olanlara cesaret verdi ve arama ekibinin moralini korudu yukarı. Büyücü çocuk sessizce açıklığın kenarından dolaştı, her olası açıklığı inceledi, dikkatlice baktı köşelere ve yarıklara giriyordu. Mango ağacı, o yaşlı orman gazisinde onu ona çeken neydi? Bebek alttan kaybolmuştu sığınağı, Jane bayrağı korumasından koparılmıştı. Ateşin etrafındaki çemberden gelen bir çığlık onu yaklaşırken tutukladığı ağaç ile karşılaştı, ama onları rahatlattı, büyüyü ortaya çıkardı ve cesurca ilerledi. Ağır, koyu yaprakların üzerindeki çiğ parlıyordu ateş ışığı ve altın meyve cazip bir şekilde dışarı çıkıyordu.
Piyank parmak uçlarında olgun bir mango kopardı, destek oldu bedeni, ağaçtan sarkan büyük bir sarmaşığa dayanıyordu. Sarmaşık kıpırdadı, titredi ve kayboldu. Düşük bir çığlıkla çocuk geri çekildi. Ağaç büyülenmişti, hayattaydı. Devasa uzuvları, diğer iki kurbanı yaptığı gibi onu kucaklayacak mıydı? Piyank hareket edemiyordu. Hayranlıkla, canını tüketen parazit yaşam zenginliğine, gözleri fal taşı gibi açılan gözlerle baktı. Uzuvlarını izleyen orkideler ve ağaç eğrelti otları süslüyordu. Layana ve bajuca sarmaşıkları onu ölüm gibi bir kucaklamayla boğdu. Bu yılan benzeri orman sürüngenleri sarılır, görmezden gelir veya etraf dolaşır gövdenin yarısına kadar çıkan bulaşma platformu, ağacın tam tepesine çıkıyordu kırıst. Sonra geri döndü, sarkıp sallanan bir perde, ıslıklı bir perdeler gibi sarkılıyor, arayarak inatlı kollarını uzatıyor yeni destek veriyordu. Piyank her an bu doğaüstü canavar tarafından yakalanmayı bekliyordu. Ama bağıramıyor ya da hareket edemiyordu. Nerede oldu, kurbanlarını mı saklayacak? Hayatı soludu mu yoksa gövdesine mi çekti? Ne yaptığını zar zor fark eden çocuk, odaklandı. Yavaş yavaş yaklaşan iki göz kamaştırıcı ışık noktasına bakmak. Bir huzur üzerine çöktü ve nedenini merak etti, bir an önce çok korkmuştu. Yavaşça uzuvlarında bir uyuşukluk belirdi, bir heyecanlanma onu sardı. Hipnotik geldi, buz gibi ışıklar, ta ki yüzüne birkaç adım yaklaşana kadar. Lelelili, sessizliği dağıttı. Loş geçmişle piyank rahatsız edici sesleri birleştirdi. Parlayan ışıklar güzeldi, çekiciydi. Lelelili. Bir görev anısı, Piyank'ın bilinçaltını hafifçe harekete geçirdi ve duyuları çağrıya yanıt vermeye çalıştı. İkiz ateşler parlak ve yoğun büyüdü. Bir an ateş böceği kadar küçük, sonraki an ay kadar büyüktü. Evet, ağaç canlıydı, hareket ediyordu. Devasa bir sürüngen ona doğru sallanıyor, onu sıkıca tutuyordu. Lelelili, ısrarla çağrı tekrarlandı. Lelelili. Bir görev. Neydi o? Çekici çocuk. Charm çocuk kimdi? İstemsizce Piyank'ın eli göğsündeki büyüyü aradı ve kavradı. Kurtuldu. Bir çığlıkla tam zamanında geri fırladı. Asma atladı, titredi ve geri çekildi. Bir süredir merakla Piyank'ı izleyen Asin, ona doğru koştu ve bayılan çocuğu kollarında yakaladı. Piyank sessizce emirlerini verdi, sorgusuz sualsiz olarak itaat edildi. Yaşadığı kazadan sonra 2 gün boyunca bilinci yerine gelmemişti. Ve hastalığı sırasında canlı ağaçlar ve gözleri olan sarmaşıklar hakkında anlamsızca övgü yapmıştı, bu da rahatsız oldu Kali Pandapatan ve Asin'den. Ama şüphelerini şefine fısıldadığında, Kali alçak bir ıslık çaldı. Asin ve Tuğlu sırra dahil edildi ve Piyank'ın planını geliştirmek için çalışmaya başladılar. Timsah yemi için yakalanan bir yaban domuzu, kampongun, açıklık, ortasındaki bir direğe bağlanmıştı. Etrafında, bir ucundan açılan bambu bir kafes inşa edildi ve oradan yaklaşık 40 fit uzunluğunda alçak, çitlerle çevrili bir yol uzanıyordu uzun. Bu şeritte, aralıklı olarak, yapının üzerinde yükselen iskelet gibi görünen ratan silip ilimleri düzenlenmişti kemerler. Morolar sabırsızca geceyi beklediler, korkuyla mango ağacını izlediler. Genellikle olduğu gibi Tom Tom serenadı yoktu, gecenin gelişini müjdeler. Hiç ateş yakılmadı, akşam yemeği unutulmuştu. Berio kasvetli bir sessizlik kapladı. Gece geldi, yumuşak, kokulu bir gece, binlerce harikasıyla birlikte. Meraklı ay palmiye yapraklarının üzerinden baktı, tekrar baktı ve kalmaya karar verdi. Papita, bilezikleri donuk bir şekilde şıngırdayarak, kaybettiği evcil hayvan için üzülürken halsiz hareket ediyordu. Sikto ısrarla onu takip etti, dikkatiyle onu rahatsız etti. Somurtkan Mestizo, küçük çocuğu kışkırtmaktan zevk aldı kız, çünkü Piyank'ın favorisi değil miydi, Piyank onun düşmanı değil miydi? Kafası karanlıkla Charm Boy, yaklaşmasına izin verilmeyen komik görünümlü yapı üzerinde çalışıyordu. Küçük köle kız zarifçe Piyank ve Sikto'dan kaçtı. İş bittiğinde, Kali Pandapatan herkese evlerine gitmesini, kapıları kilitleyip kilitlemelerini ve acı altında hoşnutsuzluğu, ses çıkarmaması. Ölüm gibi sessizlik gerilimle doluydu. En yakın evin penceresinden Piyank, Kali, Asin ve Tuğlu ile birlikte nöbet tuttu. Elinde dar halkaları kontrol eden ratan kablosunu tutuyordu Lane. Dakikalar, saatler geçti ve Berio hala izliyordu. Nazik bir rüzgar orman fısıltılarını uyandırdı ve tohum ve polen yükü yurt dışına yayıldı.
Terk edilmiş kampongdaki mahkum itiraz etti ve mücadele etti, çirkin homurtuları orman huzurunu bozmak. Ayı donuk bulutlar gizliyordu ve uzun süre mahalle karanlık kaldı. Işık aniden üzerlerine patladı, Morolar uykudan irkildi ve sallanan, titreyen mango ağacına hayranlıkla baktı. Çevredeki ağaçlarda bir yaprak bile kıpırdamıyordu, ama mango hışırdadı ve uğursuz bir şekilde titriyordu. "Bak, Kali, haklıydım," diye fısıldadı Piyank. 4 adamın izlediği kulübede batıl inançlı bir dehşet yoktu. Ama her yerde diğer Moro evleri yüzlerine çöktü ve Allah'tan onları balbaldan koruması için yalvardı. Kaprisli ay bir yine gölgeli bulut. Bir sonraki ışık seli o kadar korkunç bir vizyon ortaya çıkardı ki, Kali ve cesur takipçileri bile sertleşti korkuyla. Mango ağacından siyah, kıvranan bir kütle, korkmuş çığlık atan domuza doğru süründü. Açılan uzunluğunda, ilerledi, neredeyse 30 feet kıvrımlı, dalgalı yaşam, mango ağacı ile domuz kafesi. Korkudan hasta olan Papita, yüzünü annesinin göğsüne gömdü, histerik bir şekilde ağlıyordu. Sikto, solgun ve titreyen, destek için pencereyi tuttu. Ular Sava, dev piton, nefesini tuttu, aceleyle pencereyi kapattı. Küçük bir esir maymun acınası bir şekilde inledi. Devasa yaratık, sesin dikkati dağılmıştı, başını kaldırdı, çatallı dili açık çenelerden girip çıkıyordu. Kral Python'un kulakları yoktur, ama diliyle duyar. O kadar narin sinir merkezi, titreşimle sesleri kaydeder ve bir piton dinlemeye hevesli olduğunda siyah, çatallı dilini uzatır. "Ah, tuzağa mı girecek?" diye nefes aldı Piyank. Domuz, kaderini izleyerek çığlık attı ve piton ilerledi. Eksik kolay bir yolda, kafese yandan yaklaştı ve güçlü kafasıyla onu ezmeye çalıştı. Başarısız oldu ve denemeye çalıştı. Çitin üzerinden kaymak için sivri uçlar birleştirilmişti ve sonunda açıklığı keşfetti. Simetrik yapıyı onaylamamış gibi görünen devasa uzunluğunu, garip görünümlü şeye sokmakta tereddüt etti. Morolar, yaratığın kaçıp veriyolarını gölgelemeye devam etmesinden korkuyorlardı. Python geri çekilmek üzereymiş gibiydi. Ama o anda domuz o kadar umutsuzca mücadele etti ki, Piton'un doğal içgüdüsü galip geldi ve bir an bile olmadan tereddüt ederek, koridora kıvrandı. İlk döngüyü geçti. İkinciyi geçti. Kafese ulaşana kadar. "Şimdi, Piyank, şimdi," diye fısıldadı Kali. Mesafeyi hesaplayan Piyank, ratağını çekti, kablo ve ilmek yılanın boğazını sıkılaştırdı. Bir anda çit paramparça oldu ve direkçiler yılan savaşırken bir parça gibi uçtuyordu ve zorlandı. Piyank ve yardımcıları kabloyu bir direğe sabitledi ve kamponga koştu. Diğer kabloları tutarak, yılan hareket edemeyene kadar onları daha da sıkılaştırdılar. Bulutlar ağırdı ve ay huzursuzca parlıyordu. "Meşaleler," diye bağırdı Kali, kadınlar onları aramak için koşturmaya başladı. Piyank ve Tuğluvi dikkatlice canavarın evine yaklaştılar. Başını tuttu, zehirle ıslatılmış pamuk tutuyordu. Piton vahşice uzatılmış çubuğu ısırdı ve pamuk yakalandı uzun ve kıvrımlı dişlerinde. Ne kadar uğraşsa da, ağzından kurtulamadı. Morolar kendilerini tebrik etti, düşündü tehlike geçti, ölümcül sonuçlarının ne olacağını pek bilmeden. Zehirin etkisiyle piton genişledi, ta ki ratanın halkaları gıcırdayana kadar ve çıldırdı. Yılan dalış yapmadı ya da mücadele etmedi, sessizce, istikrarlı bir şekilde çekti. O piton, yeşil ratan tangalarını yarım ankırdı inç çapında ve kısa sürede boynundaki tek tek bağlamalarından kıvrıldı. Mango ağacını yakalamak kuyruğuyla, gözlerini yuvalarından çıkarana kadar çekti ama ratan tuttu. Ağacın tutuşunu bırakıp yere düştü. Jampong'un kabloyu çekip zorlaması hakkında. Sonunda tamamen hareketsiz yatıyordu. Donuk, kapaksız gözleri yukarı doğru döndü. Hiçbir uyarı vermeden, ince kuyruğu dışarı doğru fırladı, süpürüldü seyirci kalabalığı. Ve o ölümcül yaşayan halkalar Sikto'nun etrafını sardı, talihsiz çocuğu öyle bir güçle sıkıştırdı nefes nefese kaldığını söyledi. Çaresiz çocuğu düşünmeden, kadınlar meşaleleri bıraktı ve çığlıklarla kaçtı gece, kampongu karanlıkta bıraktı. Sadece Piyank, pek popüler olmayan Mestizo'ya yardım etti. Kendini sürüngenin başına attı, Kempilan kalktı. Vurdu. Ama bıçağı işarete düşmek yerine, kalan tek kabloyu kesti ve canavarı serbest bıraktı. Algılama yeni antagonisti ve hissi özgürlük. Yılan kuyruğunu hızla Sikto'dan çözdü, Sikto ise donuk bir gürültüyle yere düştü. Yıldırımla ileri fırlıyor hızlıca,
Piang'ı dairesel kucaklamasında yakaladı ve kuyruğunu ağacın etrafına dolayarak çocuğu ona yasladı, eğer bir değirmende. Daha sıkı, daha sıkı. O devasa ve ürpertici halkaları sardı ama Piang cesurca savaştı. Bir ışık, diye bağırdı Tuğluvi, bilinçsiz Sikto'yu sürükleyerek uzaklaştırırken. Ve yakındaki bir kulübeden ince bir koşuştu, çağrıya karşılık gelen zarif bir figür. Başının etrafında dumanını ve kıvılcımlarını savan taze bir meşale vardı. "Çabuk ol, Papita," diye ısrar etti Tuğluvi, kız korkusuzca Piang'ı yardım etmeye geldi. "Piang," diye bağırdı. "Neden onu almasına izin vermedin Sikto?" Sesi boğucu çocuğa yeni bir hayat katıyor gibiydi. Bir tane büyük bir çabayla Piang kolunu gevşetmeyi başardı ve iki kez vurdu. Şimdi bolca kanayan piton tısladı ve kıvrandı, hala çocuğun etrafında sıkılaşıyordu. Piang tekrar itti, sonunda yaratığın kalbine ulaştı. Halkalar gevşedi ve Tuğluvi'nin iyi nişan aldığı darbe, korkunç kafayı kopardı, kafa zıplayıp Papita'nın ayaklarına yuvarlandı. Piang'ın gevşek, yırtılmış bedenini kulübesine taşıdıklarında, mahallede ağıtlar ve ağlamalar vardı. Piang, onların sevgili Charm boyu ölmüştü. Tomtomlarda hüzünlü bir tilik, ölüm sinyali, çalındı ve ağlama kısa sürede yükseldi, orman ve nehir sanki bir şekilde yerleşti dava. Öldü mü? Yenilmez Piang öldürülebilir miydi? Papita kapıda çömeldi. Kali Pandapatan hala küçük olan formun üzerine eğildi. Endişeli göz kapaklarının titremesini, dudakların aralanmasını izledi. Şef rahatlamış bir nefes aldı ve yumuşakça mırıldandı. "Küçük kardeşim, bir pek de gücüne sahipsin, civet kedisinin kurnazlığı ve mina kuşun bilgeliği. Hayatınız günler uzun olur." Kali'nin yüzünde anlamlı bir gülümseme belirdi, alakasız cevabı yakaladığında. "Papita, güvende mi?" Büyük bir kuraklık olmuştu. Böyle bir havayı veba takip edecekti ve Morolar zaten açlıktan ölüyordu. "Pirinç, pirinç," diye bağırıldı, ama her yerde ürün başarısız olmuştu ve yerliler çaresizdi. Piang, diğer çocuklardan daha başarılı bir şekilde yiyecek topluyordu ve annesi bir süre güvendeydi, ama öyle görünüyordu ki umut yoktu. Onun yiyecek eksikliğinden öldüğünü hayal ederken üzüldü, ona bakmak, onun işiydi. Öğle gününün boğucu sıcaklığında köy, en büyük hayvanların üzerinde birkaç beyaz adamın belirmesiyle şaşırdı, onları hiç görmemişti. Köyde dolaşan minik midilliler, garip yaratıkları ve çoğu kadını görünce saklanmak için kaçtılar, korkudan saklandılar. Erkekler yabancıların ilerlemesini somurtkan bir şekilde izliyor, onları durdurmaya çalışmıyorlardı, ama düşmanca tavırları karıştırılmazdı. "Dato nerede?" diye sordu tercüman, erkeklerden önce geldi. Cevap yoktu. "Hadi, şef nerede? Beyaz adamlar iyi haberler getiriyor, yiyecek getiriyorlar." Anında bir değişiklik oldu. Kali Pandapatan diğerlerinin önüne geçip müzikal patoysuyla şöyle dedi, "Ben Dato Kali Pandapatan. Konuş, bizi kandırmayın." Uzun bir sohbet oldu ve iki adam tartışıp el hareketleri yaparken, yabancılar yavaş yavaş çocukların bazılarını onlara yönelmeye ikna etti. Sonunda kadınlar yaklaştı ve kısa sürede tüm halk küçük topluluğu korumaya aldı, tuhaf süslemeleriyle devasa Amerikan atlarına hayranlıkla bakıyordu. Bir kısrak ayağını yere vurdu ve yüksek sesle kişnedi, seyircileri her yöne dağıttı, bu da beyaz adamların büyük eğlencesine neden oldu. Dato için her şeyi anlamak çok zordu. Halkına, büyük bir gücün beyaz adamları onları açlıktan kurtarmak için gönderdiğini açıkladı. Tercüman, Moroların artık hepsinin Amerika Birleşik Devletleri adında bir ülkeye ait olduğunu söyledi. Kalabalıkta, bu haberle şiddetli bir fısıltı yayıldı. Dato, sessizlik için elini kaldırdı, "Onları dinleyelim. Açız, bırakın bizi beslesinler. Gerekirse özgürlüğümüz için daha sonra savaşacağız." Kibirle Dato Kali Pandapatan yeni gelenlere karşı durup konuşmalarını istedi. Tercüman, adamların Birleşik Devletler askerleri olduğunu ve şeflerinin, adalarda aç Moroları aramalarını ve acılarını hafifletmelerini emrettiğini söyledi. Kurnaz Dato, teklifini kabul etmeden çok önce düşündü, bir saldırı için izliyordu. Cömertliklerinin gerçek olabileceğine inanması imkansızdı, onu böyle bir şekilde kabul etmişti, çünkü İspanyol yabancıların ihanetine çok alışmıştı. Yük treni, dik dağ geçidinin başında erzaklarla yüklü bir şekilde belirdiğinde, aç halktan bir çığlık yükseldi ve ona doğru bir telaş başladı. Malzemeler her aileye dağıtılıp şüphe yerlilerin zihninden silindiğinde,
Amerikanos, kurtarıcıları olarak karşılandılar. Seferin başında olan Teğmen Luis'e ve askerlere her türlü nezaket sunuldu, üzerlerine pirinç ve süs eşyaları yağdı. Dato Kali Pandapatan askerlere ve kabilesinin hizmetlerine bağlılık yemini etti. Dato'ya Lake Lanao'da bulunan gizemli pirincin haberini duyup duymadığını sor, Ricardo, dedi Teğmen Luis. Tercüman Dato'ya seslendi ve pirincin yüzeyde belirdiğinin iyi bilinen bir gerçek olduğunu öğrendi. Hiçbir belirgin kaynaktan gelmeyen gölde, o bölgede hiç yetiştirilmediği için yetkililer bu inatçı dedikodulara şaşkındı. Orada yetiştirilebilirse, kabilelere bu sık sık yaşanan kıtlıkları önlemek için yeterli miktarda kaynak sağlamak mümkün olabilirdi. Emin olmadığını söylüyor efendim, ama o bölgeden gelen yolcular, gölün bir köşesinden aynı anda pirinç toplama hikayelerini getiriyor. Oradaki kabileler çok vahşi ve yabancıların müdahalesine tahammül etmez, kimse araştırmaya cesaret edemedi. Buna kolayca inanabiliyorum. General Bushink'in o ülkeden geçen seferi korkunç bir karşıtlıkla karşılaştı. Birçoğunun hayatta kalması bana göre bir mucize. Teğmen bir süre sessiz kaldı, sonra şöyle dedi, ona güvenebileceği hızlı bir koşucu olup olmadığını sor. Ricardo şefe sordu. Evet efendim, Piank adında bir çocuk olduğunu söylüyor, rüzgardan daha hızlı, güneşten daha güvenli. Ona, bu çocuğu göle gönderip göndermeyeceğini sor, bu pirinçle ilgili gerçeği araştırmak için. Çocuğun ailesi için ona 50 bushel mısır teklif et ve ona, başarılı olsa da olmasa da, 25 bushel göndereceğimi söyle. Piank, Piank. Herkesin dudaklarında bu isim vardı. Kalabalıktan ince, uzun ve esnek, bir kamış gibi bir genç çıktı. Belini saran renkli pantolon bezi, bolosunu ve küçük bıçaklarını destekliyordu, sıkı düğümlü uzun saçları, parıldayan bir kriz gibiydi. Sessiz bir onurla emirlerini bekledi. Yüzünde hiçbir merak kendini göstermiyordu, dudaklarında hiçbir soru yoktu, sadece bekledi. Teğmen Luis çocuğun umursamazlığına şaşırdı, ama görev Piang'a açıklandığında, gözlerindeki parıltı, heyecan ifadeleri ve yüzünde birbirinin peşinden gelen neşe, Teğmen'in zihnindeki tüm şüpheyi ortadan kaldırdı. Piang seçildi. Piang gölün sırrını ortaya çıkaracaktı. Piang, kabilesine onur getirecekti. Annesine bakılacağı açıklandığında, aniden Dato'dan döndü, silahlarını ve kıtlık erzakını almak için kulübesine koştu. Yerliler Piang'ın yeniden ortaya çıkmasını beklerken sessizlik içindeydi. Hepsi, bu görevi üstlenmeye bu kadar hevesli olan çocuğun karşı karşıya olduğu tehlikeleri hissediyor gibiydi. 10 dakika bile geçmeden aralarına vardı yine. Dato'nun önünde selam verdi ve diğerlerine bakmadan patikadan yukarı doğru sıçrayıp ormana doğru ilerledi. Ama, diye itiraz etti Teğmen, kimse ona herhangi bir emir, herhangi bir talimat vermedi. Tercüman, Amerikalının şüphelerini Dato'ya iletti. Yüzünde bir gülümseme belirdi, Piang'ın ne yöne ne de tavsiyeye ihtiyacı var, hiçbir orman onun giremeyeceği kadar yoğun değildir, sırlarını saklayacak kadar derin bir su yoktur ondan. Piang sana pirinç haberini getirecek. Konuştum. Ve birkaç hamur çocuğunu yürüyüşe hazırlamak için ne kadar çaba gerektiğini düşünün, diye haykırdı Teğmen. Orman berbattı. Piang her yerde kuraklık kurbanlarıyla karşılaştı. Küçük maymunlar bir araya sokulmuş, bebekler gibi ağlıyorlardı, güneşte yanmış ağaçların üzerinde oturan büyük kuşlar hareketsizdi. Yumuşak bir şeye takılıp tökezledi. Her zaman tetikte olan bolosu anında hazır oldu ama buna gerek yoktu. Küçük bir misk geyiğinin ölmekte olan gözlerine baktı. Acıma ve şefkat kalbini doldurdu, aç kalmadan önce büyük geçite ulaşıp ulaşamayacağını merak etti. Kesinlikle orada farklı olurdu. Hep yağmur yağardı ve keşke dayanabilseydi. Sürekli bir enfiye gibi toz, çürümüş bitki örtüsünden yükseldi, burnunu acıttı ve ormana doğru daha derin ilerledikçe yüzünü başlığına bastırdı. Gece olmadan bir açıklığa ulaşması gerekiyordu. Ormanın zehirli atmosferinde uyumak neredeyse kesin ölüm demekti. Daha yukarıda iyi bir yer vardı ve ilk gecesi için oraya ulaşmaya kararlı olarak oraya doğru ilerledi. Su için kestiği layana asması kuruydu. Bir derenin sesini dinledi. Orman genellikle küçük akıntılarla doludur. Ama hiçbir ses onun tetikliğini ödüllendirmedi. Sendeleyerek ilerlerken, yolculuğunun orada biteceğini düşünmeye başladı. O sırada yüksek sesli sohbetlerden ötürü şaşırdı. Yakınlarda bir maymun yerleşimi vardı ve canlılıklarından, su için aç olmadıklarını biliyordu.
Umutla desteklenen gücüyle çabalarını 2 katına çıkardı ve bir açıklıkta bir kokos bahçesi görerek ödüllendirildi. Göründüğünde halktan genel bir itiraz yükseldi. Ancak maymunların ona fırlattığı hakaretlere aldırmadı ve minnetle, ona bombaladıkları kokos cevizlerini aldı. Her birini sallayarak onu attı. Hepsi kuruydu. Maymunlar, içinde süt olan kuru yemişleri boşa harcamayacak kadar zekiydi. Piyank, ayaklarını başörtüsüyle gevşekçe birleştirdi ve bir korse olarak kullanarak, bir ağaca maymun gibi kolayca tırmandı. Dallarda otururken bir Hindistan cevizini diğerine süzdü ve susuzluğu giderildiğinde, kendini eğlendirerek onları bombaladı. Maymun keskin nişancılarla çevriliydi ve gülerek kafasını ovuşturdu, onların atışlarından biri isabet etmişti. Dikkatle ağaçları yağdırdı ve maymunlar yavaş yavaş dağıldı. O kazanmıştı, eğlence bitmişti. Ormana çekilirken azarlıyor ve huzursuzluk yapıyorlardı, onları biraz daha fazla yanında tutmadığı için pişmanlık duyarak onları izledi. Büyük güneş şimdi ağaçların arasına batıyordu ve yatağı için malzeme toplamak üzere aşağı indi. Yüksekte, kokos ağacında piyank kanepesini yaptı. Birbirine yakın 2 ağacı seçti ve ratan şeritleri keserek bambu saplarını kapattı, birlikte bir platform oluşturdular ve ağaçlara bağlandı, gece dolaşanlarının ulaşamayacağı bir yerdeydi. Az olan erzakına daldı, sonra yuvasına koşarak kendini palmiye dallarıyla kapladı, bu da sıcaklık sağlar ve sağlıksız çiğe karşı koruma sağlardı. Piyank hızla rahatsız bir uykuya daldı. Bütün gece, altında vahşi yaratıklar, atılmış kabuklarda kalan birkaç damla nem için savaşıyordu, ama güvende olduğunu biliyordu ve onların hırlamaları ile çekişmeleri onu korkutmuyordu. Piyank suçlulukla irkildi. Muhtemelen geç uyumuştu. Güneş yüksekti ama nedense sıcaklık onu uyandırmamıştı. Ayağa kalkıp oturdu, gözlerini ovuşturdu, havayı kokladı ve sevinçle bağırdı. Yaprakların arasından hafif bir yağmur süzülüyordu, büyü bozuldu, orman yeniden yaşayacaktı. Aceleyle birkaç kuru yemiş topladıktan sonra ağacın aşağısına indi ve yolculuğu için hazırlık yaptı, kuraklığın nazikçe, sıvı güneş ışığı olarak adlandırılan şeyle bittiğini, bir kuraklık yerine şiddetli bir tayfunun geldiğini gördü. Yumuşak, yeşil kokos etinden istediğini yiyerek, bir ratanın uçlarına 2 kuru yemiş bağladı, soyundu ve omzuna attı, sarmaşıklardan ve hain tuzaklardan kaçmak için oraya buraya koşarak tekrar yola çıktı. Defalarca tekrar yuvarlandılar, su sıçratıyor ve kavga ediyorlardı. Lake Lanao'dan kaç gün uzaktaydı? Varmadan önce doğup batması gereken güneşleri saydı. Ganassi izini bulma şansı varsa, 4 gün vardı. Piyank, kıyıya dönüp patikayı takip etmek için zaman kaybetmemişti, ama içgüdüsünün onu doğru yola götürmesine güvenmişti. Elbette, gündüz güneşi ve gece büyük, parlak akşam yıldızını takip etse, 2. gün patikaya ulaşacaktı. Göl insanlarından her ne pahasına olursa olsun uzak durmalıydı. Bunlara güvenilmezdi ve casusluk yaparken yakalasalardı hayatıyla cezasını ödeyecekti. Orman çocuğu sessizce ve hızla ilerledi. Hiçbir şey dikkatli gözünden kaçmadı, eğitimli kulağından hiçbir ses çıkmadı. Bir keresinde, korkunç pitonun sıkıntılarından kaçmak için tam zamanında kenara fırladı, yılan yukarıdan süzülüp kurbanını almaya başlamıştı. Başka bir sefer bolosu onu kurtardı ve ayaklarının dibinde vahşi bir misk kedisi yattı. Kıkırdama yeteneğine rağmen, piyank bıçağını hayvanın karnına geçirdi ve derisinden neredeyse tamamen çıktı. Bu ona faydalı olurdu ve belki de postları iyileştirmek için kullanılan bitkiyi bulabilirdi. Seyahat etmek çok zordu. Öğleden sonra güneş görünmüyordu ve piyank yönünü kaybetti. Burada ve orada hata yapıyor, sık sık aynı yere geri geliyordu. Faydası yoktu. Güneşin ya da yıldızların yardımı olmadan yolu bulamazdı. Bazen tropikal yağmurlara eşlik eden yoğun sisi aşması günler sürerdi. Umutsuz bir şekilde yere atıldı. Alışılmadık bir ses onu başını kaldırıp dinlemeye itti. Tekrar geldi ve çocuk sessizce ayağa kalktı, duyularını ses üzerine odakladı. Dikkatlice ona doğru ilerledi. Ormanda saldıran kişi olmak her zaman daha akıllıcadır. Ses tekrarlandı ve piyank daha rahat nefes aldı. Bir hayvan tarafından yapılmıştı, korkunç göl düşmanları tarafından değil. Yavaş yavaş yaklaştı, çalılıkları araladı ve içinden baktı, heyecanından neredeyse bağırdı. Büyük geçite ulaşmıştı. Geniş bir nehir hızla akıp geçiyordu ve kıyılar boyunca vahşi karabaolar yuvarlanıp sıçrıyordu, hantal boyutlarına uymayan, garip bir şekilde küçülen sesleri vardı.
Piyank gözden uzak durmaya özen gösterdi. Çünkü tehlikeli olmaları genelde çok belirsiz olan sinirlerini şaşırtıyordu. 2 günden fazla bir süre boyunca Piyank, kogonotları ve acımasız sarmaşıkların karmaşası arasında mücadele etti, nehri geçip Ganassi izini takip etmekten korkarak, kendi yolunu kesip biçti. Sonunda, pembe bir şafak vakti göle geldi. Berrak göl, erken ışıkta parıldıyordu. Çocuk nefesini tuttu, manzaranın güzelliğinden çok memnun oldu. Uzakta dağlar mavi ve mor bir sis içinde yükseldi. Göl onların kalbinde yer alıyordu. Birçok berrak dere ve kaynakla besleniyordu. Yatağı bir zamanlar aktif bir volkanın krateriydi. Ancak Piyank bunu bilmiyordu. Sık ağaçların arasında yükselen sığınağından Piyank, göl insanlarının suyun üzerinde gidip gelmesini izledi. O gölün bir yerinde, yüzen pirincin sırrı vardı ve çocuk gerçeği keşfetmeye kararlıydı. Daha önce, şafak vakti suyun kenarında, sık ziyaret edilen bir yerin yakınında saklanmıştı. Her zamanki gibi, bir sürü yerli geldi öğle civarı. Piyank, onların su dolu kabakları ve kokos kabuğu bardaklarını batırdıklarını izledi. Bezlerin arasından süzdüler, bu hareketi tekrar yaptılar. Topladıkları pilavın çok arzulanan bir pirinç olduğundan emindi ve sabırsızca onların gitmesini bekledi, ancak onlar ayrılır ayrılmaz başkaları da görevi üstlenmek için geldi. Yapacak başka bir şey yoktu. Yine şafağa kadar beklemek gerekiyordu ve Piyank kendini korusuna doğru kıvırıp platformuna binerek evine döndü. Bütün gece çok huzursuzdu ve neredeyse hiç uyumuyordu, ilk ışık parıltıları için çok endişeliydi. Gözleriyle yukarı dönük olarak yatarken, yıldızların söndüğünü izledi. Tamamen kaybolmadan önce Piyank, suyun kenarında dalış için bekliyordu. Bolosu yanına salınmıştı ve ağzında daha küçük bir bıçak vardı. Bilinmeyen bir gölün dibine kadar neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Piyank, herhangi bir acil duruma hazırlıklıydı. Sonunda ışık gelmişti, sonunda berrak gölün içine bakabiliyordu. Kayaların üzerine olabildiğince tırmanarak kendini serinliğe, suya bıraktı. Bu hisse sevindiğini ve yerlileri izlediği yere doğru ne kadar kolayca kaydığını gördü bir gün önce. Pirinç izleri aradı. Deniz yosunu onu kandırdı, baloncuklar kayboldu ve onları yakalamak için uzandı. Etrafında döndü ve sonunda elleri küçük ve kaygan bir şeyin üzerine kapandı. Nefes nefese dokundu ve suyun içinde elini açtığında yumuşak pirinç tanelerini gördü. Uzun bir inceleme yaptıktan sonra, kimsenin görünmediğinden emin oldu. Dün morolar öğleden önce gelmemişti ve hızlı çalışırsa, bugün sırrı keşfedebilirdi. Derin bir nefes aldıktan sonra Piyank doğrudan aşağı atladı ve alt tarafta yüzerek ilerledi, kayaları dikkatlice inceledi, ama bir şey fark edemeden yüzeye çıktı. Şaşkın bir ifade yüzünü buruşturdu. Başını yana eğerek düşündü. Bu kesinlikle pirinçti, burada büyümüyordu, bu yüzden suyun altından gelmiş olmalıydı. Yine dalışa başladı. Ama bu sefer yüzeye daha yakın yüzdü ve kendisinden daha fazla pirincin yüzdüğünü gördü, hayal ettiğinden de çoktu. Dipten gelmiyordu, gölün ortasından sürükleniyordu. Heyecanla o yöne yöneldi, pirinç izini kaybettiğinde suyun altında yüzüyordu. Sadece o tek noktada zirveye gelmesi garip değildi. Güçlü bir akıntı onu yukarı doğru taşıyor, önünde bir girdap şeklinde döndürerek dipte batıyordu. Daha da uzaklaştı, hep gölün ortasına doğru yüzüyordu ve o ilerledikçe pirinç daha da kalınlaşıyordu. Hevesle öne atıldı, gözlerini açık tutarak pirinci izledi. Durdu. Tabanda duran o karanlık nesne neydi? Ne kadar yorgun olduğunu, nefes almak için durana kadar bilmiyordu, sonra, bir sonraki dalışının onu derinlere götüreceğini bilerek sırt üstü döndü ve sessizce süzüldü. Merakla yanıyor, orada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyordu. Yavaşça aşağıya doğru yüzdü. Bir şey ona daha dikkatli olması gerektiğini söylüyordu ve sonrasında bu dikkatine minnettar kaldı. Çünkü pervasızca diplere dalmış olsaydı, muhtemelen bu oraya son dalışı olacaktı. Yakınında hareket eden büyük bir cismin farkındaydı ve çarpışmadan kaçınmak için tam zamanında kaçtı, yüzeye doğru koştu. Suya düz yatarken derinliğe baktı ve etrafta yüzen birkaç karanlık şey gördü. İlk başta korkmuştu, sonra köpek balıkları ve timsahların dağ göllerinde yaşamadığını hatırladı. Cesurca aşağı indi, ama bu sefer elinde bolo vardı. Aşağı indi ve yine o tuhaf, kare şeylerin etrafta sallandığını gördü. Onlar devasa kaplumbağalardı, gölün en dibinde, daha koyu bir nesnenin etrafında kümelenmişlerdi. Piyank bir kez daha zirveye çıktı.
Artık korkmuyordu, kaplumbağalar saldırıya uğramadıkça savaşmazdı ve çocuk, sakar yaratıklardan kolayca daha hızlı geçebilirdi. Ama gölün ortasında orada ne yapıyorlardı? Kaplumbağalar sığlıklara yakın yaşar ve mantarlar ile köklerle beslenirlerdi. Bir kez daha aşağı indiğinde, güçlü bir akıntı tarafından karşılandı ve savaşarak geçmek zorunda kaldı. Küçük parçacıklar hızla geçerken onu acıttı, ona, sanki milyonlarca balık oraya buraya koşup bir şeye vuruyormuş gibi geldi. Pirinçti. Yavaş yavaş Piang'da hedefine ulaştığı fikri doğdu, kaplumbağa ona ilk ulaşmıştı ve sır, alttaki o karanlık şeyin içinde gizlenmişti. Telaşlı ama kararlıca, yabani otlardan ve sürüklenmiş odun parçalarından kaçınarak aşağı doğru ilerledi. Diplere yaklaştıkça su daha sakinleşti, akıntının heyecanı azaldı. Nefesi neredeyse kesilmişti, birkaç saniye daha dayanamazdı, ama orada ne olduğunu görmesi gerekiyordu. Tek bir büyük çabayla mücadele etti ve göl tabanının sert kumuna ulaştı. Biraz sersemlemiş bir şekilde etrafına baktı ve orada, üzerinde yükselen bir gemi vardı. Piang havaya ulaştığında neredeyse baygındı. Rüya mı görüyordu? Bir gemi nasıl Lanao Gölü'nün dibinde dinleniyor olabilir ki? Merakını bastırarak kendini dinlenmeye zorladı. Sırt üstü uzandı, tamamen dinlenene kadar uzun ve düzenli nefesler aldı. Yavaşça aşağı indi, kütük gibi kaplumbağalarla temastan kaçınarak karanlık şeyin etrafında döndü. Evet, bir tekneydi. Piang hayatında sadece böyle bir tekne görmüştü. Uzunluğu sadece yaklaşık 35 fitti, ama bir dağ gibi onun üzerinde yükseliyor gibi görünüyordu. Hayranlıkla daha da alçaldı, güvertede durana kadar indi. Kaplumbağalar ve balıklar ona hiç dikkat etmedi, o da dikkatlice inceledi. Ortada duran büyük tüp, Piang'ın tanıdığı, kızgınken duman çıkaran ve ormana, sıcak tükürük, fırlatan cinstendi, kenarlarda ise sümük ve yabani otlarla kaplı küçük siyah nesneler vardı ve bunun bu çirkin şeylerden kaynaklandığını düşündü. Tüm bu inceleme sadece birkaç saniye sürdü, ama Piang için yıllar gibi geldi. Aceleyle tırmandı, tekrar ciğerlerini doldurdu ve daha ileri keşfe hazırlandı. Geri dönerken, pirinci yüzeye taşıyan akıntıyı geçti ve görevini hatırladı. Sütlü izi takip ederek teknenin kıçına ulaştı ve orada toplanan hayvan kütlesini görünce ürperdi. Yanlarına sürünerek yarattığı korkuyla yaratıklar dağıldı, tekneyi net bir şekilde görebilmesi için çekildiler. Sadece bir yaşlı kaplumbağa rahatsız edilmeyi reddetti ve Piang onun bir şeyi çekip ısırmasını izledi. O da buna çok yakındı. Birden bir şey onu kör etti. Ellerini uzattı ve atlatmayı başardı, ama acelesi arttı, yolunu bulduğunda ellerinin üstü ıslak pirinçle doluydu. Yaşlı kaplumbağa bir pirinç torbasının ucunu yırtmıştı ve içindekiler yukarı doğru döndürülüyordu. Çocuk suyun üzerinde uzanırken, olağanüstü keşfini gözden geçirirken gücü neredeyse tükenmişti, yeni bir tehlikenin farkına vararak şaşkınlık yaşadı. Hızla dalışa geçti, ama o tarafa giden bir vinta içindeki adam onu görmeden önceydi. Piang yakalanmıştı. Düşmanlarının gelişini izlemekte başarısız olduğu kendi heyecanı yüzünden, şimdi savaşmak zorundaydı. Vinta hızla yaklaştı. Piang suyun üzerinden görebiliyordu ve başının üzerine çıkana kadar izledi. Bir atılışla tüm gücüyle ona vurdu, onu rahatsız edip içindeki kişiyi dışarı attı. Adam bir bağırışla Piang'ı yakaladı ve şaşkın çocuk eski düşmanını tanıdı, Sikto. Dışlanmış, kabileden kabileye sürüklenen, ona tahammül edecek herkesin paraziti olan adam. Kendi evini kurduğu göl halkı, az önce Piang'ın saklandığı yeri keşfetmişti. Çocuğun pirincin sırrının peşinde olduğunu tahmin ederek şansını değerlendirmiş ve kendisini en az koruyabileceği sırada ona saldırmıştı. Tekrar yuvarlandılar, su sıçratıyor ve kavga ediyorlardı. Piang nefes almakta zorlanıyordu ama neyse ki Bolo hala elindeydi. Büyük zorba, Piang yakında kaçamazsa dövüşü kazanacaktı. Çünkü çocuk zaten nefessiz ve bitkin düşmüştü. Piang'ın zihninden mutlu bir düşünce geçti. Kaplumbağalardan birinin yüzeye yakın yüzmesini izledi ve ardından çığlık atarak, "Timsah," diye ona işaret etti. Korkmuş Sikto kaplumbağadan uzaklaştığında, Piang tüm gücüyle vurdu ama çok güçsüzdü ve bıçağı o kadar ağırdı ki rakibini sadece sersemletti. Sonra aniden uzaklaştı. Zorba toparlanmadan önce Piang Vinta'yı düzeltmiş ve nehrin bu yönüne doğru kürek çekmeye başlamıştı. Sikto onu takip etmeye çalıştı ama Piang sadece güldü ve daha hızlı kürek çekti.
Tekrar özgürdü, bir teknesi vardı ve pirincin sırrını biliyordu. Allah gerçekten küçük Piang'a iyi davranmıştı. Hızla küreğini çalıştırdı. Nehrin ağzına doğru ilerlerken akıntının ona karşı olduğunu düşündü, ancak istikrarlı çalıştı ve kısa sürede öfkeli Sikto'yu gözden kaybetti. Duraksadı. Nehirden bir tekne filosu çıkıyordu. Onlar alışılmış pirinç avcılarıydı ve ödülü kazanmak için onları geçmesi gerekiyordu. Ya ona seslenselerdi? Onların lehçesini konuşamıyordu ve kesinlikle Sikto'nun teknesini tanıyacaklardı. Onu gördüklerini düşünmedi. Bu yüzden rotasını doğuya doğru değiştirdi ve yavaşça o yöne kürek çekti. Yakında arkalarından geçti. Yalnız kayıkçıya aldırmadılar ve neyse ki nehre doğru yöneldiler. Hemen ardından adamlar Sikto'ya ulaşır, onlara dövüşü anlatır ve onlar da peşinden giderlerdi. Piang'ın kaçma şansı gerçekten çok düşüktü, ama biraz irkilmişti. İnatla akıntıya karşı mücadele etti, sabırla hızlı suya karşı çalıştı. Sonunda nehre ulaştı, ama biliyordu ki bu sırada Morolar peşindeydi. Arkasındaki nehirde görünmemeleri, güvende hissetmek için bir sebep değildi. Nehir dolanırken ve vadiler boyunca dolaşırken, onu karayoluyla engellemeye çalışacaklarından emindi. Şanslar kesinlikle Piang'ın aleyhine dönüyordu. Yollarına yabancı olduğu bir ülkedeydi. İzlere aşina değildi ve en hızlı Moros kabilesi tarafından avlanıyordu. Ganassi izi ise söz konusu bile değildi. Göl halkı onu arıyor olacaktı. Yolunu açtığı orman aranacak ve yakın zamanda kamp yaptığı yer keşfedilecekti. Evine giden her geçiş yolu izlenecekti. Birden Piang, Amerikano, askerlerini hatırladı. Tam aksine, korkunç bataklıkların ötesinde bir yerde yaşıyorlardı. Bir an bile tereddüt etmeden kıyıya doğru yöneldi, vintayı kaldırdı ve sabitledi. Sonra dereye daldı ve karşı kıyıya yüzdü. Göl halkı vintayı bulduğunda, ormanın o tarafını ararlardı. Piang numarasından memnun oldu. Çocuk cesurca tek kaçış yolunu buldu. Bataklıklardan ve dağların üzerinden yapılan yolculuğun imkansız olduğu düşünülüyordu. Ama Piang moralini bozmadı. Çevredeki ormanı ararken fark edilmediğinden emin oldu ve hem evine hem de düşmanlarına sırtını dönerek, uzak zirveler olan Dos Hermanas'a doğru ilerledi. "Dur!" 4 numaralı posta nöbetçisi döndü ve nişan aldı. Çalılıklarda bir hışırtı daha duyuldu. "Dur!" ikinci uyarı geldi. Neyse ki adam yaşlı bir askerdi ve sinirleri iyi tecrübeliydi. Sadece bir uyarı daha olacaktı. Mermi gelecekti o zaman. Gergin bir nöbetçi dinledi. Ormanda merakla uzun süre beklenmez. Tam o sırada ultimatomunu söylemek ve bunu kurşunla vurgulamak üzereyken, ince bir beden çalılıkların arasından sendeleyip yere düştü. Tabii, ve ölü numarası yapıyor. Amca Dudley için o oyunu oynama. İrlandalı, limana yaklaşırken şöyle şarkı söyledi, muhafızların onbaşısı. 4 numara, gözlerini hareketsiz olan bedenden hiç ayırmadan bekledi. "Ne oldu?" diye seslendi onbaşı, takımıyla birlikte patikadan yukarı koşarken. "Şüpheli yağlayıcı." Nöbetçi çökmüş formu işaret etti. Dikkatlice yaklaştılar. Çok kez insani sempatileri ihanetle ödüllendirilmişti. Yerli kıpırdamadı. Bir gardiyan ayağıyla onu dürttü, direniş yoktu. "Sanırım tamamen hazır," diye ilan etti onbaşı. "Kaldır onu. Sülükleri boş ver, sana zarar vermezler." Çocuk bir odun yığınının tepesine kaldırıldı. Ormanın izlerini taşıyordu. Elleri ve ayakları dikenlerle tırmalanmış ve yırtılmıştı, bazı dikenler hala canlı olarak görünüyordu. Kaburgaları, sıkı çekilen derisinin arasından açıkça belli oluyordu ve sülükler ona yapışmıştı, yorgun bedeninden kanı emiyordu. Uzun saçları alışılmış topuzundan çözülmüştü ve kafasının etrafında serbestçe sallanıyordu. İnce kolları yanlarında donukça asılı duruyordu. "Aman Tanrım, yıkamaya ihtiyacı var artık. Açlıktan ölüyor olmalı." Süngüsünü kullanarak onbaşı, siyah saçları yüzden çekti. Bir ünlem çıkararak çocuğun üzerine eğildi. "Vay canına! Bu, Teğmen Louis'in göle gönderdiği çocuk. Bize bu yönden nasıl ulaştı?" Adamlar sessizce birbirlerine baktı, hepsi Dos Hermanas'ın üzerinde yol açmak için yaptıkları boşuna denemeleri hatırlıyordu. Susuz dudaklarının arasından zorlayarak, onbaşı Piang'ı nazikçe salladı. Çocuk gözlerini açtı ve ürperdi. "Şimdi iyisin, küçük uşak," dedi onbaşı. Piang dili anlamasa da nazik bir tonda, zayıf bir gülümsemeyle cevap verdi. Yavaşça dirseğine kalkarak garnizona işaret etti, "Hombre." "Adam," diye mırıldandı. Bildiği tek İspanyolca kelimeydi ve askerler onun Teğmen Louis'i istediğini tahmin etti.
"Onu götürün çocuklar," dedi onbaşı ve Piang'ın ayağa kalkmasına yardım ederek örnek oldu. "Çocuğun hikayesi inanılmaz, Louis. Bir savaş gemisinin Lanao Gölü'nün dibinde olması kesinlikle imkansız," diye itiraz etti General Beach, yönetim binasındaki masasının önünde ileri geri yürürken. "Karargahtaki kayıtları ararsanız efendim, sanırım bu adaya gönderilen ve işgal edilme arifesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu göreceğiniz 3 topçu gemisinden bahsedeceksiniz, İspanyol hükümeti zamanında." Ve öyle oldu. Mahallenin yaşlı yerlileri arasındaki sorgulamalar raporun doğrulanmasını sağladı ve küçük topçu gemilerini dağ geçitlerinden bölümler halinde taşımaya dair tuhaf hikayeler yüzmeye başladı. Sonunda General Beach ikna oldu ve göle bir soruşturma ekibi göndermek için gerekli emri verdi. Piang rehber olacaktı. Seward nakliye gemisi askerleri Iligan'a taşıdı ve dağ yolundan Lake Lanao'ya kadar mücadele başladı. Sikto yaklaşmayı ilk uyaran oldu. Bir sabah partiyle kamp kurarken, Marie Christina şelalesinde karşılaştı ve hemen Marahui'ye koştu. "Beyaz şeytanlar geliyor," diye bağırdı. Hain Piang onları bize götürüyor. Dato Grande konseyini topladı ve askerlerin gelişini endişeyle beklediler. Amerikalılardan korkmak için iyi nedenleri vardı. General Bushing o bölgeyi muhteşem seferinde süpürmüştü ve göl halkı arasında, nişancılarının doğruluğuna tanıklık eden birçok sakat vardı. Ancak tercüman Ricardo'nun ortaya çıkmasıyla rahatladılar, Ricardo askerlerin düşmanca olmadığını, aksine Morolarla arkadaş olmak için geldiklerini açıkladı. Piang gururla kolonun başında sallanarak onları yeni platform evine yönlendirdi. Kamp kıyıya kuruldu ve mühendisler hemen işe başladı. Çocuk, dalgıçların hantal kıyafetlerini düzeltmesini sabırsızca bekledi ve her şey hazır olduğunda suya daldı, gözden kayboldu. Onunla birlikte süzülen korkunç figürler Piang'da gülme isteği uyandırdı. Devasa şeytan balığı gibiydiler ve o sakar elbiseye nasıl dayanabildiklerini merak etti. Erkeklere liderlik ettikten sonra tekneye çıktı ve gözleri aşağıya doğru yüzdü. Daha fazla tekne varsa, önce onları bulmak istiyordu. Kıyıdaki erkekler onun çevik hareketlerini ilgiyle izliyordu. Bir bağırışla tekrar kayboldu. Evet, bir ikinci tekne vardı. Ve o, batmış geminin etrafında dolaşırken yanında başka bir gemi daha gördü. Kıyıya doğru yola çıktı, general ve teğmenin beklediği yere yüzdü. "Ne konuşuyor, Ricardo?" diye sordu general. "Diğer iki tekneyi gördüğünü söylüyor efendim. Bu kesinlikle şanslı bir keşif, Louis. Bu konuda Washington'a bir rapor sunacağım ve bilgeliğiniz için takdir edileceksiniz." Genç subay memnuniyetle kızardı ama yanıtladı, "Teşekkür ederim efendim, ama bence Piang tüm övgüyü hak ediyor." Görevin tamamlanması günler sürdü. Pirinç sonuna kadar gizemli kalmıştı ve subaylar, tamamen çürümemiş olmasına şaşırmıştı. Dalgıçlardan gelen ilk rapor, teknelerin batırıldığı söylentisini doğruladı, muhtemelen Amerikalıların onları yakalamasını engellemek için yapılmıştı. Hepsi, çuvallara paketlenmiş ve güvenli bir şekilde teneke kaplı kutulara yerleştirilmiş pirinç ile doldurulmuştu. Yakın zamana kadar sudan korunmuşlardı ama yukarıdan ağır bir şey üzerlerine düşmüş, dış örtülerini ezmişti. Kaplumbağa ise gerisini yapmıştı. Askerleri başka bir sürpriz bekliyordu. Bir dalgıç birkaç kırak fişeği çıkardı. "Bu bir gizem," dedi Teğmen Louis. "İspanyollar asla Craigs kullanmadı, onları bu bölgeye ilk getiren bizdik, değil mi?" General Beck'in yüzünde bir gölge belirdi. Sessizce dalgıçlara daha fazla mühimmat aramalarını emretti. Sessizce beklediler ve Louis, şefinin yüzündeki hüzünlü ifadeyi neyin getirdiğini merak etti. Dalgıçlar fişeklerle yarı dolu bir tahta kutu çıkardığında iki subay üzerine eğildi, bir tarafta, ahşapta damgalanmış şekilde açıkça görünüyordu, "Depo çeyrekçesi, San Francisco, Cal." "Öyle sanmıştım," diye mırıldandı general. "Peki, sen ne biliyorsun ki?" diye bağırdı Louis. Halk, yıllardır binlerce kişinin ne olduğunu merak ediyordu. General Bushing'in Mindanao'daki muhteşem yürüyüşünde yanına aldığı mermilerden. "Cinayet ortaya çıkacak. Burada." Ellerini sevinçle ovuşturdu, hafifçe güldü. "Sence bu mühimmat buraya nasıl geldi, Louis?" General Beach ciddi bir şekilde sordu. "Tabii ki buraya terk edildi. Evde pazar baskılarında Bushing'in kahraman olarak ilan edildiğini hatırlamıyor musun? Kayıtlara giren herkesten daha fazla mühimmat harcadığı ve görünüşe göre daha fazla savaş yaptığı yazıyordu. Neden gerçeği söylemedi?"
General Beach, meslektaşına karşı bu adaletsizliği olumsuz karşıladı. "Genç Amerikanın tipik aceleci sonucu," dedi general keskin bir sesle. "Genç adam, o generali tanıyor musun? Bushing sadece en yetenekli askerlerimizden biri değil, aynı zamanda hizmetteki en deneyimli diplomatlardan biridir." Louis, General Bake'i hiç bu kadar huzursuz görmemişti. Bu keşif Savaş Bakanlığı için haber olmayacak, kazanın ayrıntılı anlatımına zaten sahiptiler. Durdu, gözleri gölü taradı. "Louis, bu göl çok talihsiz bir kazaya yer verdi." Dışarıda, General Beach gölün ortasına işaret etti, "Onlarca askerimiz kayboldu ve halk, onların trajik düşüş hikayesini asla öğrenemedi." General Bushing, Camp Vickers'ta mahsur kalanlar için gölün üzerinden 6 sal mühimmat taşımaya çalışıyordu. Vahşi bir gece fırtınasında, birkaç adam doğaçlama sallarla yola çıktı, ancak yarı yolda her taraftan saldırıya uğradı ve neredeyse yok edildi. Sadece General Bushing'in bilgeliği ve cesareti tüm birliği ölümden kurtardı, mühimmatın denize atılmasını emretti ve zorlu bir savaştan sonra kalan adamlarını kurtardı. Hayatta kalanların hepsi inancını korudu ve kaybedilen Cracks'ın hikayesini asla açıklamadı, bu da General Bushing'in komutası üzerindeki olağanüstü etkisini kanıtlıyor. Çünkü Morolar bu kullanışlı cephanelikten haberdar olsaydı. Sonunda küçük filo kalktı, boyası ve cilalı metaliyle, neşeli ve cesurca çapa yürüdü. Tüm göl kabileleri kutlamayı izlemek için toplandı ve garip gemiye hayranlıkla baktı. Birçok Amerikalı, keşif haberiyle göle çekilmişti ve kamp neredeyse orijinal boyutunun 2 katına kadar büyümüştü. Bazı subayların eşleri, bu yeni manzarayı görmek için yolculuğun zorluklarına katlanmıştı. Tekneler denize dayanıklı olarak kabul edildi ve test edilecekti. En büyük tekne, amiral gemisi, bir ucundan diğerine solmuş bayraklarıyla süslenmişti, ama kıçta, mevcut milliyetini gururla ilan eden yıldızlar ve şeritler dalgalanıyordu. Bayrağın başında, kolları kavuşmuş, başı dik duran, sağlam ve kayıtsız bir figür duruyordu. Piyank, küçümseyici bir şekilde kalabalığı süpürdü, kibirli gözünde yerlileri merak ediyordu. Sikto'ya, diğerlerinden daha fazla dikkat etmedi. Üstün özgüveniyle Piyank, Sikto'yu yetkililere bildirmekten çekinirdi. Yeni bir onurla giyinmişti ve bu onuru düşünmekten, çok daha üstün tutuyordu Sikto gibi layık olmayan bir rakip. Ve sessizce, Mestizon'u alt etmek için başka fırsatların da sunulacağı umudunu besliyordu onu. Bir emir verildi. Tiz bir ıslık, orman halkını şaşırttı. Motorlar zonkladı ve bir başka saldırıdan sonra tekneler karşılık verdi. Bankalardan bir tezahürat yükseldi. Piyank, teknelerin adını değiştirme onuruna sahip olmuştu. En küçüğü, annesi Minka'nın adını taşıyordu. Bir sonraki kitap adanmıştı, kabilesinin en büyük kahramanı Dato Ali'nin anısına. Ve karakteristik olarak, amiral gemisinin pruvasında, çocuğun ayakları, parlak altın harflerle parıldıyordu, P-A-N-G. İçerik. Seward nakliye gemisi, Jolo'ya yaklaşıyordu. Uzakta gün batımı, sahili sayısız narin tonla boğmuş, sertliği yumuşatıyordu ormanın taslağı. Kasabanın üzerinde dolaşan bir vahşi güvercin sürüsü, gerçek barışın dışında olan iç barışını ima ediyordu o entrika yuvasında durum. Gözlükler, izole garnizona, sadece bir medeniyet kırıntısına, yöneltildi, ormanın eteğine fırlatıldı ve heyecanlı turistler, aptalca sorularıyla kendilerini zaferle kapladı. Kirli, çok renkli giysiler giymiş, utanç içinde düşmüş bir gökkuşağı gibi görünen koyu tenli, queer insanlar, yeni gelenleri karşıladı somurtkan bir sessizlikte, onaylamadıkları çok belirgindi. Bir karantina subayı gemiye bindi ve genç teğmeni istedi, siyasi garnizonuna katılmak için. "Merhaba, Louis, Basilağında bir ayaklanma var. Yine Cekiri, sanırım. Hemen merkeze gitmeni istiyorlar." Motorun gıcırdaması, ince küçük silah gemisi sabahın kayarak ilerlediği tek sesti. Louis, bir süvari birliğinin komutasına verilmişti ve herhangi bir ayaklanma bastırmak için Basilağına gitmesi emredildi, bu tehdit olabilir. "Juramentado," diye fısıldandı ve emri, askerlerin müdahale etmesine izin vermemek, bastırmak için ortaya çıkan herhangi bir sorun. Tıraş kuyruğu, yani Yeşil Louis için oldukça büyük bir sipariş, General Beach vedalaşırken söylemişti, "Ama bahse girerim sen ve o karanlık gölge. Senin de iyi olacak." Güçlü el tokalaşması ve nazik gülümsemesi, genç subayın kalbini ısıttı. General Beach,
Alışılmadık derecede tümen komutanı pozisyonuna uygun olarak gençti ve takipçilerinin sevgisini nazik tavrı ve onuruyla kazanmıştı. Doğrudanlık yaparsa, Louis onun adına ölümü karşılardı. "Teşekkür ederim efendim," dedi ve "Dark Shadow," dedi, geleneğine göre selamladı. O gece Amerikalılar, parlak yıldızların kubbesi altında sallanırken, Juramentadon'un anlamı hakkında bir soru ortaya çıktı. "Piyank," dedi Teğmen Louis, "halkınızın bu geleneğinden bahseder misin?" Çocuk utangaçça başını eğdi ve parmaklarını kıpırdattı. İyi Amerikalının aldığı için vahşi halkından utanıyordu, onu evine götürdüler. Ama açıklaması için ikna ettiler ve aralarında onun komik hikayesinden şu hikayeyi topladılar, kırık İngilizce. Bir Moro hayattan yorulup cennete kısa bir yol seçmek istediğinde, kutsal bir pınarda yıkanır, kaşlarını tıraş eder, kıyafetleri kendisi beyaz giymiş ve pandita tarafından kutsanmıştır. Yemin ettiği yemine, juramentar, yani Hristiyanları öldürerek ölmek, denir ve kötü bıçağıyla silahlanıp yola çıkar. Bir toplantı seçmek, iyi serpilmiş Hristiyanlarla ölümcül işine başlar ve nefes aldığı sürece sağa sola doğru hareket eder. Piyank onlara, güçlü bir Moro juramentadosunu gördüğünü. Bir süngü ile çeliği kendine daha da sapladı, böylece topun diğer ucundaki askere ulaşabildi ve askeri ikiye böldü, ölmeden önce. Dinleyicilerinin yüzlerindeki dehşet Piyank'ı duraklattı ama onlar onu teşvik etti. Jack Curry'nin kutsal alanına doğru ilerlediğimiz için, sanırım bu adamlar hakkında tüm soruşturmayı toplamamız bizim için uygun olur, diye araya girdi bir acemi. Piyank'ın büyük, siyah gözleri, Juramentadon'un kutsanmışların evine, gölgeli bir yerde nasıl yolculuk ettiğini anlattığında gizemle doldu, beyaz at, bir karabaodan daha uzun, tam alacakaranlık çökerken. Gerçekten de onlara bu olguyu gördüğünü garanti etti kendisi ve ormanda sürünen doğaüstü soğuk ve nemi hatırlayınca ürperdi, ruh varken geçiyordu. Boş, Piyank, şimdi o masallara inanmamalısın, sen iyi bir Amerikalısın. Tabii, iyi Amerikalıyım şimdi, diye gülümsedi Child. Basilan adasını Sulu grubundaki birçok adadan ayıran hiçbir şey yoktur. Ancak yerliler düşmanca görünmüyordu ve Teğmen Louis, Çavuş Greer'e karşı uysal olduklarını belirtti. "Sizi kandırmalarına izin vermeyin efendim, onlara güvenilmez," diye yanıtladı. "Ah çavuş, sanırım hepimiz kirli dilencilerden çok korkuyoruz. Eğer onlardan kaçmayı bırakırsak, onlar da beklemeyi bırakacaklar bizim için." Yaşlı adamın yüzünde şüpheleri belli değildi ama bu genç adamın adamları nereye götüreceğini merak etti ve içten, Savaş Bakanlığını, bir bebeğin komutasıyla ormana asker gönderdiği için lanetledi. Yakında fikrini değiştirecekti bu özel, bebeğin. Kamp, suyun kenarında, yiyecek ve su ile gölge sağlayan yüksek bir kokos koruğunda kurulmuştu. İşler bittikten sonra, adayı keşfetme özgürlüğü verildi. Çavuş başını salladı, deneyimsizliğini hissediyor gibiydi. Yeni subay, disiplin sınırlarını aşarak yerlilerin ihaneti hakkında tekrar uyarıp tavsiye verdi, adamları kampta tutmak için. "Bu yeterli çavuş," diye yanıtladı Teğmen. Yaşlı adam selam vermek için sertleşti, tekerlekli arabayı döndü ve şirket sokağında kayboldu. Gün batımında geri çekilme sesi verildi ve tüm adamlar hesaplandıktan sonra ateşlerin etrafında toplandılar. Manzaralı yerliler neşeli askerlerle karışıyor, önemsiz alışverişler üzerinde pazarlık yapıyor ve tartışıyordu. Sıcak koku arasından yabancı sesler, Louis'e evden uzak olduğunu sürekli hatırlatıyordu. Alacakaranlık geceye büründü, elinde pipo tutarak, garipliği gözden geçirdi sahne. Evdeki insanlar Noel arifesini kutluyordu. Bir yerde kar yağıyor, çanlar çalıyor. Ve bir annenin duaları vardı sulu ormanında, uzaktaki çocuk için fısıldanıyordu. Küçük Piyank ayaklarının dibinde çömelmiş, sessizce izliyordu sahne olarak, efendisine yakın olduğu için mutluydu. Aniden çocuk fırladı, kalabalığın arasına koştu ve bağırdı. Uzun boylu bir Moro, hiçbir uyarı vermeden, korkunç kamp planıyla ileri, sola dönmeye ve dönmeye başlamıştı ve öncesinde herkes önleyebilirdi, 2 askeri yere sermişti. Bir uluyuşla Louis aralarına atladı, tabancası doğrulmuştu ama tetiği çekmeden önce, Moro kılıcı kendi hayati noktalarına gömüp ileri fırladı, ölü halde. "Bak, bir tane daha," diye bağırdı Piyank. Tam zamanında, Teğmen'in tabancasından atılan bir mermi başka bir ölümcül fanatiki susturdu. Toplanmaya sızmışlardı, yeşil sarongların altında iyi gizlenmişti.
ama Piang'ın hızlı gözü onları iyi başlamadan önce tespit etmişti. "Piang bizi korkunç bir kavgadan kurtardı çocuklar," dedi Çavuş Greer, ve yaralılar tedavi edildiğinde, sert askerler zarif çocuğu omuzlarına attı ve kamp boyunca yürüdü, bu da kahramanı çok sevindirdi. "Yarın sultanı bulmaya gideceğim efendim," diye sordu Piang. "Isabella'da ve ona Kalipandapata'nın mesajını vermeliyim." "Pele Piang, ben seninleyim. O yaşlı adamla yüzleşeceğim ve onun öldürme numaraları hakkında ne düşündüğümü söyleyeceğim, bu canavarın yanından bizi." Amerika ile barış içinde olduğunu iddia ettiğinde. Louis bu yolculuk boyunca birçok şey öğrendi ve Piang, sevdiği ormanda arkadaşlarını yönlendirmekten büyük keyif aldı, 8 feet yüksekliğindeki çimenlerin arasından, garip meyvelerle dolu ağaçların altında. Maymunlar ağaçlarda sallanıyor, çıvkırıyor ve davetsiz misafirleri azarlıyordu. "Maymun mu istiyorsunuz efendim?" diye sordu Piang. "Birini yakalayabilir misin zarar vermeden?" "Sen Piang'ı izliyorsun," diye güldü çocuk. Diğerleri saklandı ve Piang bir kibrit yaktı. Meraklı küçük insanlarla dolu ağaç sallandı, Piang'ın ne yaptığını görmek için koşturduklarında. Onlara aldırmadı ve maç üstüne maç vurdukça, yavaş yavaş yaklaştılar. Meraklı yaratıklardan alevi koruyarak, meraklarını uyandırdı, ta ki direnemeyince, kısa süre sonra biri yere zıpladı. Bir tane daha geldi, bir tane daha. Piang misafirlere aldırmadı ve devam etti ellerindeki aleviyi gizlemek için. Louis neredeyse her şeyi tamamen mahvediyordu. Çünkü bu gerçekten saçma bir manzaraydı. Küçük vahşi şeyleri tükettiğini gör, merakla. Dik yürüyerek, komik elleri sert dirseklerden sallanıyordu, ilerlediler. Bir cesur, küçük gri kuyruğundan tutarak yukarıdaki dala tutunan bir form, çekingen bir şekilde Piang'ın omzuna dokundu. Durdu, tekrar dokundu ve sonunda, kendinden emin bir şekilde üzerine atladı, boynunu uzatırken kükürt buharına saçma yüz ifadeleri yaptı. İki küçük kol Piang'ın boynunda. Yumuşak küçük bir beden ona sarıldı ve maymun çabalarını kıvrıp döndü, alevin gizemini keşfetmek için. Yoğun sessizlikte bir kamera tıklaması, silah sesi gibi geldi ve küçük grup bir anda ağaçlara fırladı, hepsi, ama Piang'ın kollarındaki mahkum hariç. "Harika Piang," diye seslendi Louis. "Umarım fotoğraf iyi olur, çünkü hayatımda gördüğüm en garip manzaraydı." "Ah, maymunları severim," diye yanıtladı çocuk, korkmuş yaratığı okşayıp sakinleştirerek. "Bunu mu istiyorsun?" "Hayır, küçük canavarı bırak, onu kafese kapatmaya dayanamadım. Bir muz ve biraz şeker ödenmiştir, deney için maymuna, ve özgür kaldıktan sonra yolcuları takip etti, sohbet edip tatlı dilenerek." Basilan adasının başkenti Isabella'ya geldiklerinde, Piang Sultan'ı aramak için hızla uzaklaştı. Adamlar kendilerini eğlendiriyordu, yarattıkları heyecanı izlerken. Bir Amerikan askeri, bu vahşi insanlar için harika ve korkunç bir şeydir. Sultan, başka bir mahallede. Keçim. Bu yorumlanması, Piang'ın onları evine götüreceği anlamına geliyordu. Sonunda bir açıklığa geldiklerinde, Louis, Piang'ın neden iki kokos ağacının ortasında, pislik bir kulübenin önünde durduğunu merak etti, sabırsızlanıyordu çünkü kararmadan önce sultanın sarayına ulaşmak istiyordu. Piang, temizlik yapan kirli bir kadınla tartışıyordu, nehirde balık tuttu. Piang, "Ne amaç? Hadi gilitlim," dedi sabırsızca Louis. "Burası Ekselansları Paduca Majasarı Amiril Sultan Harun Nerasid'in evi," diye hayranlıkla yanıtladı Piang. "Vay canına, ne isim," diye bağırdı Louis. "Ve, o Dugaut'a da uyum sağlamak." "Söyle Piang," "Sanırım yaşlı adamı kısaca Pad diyebiliriz." Piang gülümsedi ama hemen dizlerinin üstüne çöktü, başı yere değdi, somurtkan, karanlık bir yüz, beyaz bir yara izi çizildi yanağı, açılışta belirdi. "Dilenci o homurtudan ne demek istiyor çavuş?" diye sordu Louis. "Yaşlı adamın kendisi efendim, neden kraliyet uykusunu bozduğunuzu öğrenmek istiyor." Louis şaşkına döndü. Bu kirli, önemsiz varlık sultan. Gülmek istedi ama ciddi küçük figür çöktü adamın önünde, sessizce söylemesini sağladı. "Piang, kalk, onunla konuşmanı istiyorum." Çocuk çekingen bir şekilde gözlerini Yüce Lord'una kaldırdı. Bir başka homurtu Piang'a izin verdi gibi göründü. Çünkü ayağa kalktı ve Louis'e baktı. "Piang'ın ne söylemesini istiyorsun? Dikkatli ol. Şaka yapmayı sevmez ve Amerikanları kesebilir." Louis, bu alçakla ormanda, takviyelerden uzakta tek başına karşılaşmanın önemsiz bir mesele olmadığını fark etti. Onun mesajı basit, kısa ve etkileyiciydi.
Ona sor, neden o Juramentados'un kampımı işgal etmesine izin verdi? Piyank, büyük bir törenle sultana hitap etti, eğilip onun önünde sürtünerek eğildi. Yanıttaki alçak, çirkin hırlamalar Louis'i etkiledi, öfkeliydi ama öfkesini göstermekten kendini alıkoydu. Sultanın cevabı onu şaşırttı. Kampın huzursuz olmasına kayıtsızca pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Ama, çaresizliğini göstermek için ellerini kaldırdı, kutsal Juramentado'yu kim durdurabilirdi? O değil, güçlü bir sultan olduğu gibi. Bugün Müslümanların bir bayramıydı. Bugün çok kutsal bir gündü. Ve tabii ki, bazı adamları heyecanlanmışsa sultan sorumlu tutulamazdı. Doğru, birçok iyi Amerikalı bu şekilde ölmüştü, çok talihsizdi. Ama nasıl durdurulabilirdi? Hristiyanlar mı yaptı? Noellerini kutlamadılar ve hindi öldürmediler, ağaç kesmediler mi? Morolar vahşi bir halktır. Ve şöletlerini, kutlarlar günler daha şiddetli bir şekilde. Zavallı Louis, tamamen bıkkınlaşmış halde, Piyank ile tartışmaya çalıştı ama umutsuz buldu. Çocuğa, Kali Pandapata'nın sultanla işini mümkün olan en kısa sürede bitirmesini söyledi. Morali bozulmuş halde, ormanda geri dönmeye başladı, yokluğunda kaç tane daha fanatiğin kaçtığını merak etti. Sultan, askerleri kasıtlı olarak birer birer ortadan kaldırıyor, her zaman Amerikalılarla barış içinde olduğunu ısrarla söylüyordu. Savaş Bakanlığı, kilometrelerce uzakta durumu anlamıyordu. Emirler, Moro'nun insancıl bir şekilde davranmasını gerektiriyordu, muamele. Ve Juramentados'a karşı herhangi bir sert önlem alınmasını yasakladı, zamanın bunu iyileştireceğini söyledi. Bu gerçekten çok çılgındı ve zeki adamlar, durumu gayet iyi anlayan sultan tarafından aptal haline getiriliyordu. Orman Louis'i rahatsız etmeye başladı, sürekli bir kavgaydı. Korkunç sıcak, asmaların ve çalılıkların inatçılığı kişisel olarak ona yönelmiş gibiydi, o da sendeleyip mücadele ederek ilerlemeye çalışıyordu. Kurnaz Sultan'la başa çıkmak ne kadar imkansız, Hristiyan standartlarına göre. Ona uygulanacak bir tedavi verilmeliydi. Onu hızla kabul ederdi ve Louis ona bir şans vermek için özlem çekerdi. Birden aklına bir fikir geldi. Piyank'ı acele etti, gece yaklaşırken ona daha kısa bir yol bulmasını söyledi. Çavuş Greer, hemen çadırıma gel, diye emretti Teğmen, kampı inceleyip her şeyi bulduktan sonra güvenli. Kimsenin girmesine izin vermeyin, düzenli, dedi ve kapakları kapattı. Çavuş, bir planım var ve bunu gerçekleştirmek için deneyiminize ve tavsiyenize ihtiyacım var. O yaşlı sultan bir şeytan, ben gidiyorum onu yakalamak için. Bu defalarca denendi efendim, ama o hala oyunun önünde. Ama Louis birkaç dakika hızlıca konuşup majestelerini alt etmek için planlanan planı açıkladıktan sonra, bir gülümseme belirdi çavuşun hava koşullarından yıpranmış yüz hatlarına karşı, bir nota aldı ve takdir için uyluklarına vurdu. Efendim, deneyebiliriz ve işe yararsa, karargah sizi teşekkürlerle dolduracak, başarısız olursa, ve sizi uyarıyorum ki olabilir, ya sultan ya da savaş bakanlığı tarafından haşhaş haline getirileceksin. Bu, yaşlı askerden iyi bir tavsiyeydi. Biliyorum çavuş, ama yanımdaysan riski alacağım. Hevesli genç adam çadırdan fırladı, büyük olay için gerekli hazırlıkları yapmak için. Noel sabahı, sıcak ve ağır bir şekilde başladı. Sis açıldıktan sonra kalktı ve askerler sabahın kaybolmasına şaşırdı. Kampın başında bir onbaşı bulunması daha da şaşırmıştı. Pozitif bir emir vardı ki, yok Trooper Berrio'ya girmeliydi ve tüm kampın üzerinde gizemli bir hava belirdi. Silah gemisi, Teğmen neredeydi? Çavuş ve tercüman Piyank mı? Onbaşı tüm bu sorulara başını salladı. Aniden Berrio yönünde hızlı ateş sesleri duyuldu ve tüm askerler silahını kapıp birliğin içine koştu sokaklar, ama onbaşı, sakin ve rahatsız edilmemiş, onları reddetti. Adamlar endişeyle etrafta dolaşıyordu, iki yaralı adam ilgi odağı oldu ve 100. kez hisler. Juramentado onları yere indirdiğinde, ciddi şekilde yaralanmadılar, ama acımasız yaralar gösterildi ve gerçekten de öyle oldu, durumun gerginliğine karşı bir panzehir değil. Ateş yaklaşık 10 dakika sonra kesildi. Ve yerini yeni sesler aldı, inlemeler ve çığlıklar, bambunun çıtırtısı. Yanan köyün hikayesini anlattı. Peki kasabaya kim saldırmıştı? Onbaşı kendi kendine sessizce gülümsedi. Neşeyle bir düdük çalındı ve adamlar sahile koştu, sabah vardı, suyun içinde neşeyle yeni demirlediği yere doğru sürünüyordu. Ve güvertesinde ise gülümseyip el sallayarak kayıplar vardı erkekler.
"Mutlu ne olur?" diye selamladı Louis, şirket sokağında yürürken. Aşçının çadırında durdu, ne olduğunu sordu, akşam yemeği vardı. "Fasulye, pastırma ve sert ekmek," diye yanıt geldi. "Noel için zor menü, ha aşçı?" Ormanda tiz bir ıslık yankılandı. Gelişlerinden beri tüm hindi ve ördek kaybolmuştu ve mahalle hiçbir şey sunmamıştı. Sınırlı paylarını artırıyor. Bu eski bir numaraydı, yerliler, yiyeceklerini askerlerle paylaşmaya karşı çıktı ve hemen adaya inen askerler, mümkün olan her şey gizlice ormana götürülürdü. Herkes için kötü bir gündü. Erkeklerin çoğu ev özlemi çekiyordu ve hepsi yaklaşan felaketin gölgesini hissediyordu. Sadece Louis ve sırdaşları durumun ciddiyetini fark etti. "Onbaşı, dör adamı Bolo ile al ve 6 muz ağacı kes," diye seslendi Louis. Şirket sokağının aşağısına sıraya dik. Merak ve eğlence, adamların emri yerine getirmek için çalılığa doğru ilerlerken kayıtsızlıkla karıştı. Ne olmuştu? Teğmen buraya mı geldi? İtaatle ağaçlar getirildi. Ve Louis dikme işlerini denetledi. Takım meşguldü, eğrelti otları ve palmiyeler kesildi ve şaşkın adamlar tatile hazırlandıklarını fark etmeye başladı. Ruh genel olarak ele alındı ve karanlık yavaş yavaş dağıldı. "Al Jake, bu ökseotu üzerine az." "Katlanan kapılar," diye emretti onbaşı, ona bir bambu filmi uzattı ve çadır kapısını işaret etti. "Now, denize çıktığında akşam yemeğine gir, varlığından habersiz, ona tam isabetle iyi bir tokat at." Bu emri kahkahalar ve bağırışlar karşıladı ve Kid Connor güzel bir kız rolüne girmeyi teklif ettiğinde ve ince adımlarla ve utangaç bir tavırla açılışta ortaya çıktığında, Jake hazırdı ve ardından bir karmaşa çıktı. Aşçı çadırından çıkan neşeli çığlıklar Louis'i uyandırdı merakı ve hatta ağır işleri bile, yakma tesisinin önünde diz çökerek hazırlanmış İrlandalı Cookie'yi görünce unutuldu, bir sıra eskimiş çoraplar. Ellerini ciddi bir şekilde kavuşturup gözlerini yalvararak kaldırdı. "Sevgili Noel Baba, bu uzak ormanda çocuklarını unutma. Bu ima edici de baca eksik ama bahse giriyoruz aynı şekilde, seni ve geyikleri de bir tane üstümüzden geçirip sürünle bir kokos ağacından parlayarak inip gelebiliyorsunuz. Asla Trimmins ve Holly'e dikkat edin, bolca kesilmiş tıkaç ve kuru kibrit getirin." Ve böylece gün sürdü. Öğle saatlerine doğru. Fırtına çöktü, koşucular sultanın yaklaştığını duyurdu ve Louis, onu içeri alma emrini verdiğinde hiç de sakin değildi kamp için. "Piyank," dedi, "ödemek için 2 var, biliyorum, ama amcanın yanında durursan, biz de atlatacağız." Bu sefer önemsiz bir zenci Louis'i karşılamadı. Sultan devlete gelmişti. Trenini topladığı yerde, adamlar hayal bile değil, ama oradaydı, kraliyet kıyafetleri içinde, köleler ve hizmetçiler eşliğindeydi. Tören ciddi bir şekilde ilerledi. Danışmanlar, eşler, köleler ve boyo kutulu çocuklar, kırmızı ipek sarong giymişti, grotesk bir şekilde giyilmiş majestelerini takip etti, cam boncuklar, renkli taşlar ve gerçek incilerle işlenmiş durumda. Saçları tel üzerine süslenmiş süs eşyalarıyla süslenmişti ve devam ediyordu, parmakları bitmek bilmeyen küçük çanlar gibi tınlıyordu. Bu Louis'in sinirlerini bozdu ve içten içe titredi, bu ziyaretin neden onur duyduğunu anladığında. Sonunda saray üyeleri efendilerinin etrafında yerleşince, buyosu için yüce işaret etti. Louis, hiçbir şey. Korkmuş bir şekilde, forvetine işaret etti. Boğuk kahkahalar arasında, Teğmen'in piposunu ve tütününü çıkardı, teneke bir lavaboyu kullanarak bir tepsi için. Kraliyet kölesinin hareketlerini taklit ederek adam, Louis'in önünde selam verdi ve piponu uzattı. Sultan, köleler, danışmanlar ve eşler olmadan kısır halinden nefret ettiği için Louis, Çavuş Greer'i çağırdı ve kalmasını emretti yanında, ziyaret onurunu paylaşmak için. Louis, İrlandalı aşçı yakaladığında, önlük ve iç gömlek giymiş, kaşık ve et baltası dikkatle tutulmuş, yaşlı çavuşuna yüzleri baktı, durumun mizahı onu sardı ve önceki sahneye bakarken kendi kendine gülümsedi. O, muz ağaçları solmuş yapraklarını gevşekçe çırpıyor, çoraplar tekrar eğlencenin merkezi olmak için boş boş bekliyor. Birlik üniforma çeşitliliğine bakılmaksızın dikkat çekmişti. Ve ötesinde sabah, medeniyetin tek hatırlatıcısı, demirde sallanıyordu. Gözlerini Louis'in yüzünden hiç ayırmadan, Sultan buyo törenini tamamladı ve kasıtlı olarak bir süsle yuvarladıktan sonra betel nut litresi. Kireç tozu ve tütün yaprakları, saygın adam ağzına doldurdu. Ağaçlar sessizlikle çınlıyordu. Louis, kulaklarının patlayacağını düşündü,
karar verecek ilk sesi yakalamak için onları zorladı, kaderi. Piyank, sultanın ona öfkeli bakışlarına rağmen sadakatle arkadaşının yanında kaldı genç, bu karmaşanın sonucundan korkuyordu. Sonunda büyü bozuldu. Kadınlar kıkırdadı, köleler etrafta dolaşıp partinin ve tercümanın isteklerine hizmet ediyordu, şikayeti iletmek için Rose geldi. Morrowind ile Amerika arasında bir barış antlaşması imzalanmamış mıydı? Evet, diye yanıtladı Louis. Ve Morro'yu kardeş gibi karşılayan bir hükümete hizmet etmekten mutluyum. Sultan şaşkınlıkla kıpırdandı cevapla. O zaman o teknenin ne hakkı vardı, diye sordu tercüman sabaha işaret ederek, mahalleyi bombalamaya, mülkleri yok etmeye ve öldürmeye hakkı vardı. Bu soru Louis ve çavuş tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Ciddi bir şekilde. Sorgulayıcı bakışlar paylaştı, sonra sahte bir öfkeyle sabaha sert bir bakış attı. Sabah huzuru bozuyor mu? Bu ne zaman olmuştu? Tercüman küstahça saldırı hikayesini anlattı ve birlik arasında şaşkınlık ve sevinç bir hışırtı yayıldı. Üzgün bir şekilde Louis ve çavuş başlarını salladılar, sultan başta şaşkınlıkla karşılaştı ama yeni bir şeyle uğraştığını fark etmeye başladı, bir tür, Amerikano, gibi. İki adamın başları giderek daha alçaldı, küçük teknelerinin suçuna üzüldüler. Kederle ağır bastırılmış Louis, Piang'ı asil misafire cevabını hazırlaması için işaret etti. Bu talihlik için güçlü sultanı nasıl yatıştırabilirdi ki? Küçük çocuğunun ihaneti için ne telafi yapabilirdi, silah gemisi mi? O bile, elleri bir önceki gün sultanın kendi hareketini taklit ederek, kendini tutamadı, güçlü ama memur olsa da. Noel'di, en kutsal bir gündü ve şüphesiz şafak sıvaktan önce kaçan gemi, izinsiz liman ve Juramentadouinge'e gitmişti. "Dikkat!" diye emretti çavuş Greer. Bu da birliği sertleştirdi. Sevinçleri neredeyse bir çığlıkla kendini gösteriyordu. Abartılı hareketlerle devam etti Louis. Moro'nun benzer gelenekleri yok muydu? Ve sultan, bu korkunç uygulamayı durduramamasına sempati duymadı mı Celebes denizinde? Amerikan tekneleri bayram günlerinde tehlikelidir ve kimse ne zaman yaşanacaklarını bilemiyor, bugünü kutlamak için. Bugün kutlayabilecekleri tek gelenek buydu. Bak, acınası muz ağaçlarını işaret etti, onları süsleyecek bir hediye yok, öldürülecek hindi yok ve askerlerin kalpleri üzgün. Ama sabah onun yeteneklerini açıkça takdir ediyordu ve şüphesiz gece öncesi, ülkesini tekrar onurlandırmak için pervasızca top ateşi açacak orman. Bu anda sabahtan keskin bir ıslık ormanda yankılandı ve toplanan misafirleri her yöne dağıttı. Bazıları ağaçlara yöneldi, bazıları yüzüstü yere atıldılar. Sultan çok öfkeliydi. Sert bir şekilde tebaasını geri çekti ve boncuk gözleri ona sertçe baktı. Sahtekardı ama duygularını daha fazla gösteremeyecek kadar diplomattı. Askerler başta eğlenmişti ama sultanla uğraşmanın tehlikesini fark ettiler. Ormanın her ağaç ve köşesi silahlı bir vahşi ile karşılık verirdi. Emir verilse onları yok etmeye hevesliydi ve öfkeli güçlüye huzursuz bakışlar yöneldi. Son zamanlarda iyi mizah ve neşelik kaybolmuştu, sadece çavuş ve teğmen tam bir kayıtsızlık havasını koruyordu. Sessizce sigara içmeye devam etti, uzak ufka bakıyor, çevrelerinden habersizce. O dev Amerikalıyı mı zorluyordular? Blöf mü fazla oldu? Uzun bir değerlendirmeden sonra, sultan görünüşe göre sonuca vardı. Bir emir fısıldadı ve birkaç koşucu kayboldu ormana doğru. Louis, çavuşun nefesini tuttuğunu duydu ama yaşlı adam onurunu mükemmel şekilde korudu. Daha sessiz bekleme ve ardından sigara içti. Sultan, bir danışman bir tavsiye vermeye çalışırken hoşnutsuzluğunu hırladı ve hoş bir mizaca değildi. Piyank cesurca yerinde durdu, arkadaşı için savaşmaya ve ölmeye hazırdı. Sonunda geri dönen kölelerin sesleri toplanmaya ulaştı. Ne geliyordu? Silahlı vahşiler mi? Yoksa zehrini emretmişti mi? Askerler arasında sürüngenler mi serbest bırakılacak? Sessizlik bunaltıcıydı. Kimse hareket etmedi ve sultan çalışmaya devam etti, memurun yüzü kaçırıldı. Bir ses onlara doğru süzüldü, daha yakın, daha yakın. Adamlar dövüşe hazırlandı. Ama ses, hepsinin duyduğu bir şeydi, tanıdık, ev gibi bir ses. Yut yut, her yönden cevaplandı. Yavaş yavaş Louis'in aklına gerçek kavuştu. O kazanmıştı ve sıcak kan, yorgun uzuvlarının arasından hızla geçti. Hindiler, aman tanrım, diye bağırdı bir asker ve bu haykırış tüm komutanlık tarafından kabul edildi. Çünkü köleler kuşlarla akın ediyordu her türlü tanımdan.
Çavuş rütbelerde düzen sağlamaya çalıştı ama tepki çok yoğundu. İyi, her şey. Sabahın mizahı ve heyecanı geri geldi ve askerin doğuştan gelen çocukça tavrı kendini göstermeye başladı. Al Jake, bu adamı o ağaca as, böylece majestelerine gerçek Hindi tarzında selam versin. Bir adam bağırdı ve Jake, her zamanki gibi oyundan çıkarak büyük bir yedek ağaç fırlattı. Bu bakış açısından kuş ormanda protestolarıyla yankılanırdı. Jake tercüme etmeye çalışırken birlik kahkahalarla çığlık attı yaratığın adresi. Piyank, şimdi yaşlı adama ne diyeceğiz, diye sordu Louis. Sabah için hediye istiyorum. Onu iyi tutar, diye gülümsedi çocuk ve bu mesajı majestelerine ilettiğinde, bir gülümseme neredeyse hareketsizliği yok ediyordu yüz hatlarının. Bir köle, Louis'e yeşil yapraklarla yapılmış bir paket verdi, o da merakla paketleri gevşettiğinde, bir avuç avucunda parlak ve renkli, güzel tohum inciler döküldü. Sabah için ona teşekkür et Piyank. Sanırım bu onun huzursuz ruhunu rahatlatacak, tamam. Ona söyle, aynı zamanda yaralar için bir merhem olarak da hizmet edecek, Juramentados tarafından saldırıya uğrayan adamlar. Yaşlı hükümdar kraliyet olarak ayağa kalkıp ayrıldı. Louis, o, yaşlı üst için zorba, tarzıyla sırtından tokat atmak istedi, ama farz. Tamamlanması gerekiyor. Sultan, Louis'in karşısında durduğunda, onu o acımasız, çelik gözleriyle ölçtüğünde, Louis'in tek dikkatsizliği göz kapağında bir titreme, sadece küçük bir titreme ama çok göz kırpmaya benziyordu. Kesinlikle bir yanıt vardı diğerinin gözleri, ama bu, Sultan ile Louis arasında. Geldikleri gibi ciddi bir şekilde, alay ormana doğru kayboldu. Dev ağaçlar, sarmaşıklarla boğulmuş ve zehirli büyümeleri, parlak kalabalığı yutmuş ve vahşi ile ormanın birliğini simgeleyen gibiydi. Çavuş harika, Louis, birlikte yaşadıklarını takdir ederek güçlü bir el uzattı ve kavradı. Her yerde heyecan hakimdi. Başı kesilmek üzere olan kuşların kaosu ve askerlerin çığlıkları her biriyle yarışıyordu, diğerleri üstünlük için. Piyank, erkekler tarafından yüceltiliyor, kadeh kaldırıyor. Ve yüksek moda bir şekilde övülüyordu. Louis Noel yemeğini incelediğinde, yaşlı İrlandalı ciddi bir göz kırptı, temene atılanları hatırlattı menü. Bunu hep biliyordun, üzgünüm, neden yapmadın? Beni açar mı? Kararsız bir gülümsemeyle Louis, alışılmış denetim turuna devam etti. Çadırına döndükten sonra ve zor kazanılmış yemeğin tadını çıkarmaya hazırlanırken, erkekler arasında alışılmadık derecede yüksek bir patlama onu şaşırttı. Yavaş yavaş ne olduğunu fark etti. Teğmen için 3 kez alkış. Piyank için 3 kez alkış, diye haykırıştı, bu da onları rahatsız eden bir haykırıştı, orman alacakaranlığı. Piyank, ilk kez Zamboanga'ya inmek üzereydi. Kabilesi, valinin yaptığı girişimlere güvensizlikle bakmıştı. Findi, biçara emrine uymalarına rağmen, gerekirse savaşmaya hazırdılar. Paganlar, Müslümanlar, Katolikler ve Protestanların Zamboanga'da toplanmaları emredildi. Barışçıl ticaret ilişkileri kurmak, savaşan Sulu Adaları ve Amerikalılar arasında asla hayal edilmemiş bir şeydi, ayrıca yerliler de sonuçtan korkuyordu. Vali, deneyi nedeniyle sert eleştirildi, ancak Moroları derinlemesine inceledi ve özgürlük ile barışın ışığını getirme arzusuyla, şimdiki zamanın risklerini göze almaya istekliydi. Yanlış yola düşen vahşilere doğru. Yüzyıllar süren baskı ve öfkeye rağmen, Morolar zorunlu olarak şüpheci ve temkinli oldular. Cizvitler, Filipinliler tarafından avlanmış ve İspanyollar, uzun zaman önce hazır bir boloyu en güvenli argüman bulmuşlardı. Vali Findi onlara, düşmanlarından korunacaklarını ve Amerikalıların onların dostu olduğunu söylemişti, ama tuzak ve kölelikle ilgili rahatsız edici fısıltılar yüzünden, vahşi halk çağrıya uymakta tereddüt eder. Böylece, Zamboanga iskelesinde garip bir sahne yaşanıyordu. Her yönden garip araçlar, tereddütle geliyordu ona doğru. Nöbetçiler güvensizlikle incelendi, ancak silahlı bir asker yoktu. Bak, Kali Pandapatan, sana yeni valinin iyi olduğunu söylemiştim. Bize güveniyor ve arkadaş olarak mahallesine girmemize izin veriyor. Kabilenin çekici çocuğu, gururla savaş pruvasından fırladı ve askerlerin ve Moroların şaşkınlığına rağmen, yürüyerek yürüdü sorumlu çavuşa kadar, elini uzattı, Amerikan usulü. Piyank değilse beni kırarım, diye bağırdı çavuş Greer. Bu senin baban mı, Piyank, diye sordu, işaret ederek Kali Pandapatan'a. Yaşlı şef, görünürdeki tanıdıklık karşısında sertleşti. O büyük şef,
"Him Kali Pandapatan," diye aceleyle düzeltti Piyank. "Affedersiniz, üzgünüm, umarım kırgınlık yok. Zor bir yolculuk geçirmiş, duyduğuma göre, hanımdan nasıl ayrıldın?" Yorumlanınca, Kali'nin saflarında bir fısıltı yayıldı ve eller kalçalarına fırladı. Hiçbir Moro, kadınlarından bahsedilmesine izin vermez. "Ne bu kadar gürültü, çocuk?" diye sordu çavuş masumca. Piyank yaramaz bir gülümsemeyle yanıtladı. "O, hanımdan bahsetmeyi sevmez, o, 20 aldı. Ne Doys elinde var?" diye güldü çavuş. Yaşlı bir izci. İyi niyetli İrlandalı nihayet huzursuz hükümdarın güvenini kazandı ve Piyank bunu açıklayınca askerler eski dostlardı. Kali, sert bir el sıkışmasıyla birlikteliği ciddi bir şekilde kabul etti. "Çok iyi," dedi vahşi bir gülümsemeyle. Piyank, Kali'nin İngilizce gösterisiyle gururla parlıyordu. "Şimdi ne biliyorsun bunu?" diye yorumladı Greer. Vahşiler, tüm dünyalar için vahşi hayvan sürüleri gibiydi. Davao'dan gösterişli Bogobos ise ilk kez Sabanas ve Kalibuggins ile bir aradaydı ve onların hırlamaları ve çekişmeleri, bir çırağının başarısı için kötü bir işaretti. Ama sonunda yerliler bir arada toplandı, Hristiyan düşmanlarına dair ortak şüpheyle birbirine bağlandılar. Kasabaya girmeden önce, her ziyaretçinin silahlarını Lancer'ya koyması gerekiyordu. Şimdi, silahsız Moro en utanç duyan adamdır, muhtemelen rüya görenin istisnası, kendini pijamalarla bir partide bulan. Bir Moro'nun kostümü hakkındaki fikri, önemine göre sıralanmış, öncelikle, silahlar, ikincisi, şapka, üçüncüsü, gömlek ve bu arada, pantolon vardı. "Juramentado, gobernador," diye hafifçe fısıldadı Piyank. Çekingen yaratıklar arkalarına şüpheyle bakarak sessizce ilerlediler. Ama askerler onlara dikkat etmeyince, yavaş yavaş uygarlığa karşı düşmanlıklarını unuttular ve içine daldılar yeni zevklerin, pembe limonata, patlamış mısır, oyuncak balonlar. Sevinçten kendilerinden geçmişlerdi. Dondurma tanıtıldığında ve onları yakmayacağı konusunda güvence verildiğinde, hayranlıkları sınırsızdı. Piyank gizlice biraz içirdi, cennet gibi tatlıyı cüzdanına, ileride tüketmek için koydu ve biraz sonra, ince bir derenin bacağına ve boş cüzdanına doğru aktığını görünce hayal kırıklığına uğradı. Vali Fendi, birçok uzaylı insanın karışmasını ilgiyle izledi. Bambu sokak tezgahlarının arkasındaki kurnaz Çinliler kalabalığın ihtiyaçlarına hizmet eder, altın tozu parçaları ve pirinç süs eşyaları alır, Filipinliler ürünlerini sundu, soğutucu içecekler ve tatlılar. Filipinlinin kostümü Moro'dan çok farklıdır. Sert, beyaz pantolon giyer, pantolonun dışında asılı olan, dikkatlice kırpıştırılmış ve kusursuz gömlekler. Ayakkabı giymiyor ve kısa siyah saçları yağlı, çok dikkatli fırçalanmış. "Şimdi, defalarca gömleğini pantolonun dışında giymenin ne avantajı olduğunu merak ettim," dedi çavuş Greer nöbetçiye. "Buna pratik diyorum," dedi ve bir dondurma satıcısını işaret etti, bir kaşığı titizlikle gömleğinin kuyruğuna sildi, sonra yeni bir müşteriye sundu. Yaklaşan Bale, balo, konusunda büyük bir heyecan vardı. O gece vahşiler ve Hristiyanlar yan yana kutlamaların tadını çıkaracaklar ve harika hazırlık hikayeleri anlatılmak üzere dolaşıma salınıyordu. Piyank ve Kali Pandapatan köyde dolaşıyor, burada orada duraklıyor, hayranlıkla yeni manzaraları izliyordu. Jartierlerin kolye olarak değeri keşfedilmişti ve şefin boynunu parlak bir kızıl çift süslemişti, hazine için $5 altın tozunu memnuniyetle vermişti. Altın yaka düğmeleri, kulaklarındaki deliklere zorla yerleştirilmişti. Emniyet çengelleri ve sürprizleri araştırılmak zorundaydı ve Kali'nin çengellerine hayran kalan cesur bir kalabalık etrafında toplanmıştı. "Kali!" Piyank aniden bağırdı. "Bak!" Çino kafesinin önündeki masada oturan 3 adam ciddi bir sohbet ediyordu. Alvarez, Filipinli bir mestizo, aldatmaca yoluyla Moro unvanı Dato Tamangung almıştı, kuzeni Vicent ve Moro memnun olmayan Sicto. İki Filipinli, zaten hükümetin sadakatsiz çalışanlarıydı ve zaten şüphelenilmekteydi. Morolar arasında huzursuzluğun kışkırtıcıları olarak ortaya çıkmışlardı. Sicto, Kali'nin saflarından firar etmişti ve o saygın şef tarafından birçok ciddi suçtan dolayı aranıyordu. Dato Kali Pandapatan, Sicto'yu yetkililere bildirmekten çekinirdi. Bir Moro Datosu üstündür ve tebaasını kendi ışığına göre cezalandırmak hakkı vardır. Galabiçara kalabalığıyla karışan bir kadın, sadece bir kütük kola sahipti, o bir hırsızdı ve eli, tekrar kırılması için kesilmişti. Yüzü yarı kapalı bir adam göründü,
Vahşi adalet yalancı yaptı, ağzı kulaktan kulağa bölünmüştü ki gerçeğin daha kolay geçebilsin. Sikto, Moro yasalarına göre ele alınmalı, ama burada değil. Kali ve Piyank anlamlı bir bakış alışverişinde bulundular, Piyank ise yeni zevkler arıyor gibi görünüp, ama gizlice izleyerek uzaklaştı üç adamdan. İki saygın yaşlı Çinli tarafından oynanan satranç oyununa odaklanan kalabalığın arasından sürünerek ilerledi. Ani bir, "SSSSHHH" diye Sikto'dan kesildi Alvarez'in heyecanlı fısıltısı, ama Piyank birkaç önemli kelimeyi yakalamıştı. Bail, juramentado, findi. Küçük cazibe çocuğun kalbi şiddetle atıyordu ama yüzü hiç değişmedi. Juramentado, yani zavallı, yanlış yönlendirilmiş bir fanatik valiyi öldürmeye ikna edilmişti. O ve Kali bu öfkeyi önlemeliydi. Çünkü eğer sadakat yemini etmeselerdi, bu yeni şef mi? Piyank, Sikto'nun bu sözlerin duyulduğundan şüphelenmesinden korktu, bu yüzden dikkatlice Kali'den uzak durdu ve halkın arasında yürümeye başladı. Şefine bir bakış, Kali'yi havada bir sorun olduğu konusunda uyarmıştı. Sikto, Alvarez ve Vicent iskeleye doğru ilerlediler. Sikto, "Piyank söylediklerimi duydu mu?" diye sordu Alvarez. "Orman filin borazanını duyuyor mu?" diye öfkeyle karşılık verdi Sikto. "Henüz kimseyle konuşmadı," dedi Vicent anlamlı bir şekilde. "Ondan kurtulmamız daha iyi." Fısıltılı bir konuşma başladı ve Alvarez sonunda haykırdı. "Ben yapacağım. Burada bekle. Piyank'ı izle." Sonra aceleyle uzaklaştı. Kali'ye yaklaşmadan ya da sırrı kimseye açıklamadan, Piyank adamları iskeleye kadar takip etti ve Sikto hafifçe güldü, habersiz çocuğun tuzağa girmesini izlerken. Küçük savaş gemisi sabah, demirlemelerinde sallanıyordu ve Piyank, garip gemiye hayranlıkla bakan kalabalığa katıldı. Tiz bir ıslık, sabahın hemen ayrılma niyetini simgeliyordu. Moroları o kadar korkuttu ki bazıları peşlerinden çekildi, bazıları ise uzun lamba direklerinde güvenliği aradı. Piyank neşeyle gülerken bir sesle irkildi ve döndüğünde Alvarez ve bir askerin ona doğru koştuğunu gördü. Hemen her şey karışıklığa büründü ve Piyank heyecanın merkezinde olduğunu fark etti. "Sen Piyank mısın?" diye sordu asker, temkinli bir şekilde ona yaklaşarak. "Tabii, ben Piyank." "Hike, defol," dedi adam, sabahı işaret ederek. Ne demek istedi? Piyank'ın tekneye binmesine izin verilecek miydi? Asker sonunda bunun böyle olduğunu çok net bir şekilde belirtti. Fakat Piyank zevkle ayrılamayacağını, şefinin iznini almadan binmeyeceğini ısrarla belirtti. "Sigi, defol git, sana söylüyorum. Hemen git," dedi asker sabırsızca, komutu bir iteklemeyle vurgulayarak. Piyank fark etmeden hemen önce, kendini topçu botunda, yavaşça kanala doğru ilerlerken buldu. Elinde askerin tuttuğu, nazikçe içine ittiği buruşuk bir kağıt parçası vardı. "İşte pasaportun, çocuk," diye gülümseyerek söylemişti. Piyank dikkatlice kağıdı açtı ve tuhaf Amerikalı karakterlere baktı. Bir denizci onun için çevirmeyi teklif etti, ama kağıdı incelediğinde alçak bir ıslık çaldı. "Söyle, sen geri çekil ve otur. Bana ya da başkasına yaklaşmıyor musun, Sabe?" Piyank, denizcinin yüzündeki tiksinti ifadesinden geri çekildi. Hepsinde ne vardı? Neden hepsi ona yaklaşmaktan korkuyordu ve nereye götürüyorlardı? Mektubu kimin yazdığını ve ne zaman söylendiğini soracak kadar cesaret topladı, Vali Findi tarafından imzalandığını bildiği için kendini rahat hissetti. Eğer iyi vali onu bir yere gönderiyorsa, kesinlikle öyle olurdu tamam. Üzülüp bir köşeye çömeldi, köpüklü izle köpek balıkları ve yunusları izledi. Merak etti teknenin ne kadar süre dışarıda kalacağını, valiyi kurtarmak için zamanında geri dönüp dönmeyeceğini. Bir gruba doğru ilerlediğinde, bilgi istemek için, bir bağırışla karşılandı. "Buradan çık sen," diye bağırdılar ve zavallı Piyank aceleyle kıç tarafa çekildi. Yaklaşan Bale hakkında çok konuşuluyor gibi görünüyor, denizcilerin akşamdan dönmeyi beklediklerini belirtmek için, Piyank sabırla bir ip bobinine çömeldi ve ne zaman görevinin sırları ona açılacak diye merak etti. Okyanus, Zamboanga açıklarında birçok güzel adayla dolu. Kasvetli, alçaltıcı Basilan bugün bile sırlarını koruyor. Sakol, Dato Mandi'nin evi, davetsiz misafiri davet edip sonra püskürtür, kanaldan minik, canlı yeşil kümeler yükseliyor en beklenmedik yerlerde, sanki çekingen bir şekilde araştırmak istiyormuş gibi, zümrüt akarlarını ekleyerek celebesi taçlandıracaklardı. Sabahın ilerlediği ada, daha hafif komşularından daha karanlık ve daha yoğun görünüyordu.
İki kesik düdük adalıları uyardı sabahın yaklaşışını ve plaj kısa sürede canlı bir kargaşa sahnesi oldu. Motorlar durdu ve topçu gemisi kolayca kayarak ilerledi. Bir tekne indirildi. Denizciler alçak sesle konuşuyordu, biri Piang'a baktı ve üzgünce başını salladı. "Benim görevim kolay biri olmak değil," diye düşündü büyücü çocuk, ama başını gururla kaldırdı. "Bu denizci adamlar görsün, nasıl bir cesur Moro üstlerinin emirlerini yerine getirir." "Hadi çocuk," diye seslendi bir Jackie, Piang kenardan inerken nazik bir denizci eline çeyrek verdi. O, açıkça bir hediyeydi ve çocuk minnettarca gülümsedi. "Paranı boşa harcıyorsun, adamım," dedi başka bir denizci sert bir kahkahayla. "Yakında dineroya, gümüş madeni para, ihtiyacı olmayacak." Piang, ona doğru çevrilen acıyan bakışlara tekrar merak etti, ama o sadece başını daha dik tuttu ve tekneye tırmandı. Adamlar büyük bir acele içinde gibiydi, yukarı indiler plajda ve çantalar ile erzaklar aceleyle kumların üzerine atıldı. "Buyur, genç uşak," dedi bir denizci ve Piang hevesle başını kaldırdı. "Ben mi burada?" "Evet, burası senin yerin," diye yanıtladı adam, yumuşak kahverengi gözlerden hızla gözlerini uzaklaştırarak. Orman çocuğu itaatle dışarı atladı, talimatları bekledi. Sorumlu denizci Piang'ın elindeki kağıda işaret etti ve Berio'ya doğru el salladı. "Dato için," Piang şaşkın bir bakışla sordu. "Tabii, Dato," diye cevapladı adam kaçamak bir şekilde, Piang döndü ve ormanda iyi tanımlanmış bir izi takip ederek yola çıktı. "Cesur çocuk," dedi denizci uzaklaşırken. "Acaba ne olduğunu biliyor mu? Yarısı fakir şeytanlara söylemiyor. Devriye teknesine doğru kürek çek, gece dikkatli olmalarını uyarıyorum, isterse diye kaçmak. Buraya ilk indiklerinde büyük bir kavga çıkarıyorlar ve genellikle kaçmaya ya da kendi işlerine göre hareket etmeye çalışıyorlar." Harikari, intihar, markası. Piang çok acele ediyordu. Kaybedilecek zaman yoktu ve elindeki iş ne olursa olsun, çabuk bitmeliydi. Bazı denizcilerin neden onunla gelmediğini merak etti. Amerikalılar her zaman çok meraklıdır ve hiçbir fırsatı kaçırmazlar garip bir mahalleyi ziyaret etmek için. Hızla koştu. Kulaklarında aynı anda iki ses kırıldı. İçlerinde kalbini ürperten, öngörülerle dolduracak ne vardı? O tiz ıslık. Kesinlikle sabahındı ve Piang küçük bir açıklığa geldiğinde limanı bir anlık gördü. Bir çığlık kopardı. Sabah uzaklaşıyordu. Felaketi tam olarak fark etmeden önce, o diğer korkutucu ses tekrar geldi Berio'dan. Çığlıklar ve haykırışlarla kesilen alçak bir gürültü yaklaştı. Aniden yoğun çalılıklardan bir yüz, omuzlar çıktı ve sonunda yaşlı ve bükülmüş bir kadın içeri sızdı. Büyülenmiş bir halde Piang onu izledi. Dağınık gri saç tutamları başının etrafında dolaşıyordu, pis bezler zayıf halinden sallanmış, eğilmişti omuzlarında, çökmüş gözler, kurnaz ve acımasız, Piang'a sertçe bakıyordu. Çocuk titreyerek, onun kendisine doğru sinsiz yaklaştığını izledi. Bir şey vardı kanını soğutan yaşlı cadıdan. Uzaktaki gürültü bireysel ulumalara dönüştü ve Piang aniden fark etti ki avlanıyordu. Ama neden ve kim tarafından? Elindeki masum kağıt çatırdadı. Yaşlı cadı çok yakındı, neredeyse dokunacaktı. Piang çığlık atarak geri sıçradı. Elleri irinliydi, yüzü ve boynu beyaz lekelerle kaplıydı. "Cüzzamlı," diye bağırdı çocuk ve aniden o kötü adam Sikto tarafından tuzağa düşürüldüğünü fark etti. Sikto değil, Alvarez Cüzzam'ın hapsedilmesi emrini çalmış, ismi silmiş ve yerine Piang'ın ismini koymuştu. Lanet kağıdı fırlattı ondan. Çocuk ormanda hızla koşarken, yaşlı kadın bağırdı. Çığlık diğerlerini de getirdi ve Piang onları görünce neredeyse umudunu kaybediyordu. Kirlenmeden kaçabilecek miydi bu adadan? Çığlık atan cüzzamlılar, yakın zamanda kolonilerine gönderilen birine ulaşmak için hevesle peşinden koştular. Vardı, o da cüzzamlı değil miydi? Onları, kardeşlerini küçümsemeye ne hakkı vardı? Daha ateşli, daha şiddetli bir kovalamaca büyüdü. Ada çok küçüktü, avlanan çocuk için pek sığınak sağlamazdı. Her taraftan gelen sesler kovalamacanın neredeyse bittiğini gösteriyordu, öyleydi. Sadece birkaç dakika kaldı ve bir daha asla korkunç koloniden ayrılamayacaktı. Ayaklarının altındaki hışırtı onu irkitti ve bir hayvan çalılığa doğru koştu. Görünüşe göre sürünerek çıktığı karanlık bir delik Piang'ın dikkatini çekti ve hiç tereddüt etmeden yere atıldı ve bedenini içine soktu, misafirperver sığınak.
Açılışın önüne düşen bir dalı çekerek mağaranın içine daha da geri çekildi. Mağara mı? Hayır, o termitlerin, karıncaların, sürekli kemirmesiyle oyulmuş, düşmüş bir ağaç gövdesine sığınmıştı. Buradaydı, buradaydı, diye bağırdı yaşlı kadın. Peşindekiler oraya akın etti ve Piyank, onların çalıyı döverken haykırarak bağırdığını dinledi, kurbanları için. Yeni gelenlerin bulsalar muhtemelen öldüreceklerini söyleyen sosyalleşmesizliği. Piyank, dar kabininde geriye çömeldi. Minik beyaz karıncalar, saldırıya karşı acımasız iğnelerle ilan ettiler, ama Piyank hareket etmedi. Ani bir sarsıntı kalbini çılgınca atmaya sebep oldu. Birisi kütüğün diğer ucuna atlamıştı ve çürüyen odun çökmüştü. Her anın son anı olmasını bekliyordu. Başının üzerinden çıplak ayakların tıpırtısı, koşarak gövde gök gürültüsü gibi geliyordu. Cüzzamlılar ormana doğru ilerlediğinde, Piyank kandırılmadı. Onlar pusuya yatıp bekleyeceklerdi ve intikamları gecikme için daha da kötüydü. Piyank'ın yüzünden ter akıyordu, karıncaların onu soktuğu yerde vücudu ağrıyordu. Plan yapmaya çalıştı, kaçış için bir yol buluyordu ama yorgun beynine hiçbiri gelmedi. Allah'tan başka bir tanrı yoktur, diye fısıldadı büyücü çocuk ve üzerine bir huzur çöktü gibi oldu. Yorgun saatler geçti, ta ki ölüm gibi sessizliği bir çığlık ele geçirene kadar. Meyve yarasaları, gece olmalıydı. Çok yavaş yavaş açıklığa doğru ilerledi. Ne yazık ki Piyank için dolunay yükseliyordu, yumuşak, tropikal geceyi güzellik ve güzellik mucizesine çeviriyordu. Dikkatlice başını uzattı, geri çekilmesini koruyan dalların arasından. Okyanusa çok yakındı, düşmüş ağacın diğer ucu, içinde sığınak bulmuştu, suda yatıyordu ve yükselen gelgit yavaş yavaş üzerine doğru yükseliyordu. Denizin hafif uğultusu teselli verdi Piyank'a. Bu onun arkadaşıydı, bu çürük adasından kaçmasına yardım edebilecek tek arkadaştı. Deneyimli gözleri, sahilde çömelmiş gölgeli gözcüleri ayırt etti, ötesinde ise devriye botu huzursuzca hareket ediyordu ve mesafede Zamboanga'nın ışıkları parıldıyordu. Keşke cüzzamlıları ve tekneni geçebilsem, geri yüzebilirdim, diye düşündü Piyank ve suyun yağlı pürüzsüzlüğüne özlemle baktı. Parlak ay ışığında, o cam denizinde teknenin yanından hiçbir şey süzülemezdi. Hatırladı, sabahın izinde gördüğü köpek balığı sürülerini ve titredi. Ama bu bile burada ölmeye mahkum olmaktan daha iyiydi. Başını kollarına yasladı ve ona yaslandı, sandığı, elini kuru bambu parçasının üzerine kapattı. Gözüne kaldırıp boş gözlerle, gözlerini kısarak baktı, pürüzsüzdü ve temiz. Piyank tek başına konuşmaya başladı. Arkadaşlarının etrafında kaç kez ay ışığında yüzmüştü. Bir geceyi hatırladı özellikle. Bambu çubuklarla nasıl spor yapıyorlardı, spreyi havaya üflediler, birbirlerine düşerken güldüler. Piyank, kollarını kavuşturarak millerce yüzebilir, balık gibi suda iterek, yorgun olduğunda sırt üstü ya da yanlarına dönebilirdi. Kabileyi 3 dakika suyun altında kalarak kandırmıştı, içi boş bambu tüpünden kolayca nefes almıştı. Kali ona bir ödül verdi. Piyank'ın gözleri büyüdü, parladı. Bambu çubukla, yapabilir miydi? Seslerini hafifçe üfledi ve güldü. Ama suya nasıl girilir fark edilmeden, yaklaşan gelgit, devrilmiş kütüğün diğer ucunu yalarak, ona acıdığı için okşamış gibiydi. Piyank onu dikkatle inceledi. Gövde boyunca sürünmeye cesaret edebilir miydi? Gözleri, suyun hemen üzerindeki deliğe takıldı, peşinden gelenlerden biri geçmişti. Allah, sana şükrediyorum, diye nefesle düşündü heyecanlı çocuk. Fırsatını bulmuş, olası bir kaçış yolunu keşfetmişti. Kütüğün içine geri sürünerek ağacın kalbini test etti ve sevinçle dokunduğu yerde ağaç çöktü. Boğulmuş bir ağlamayla, keskin, toz gibi ahşabın arasından yol kesmeye başladı ve yavaş yavaş yumuşak layfayı gevşetti, miktarlarını açtıkça arkasına fırlattı. Eğer rüzgar değişmeden önce çürümüş gövdeyi aşabilirse, delikten suya süzülmek kolay olurdu. Nemli kafeste hava boğucuydu, atılmış iç boşluğu doldurmaya başladı. Küçük açıklıklar tam da yeterince içeri hava girmesini sağlıyordu ama Piyank nefes nefeseydi ve ter damlıyordu. Deliğe doğru mücadele ederken, altındaki suyu hissedebiliyordu, kütüğü hafifçe sallarken. Sadece biraz daha kaldı. Ay ışığı Piyank'ı yumuşak ışığına büründürdü, serin bir esinti yüzüne esiyordu. İzleyen cüzzamlılardan biri aniden ayağa kalktı. Bu gece birçok timsah var, dedi sonunda, bir kütüğü işaret ederek.
Hafif bir dalgalanma, kaybolan halkalara dönüştü, karanlık bir formun üzerine kapandı. Bu tuhaf bir balık. Devriye teknesindeki denizciler, nöbetlerinin monotonluğunu bozmak için herhangi bir heyecandan memnun olarak konuşmacının etrafında toplandılar. İnce bir su akıntısı fışkırmış, yüzeyin mükemmel sakinliğini bozmuştu ve küçük siyah bir nesne açıkça görüldü, suyun içinden aceleyle geçiyordu. "Şimdi ne oluyor?" dedi kaptan. İki zil yüksek sesle çalındı ve tekne ileri atıldı. "Dikkat et, onu çiğneme. Bir tarafa dön." Arama ışığı garip nesneye tamamen döndüğünde, şaşkın denizcilere dik duran ince bir bambu tüpünü gösterdi, aşağıdan gelen güçlü bir kuvvetle itekleniyordu. "Şimdi, neden o çubuk periskop gibi süzülmek yerine yüzmüyor?" diye düşündü kaptan. Bu fenomen aniden ortaya çıktığında, gözden kayboldu ve kovalamaca aniden sona erdi. "Ziyaretçilerimize bakın," dedi bir denizci, kenara işaret ederek. Uzun fosforesans çizgileri ileri geri hareket ediyordu, teknenin gölgesinde. "Güzel bir kürek burunlu insan yiyen köpek balığı grubu var," dedi arkadaşı. "Aman tanrım, açlara vermek istemez miydin? Ama şeytanlar sana bir şans veriyor, değil mi?" Emniyet tam gaz çalışıyordu. Biçara büyük bir başarı gösteriyordu. Vali Findi, vahşilerin sadakatini nazikçe kabul etti, yeni hükümete ve ticaret sistemini başarılı kılma vaatlerine saygı gösterdi. Garnizonun merkezindeki küçük park hayatla dolup taşıyordu. Bir tarafta Amerikan grubu, Moroların duyduğu ilk medeni müzik notalarını verdi, karşısında, pirinç tom tom sıraları hüzünle karşılık verdi. Gösterişli fenerler uzun ağaçları süsleyip aralarında sallanıyor, anlatıyordu zarif kıvrımlarını. Titrek ay ışığı ve ateş böcekleri kendi katkılarını ekledi. Parkın bir ucunda subaylar ve aileleri için bir platform inşa edilmişti. Vahşiler etrafa toplanırken Amerikalılar valsıl sallanırdı ve onların şaşkınlığı Amerikalılarınkından daha az değildi. Tom-tomlar Moroları dansa uyardığında ve onlar dönüp çömeldiler yerel modaya göre. Vali Findi, kişisel muhafızlarıyla çevriliydi, iri iri İrlandalılar bu onuru güçlü Morolar ile paylaşıyor ve böylece valinin vahşi insanlara olan güvenini gösteriyordu. Dato Mandi, Dato Kali Pandapatan ve Vali Findi dans platformunun merdivenlerinde sohbet ediyordu. Kali, Piang'ın gizemli bir şekilde bugün öğle civarı kaybolduğunu söylüyor, diye mükemmel İngilizce ile açıkladı Mandi. "Bu Piang kim, Mandi?" diye sordu vali. "Piang, Bulduğun kabilesinin idolü. O, Kali Pandapatan'ın ünlü çekici çocuğu, General Beach ve Teğmen Lewis'in arkadaşıdır," diye yanıtladı Mandi. "Bu kadar tanınan birinin kaybolması garip. Evet, bu çocuğun sadakati ve bilgeliği hakkında çok şey duydum." İki Moro hızla döndü, valinin yüzündeki şaşkın ifadeyle uyarıldı. Düz kabuk yolunun çok aşağısında bir figür sendeliyor, onlara doğru sallanıyordu. "Sorun, bela var," diye mırıldandı Findi. Müzik uyumsuz bir kavanozla durdu, seyirciler arasında hafif bir hareketlilik vardı. Sikto ve arkadaşları geri çekilmek için denemeye çalışırken çekildiler, ancak şaşırtıcı bir şekilde, Kali'nin sadık adamları onlara oldukça yaklaştı. Figür geldi, ince ve ince kahverengi. "Piang," diye bağırdı Kali Pandapatan, gözleri anında korkan Sikto'yu aradı. Yorgun çocuk kalabalığın arasından sendeleyerek ilerlerken ağır, zor nefes alışı duyulmaya başladı. Bir nöbetçi öne doğru koştu ele geçirmek için, ama vali onu kenara salladı. Damlayan ve nefes nefese, Piang şefine doğru sendeledi. "Juramentado, gobernador," diye hafifçe fısıldadı Piang. Vahşi bir çığlık yoğun sessizliği sardı, yeşil bir saron koparıldı ve beyaz giysili bir juramentado figürü valiye doğru acele etti. Ama Kali Pandapatan daha hızlıydı ve suikastçı barongunu kaldırır kaldırmaz, ince bir kriz parıldadı ay ışığında ve iniyordu. Juramentado kendi kanında yıkanıyordu. Platforma atlayarak Kali Pandapatan ellerini kaldırdı. "Kardeş şeflerim," diye bağırdı, "aranızda bu iğrenç komplodan haberdar olan var mıydı?" "Hayır, hayır," her Moro'dan hızlı bir cevap geldi ve Amerikalılar sözlerini anlayamasalar da, Kali'nin halkına bu öfkeyi bilmelerini reddetmelerini öğütlediğini fark etti. "Viva Gobernador," dolu vahşi boğazlardan geldi ve bu çığlık kalabalık tarafından kabul edildi. Sersemlemiş vali, ayaklarının dibindeki çökmüş figüre baktı, uzun ve hüzünlüydü. "Cesur Piang olmasaydı orada yatıyor olmalıydım," diye mırıldandı. Piang, Kali tarafından desteklenen bu yeni şefi izledi. "Buraya gel, Piang," dedi vali.
Beyaz üniformasının yakasıyla uğraşırken bir şeyleri gevşetti. "Evlatım, cesaretin için teşekkür ederim," dedi, sesi hafifçe titriyordu. "Senin zamanında varışın ve cesaretin için. Adın Washington'daki büyük şefe gönderilecek." Bu sözler orman çocuğuna tekrar edildi ve erkeksi küçük göğsü gururla kabardı. "Piyank, seni hükümetimizin amblemiyle süsleyeceğim, bu piyade çapraz tüfeklerini göğsüne takacağım." Saygın vali sözlerini doğrulamak için öne uzandı. Ama utançla durdu, asil konuşma onun dudaklarında sönmeye başladı. Önünde dik ve beklentiyle duran çıplak küçük vahşiye hayal kırıklığıyla baktı. "Bu amblemi koyacağım." Memur tekrar başladı. Seyirciler arasında bir kıkırdama duyuldu. Piyank, hazineyi hevesle izleyerek valinin neden geciktiğini merak etti. Birden içinde bir anlayış parıltısı belirdi ve geniş bir şekilde gülümsedi. Parmağının ucuyla parlayan çapraz tabancalara, ardından timsah dişlerinden oluşan kolyesine dokundu. Durum kurtarıldı. Biçara'dan bu yana 2 yıl geçmişti. Dato Kali Pandapatan ve halkına refah ve onur gelmişti. General Beach ve Vali Faendi'nin ve Piang'ın resmi tercüman pozisyonuna yükseltildiği bir açıklama vardı. Sikto, rahatsız edici. Zamboanga'da Vali Faendi'nin hayatına yönelik komploya suç ortağı suçlamasıyla yakalanmıştı, kaçmaya çalışmıştı ve sonuçlarla ilgili çeşitli raporlar vardı. Bazıları onun bir timsah tarafından öldürüldüğünü, bazıları ise kaçtığını söyledi ve Basilan'a yüzdü, fakat kabile, Biçara'dan beri ondan habersiz kalmıştı ve zorbalıktan kurtulmuş olmaktan memnun oldular varlık. Özellikle Sikto'nun bebeklikten beri sinirlendirdiği küçük köle kız Papita, onun gitmesine seviniyordu. Sikto'nun babası küçük hizmetçiyi bir baskında esir almıştı, Bogobo ülkesini. Çocuk ise onu istismar etmeyi ve işkence etmeyi özel bir ayrıcalık olarak görüyordu. Dik dağ patikası boyunca, ormanı bir nehir gibi bölerek yavaş bir geçit töreni ilerliyordu. Ağır ağır bir karabağ sallanıyordu, tembelce ilerliyordu, her iki yanda da 4 sağlam moro vardı, canavarın üstündeki onurlu figüre her zaman dikkat ediyordu. Dato Kali Pandapatan sessizce sürdü. Ara sıra derin vadilere ya da Ganasi zirvesine doğru bakıyordu, ama yüzünden kederli, sabırlı bir ifade hiç ayrılmadı. Piyank neredeydi? 3 gündür çocuk kayıptı ve Kali, onu bu şekilde götüren şeyin ne olduğunu kolayca tahmin etti. Acele. Küçük Papita gizemli bir şekilde ortadan kaybolmadan birkaç gün önce, ünlü Dato Yino onu kaçırmıştı ve Kali şimdiden yağmacıya karşı bir sefer hazırlıyordu. Medeniyetin yükünü hissetti ilk kez, çünkü savaşçılarını Zamboanga'da beyaz şeflerin izni olmadan asla toplamayacağına söz vermişti. Ama sabırsız, cesur Piyank gecikmeye dayanamadı ve muhtemelen başlamıştı küçük arkadaşının ardından. Kali'nin elçileri bugün dönmeliydi ve o da onların gelişini izlemek için uzağa gitmişti. Alay, denizin tam manzarasını sunan açıklığa ulaştı. Uzakta göz, kıvrımlı kıyı seçebiliyordu küçük Bongao'dan, Kali, parıldayan okyanusun yaz güzelliği ve gençliğine, zarif adanın cazibesine karşı duyarsızdı. Gürültülü dalgalarla neşeyle sohbet ediyordu. Zarif, beyaz pirinç kuşlarını ya da etrafta uçan görkemli aygretleri görmedi ağaçların arasında, sadece geniş, huzursuz okyanusu görüyordu. Ortada hiç tekne yoktu. Yavaş yavaş istekli Karabağ eve döndü ve yaşlı hükümdar, Piang'a yardım gönderme umudunu üzerek kaybetti gece. Son fırtına muhtemelen elçilerini geciktirmişti ve ertesi gün gelecek olan sabahın aylık ziyaretini beklemek zorundaydı. Kulübesinin kapısında Kali Pandapatan kraliyet canavarının sırtından çıkıp dik merdiven girişinden serinliğe çıkarıldı, iç mekanın alacakaranlığı. Çalışkan kadınların çeşitli görevlerine çömeldiği yer. "Çocuğun canlı sohbetini özlüyorum," dedi Aoi üzgünce. "Zor bir öğrenciydi, söyleyebilirim," dedi tezgahtaki kadın, "ama kazanan bir çocuk." Aoi'ye daha da yaklaştı ve fısıldadı, "Papita'nın evlenme teklifi yapıldığını biliyor muydun?" Aoi'nin şaşkın ifadesi cevap vermeye gerek bırakmadı. "Şefimizin teklifi reddettiği söylenir. Biliyorsun, her zaman Papita'nın soylu doğumunu kanıtlamayı ummuştu, Piang'ın onu almasını istiyordu, korkunç Dato Yino'nun teklifi geldiğinde. Evimde düşmanımızın adını kim söyler, diye gürültüyle seslendi Kali, gevezeleyen kadınlara öfkeyle bakarak. Görevlerinize boyun eğin ve boş dedikoduları bitirin. Piang için yalnız olması ne fark ederdi ki, Papita'nın nerede olduğuna dair en ufak bir ipucu varsa bile.
Gidiyordu, o ipucunu takip etmek için ve bir şey ona doğru yolda olduğunu söylüyordu. Orman sırılsıklam ve buhar çıkarıyordu. 3 günlük sağanak yağmurdan sonra, maymunlar ve kuşlar ağaçların arasında toplanmıştı. Hüzünlüler ama sabırlılardı, dostları olan yanan tropik güneşin bir gün tekrar onlara geleceğini biliyordu. Piyank, yapışkan, kaygan ormanda ağır adımlarla ilerledi. Ara sıra yeni bir parkur veya yakın zamanda yapılan kamp site onu hevesle ilerletti. Kaçıranları yakaladığında ne yapması gerektiği hakkında hiçbir fikri yoktu ama her zaman bir şeyler Piyank'a yardım etti. Kutsal cazibesine saygıyla dokundu. Bu alt ormandaki sel mutlaka muhteşem olmalıydı. Piyank, dağ mahallesinde olduğu için mutluydu fırtına. Her yerde dallar ve devasa ağaç eğreltileri vardı, yolunda ölü bir kuş vardı. Sülükler, yaprakların ve dalların arkasında saklanıyor, Piyank'ın yanından geçerken tutunup doyana kadar emiyordu onu, fark etmeden önce onlar. Hızla bir ayağını kaldırdı ve bağırdı. Dikeni ararken diğer ayağı ağrımaya başladı. Piyank tereddüt etmek için çok bilgeydi, bir an oldu, alçak bir dala çıktı ve ayaklarını emerek orada oturdu. Şaşkındı, yoktu dikenler ve hiç kesik bulamadı. Yavaş yavaş ayak tabanları şişmeye ve morumsu bir ton almaya başladı. Piyank alçak bir ıslık çaldı ve yere bakmak için eğildi. Zemin, küçük, dağınık, sersemlemiş yaratıklarla sarıydı. Yenilmişlerdi, fırtına tarafından ve güneş doğana kadar orada kalacaktı, onları tekrar sanayiye çekmek için. Bir ağaçtan diğerine hafifçe sallanarak, Piyank ormanda amaçsızca dolaşan sayısız derelerden birine ulaştı ve kıyılarına inerek, ayaklarını iyileştirici kil içine gömdü. Kısa bir süre sonra acı geçti ve yolculuğuna devam etti. Liguasan Gölü'nün kıyısındaki Dato Yinov'un topraklarına yaklaşıyordu. Haydut inini iyi seçmişti, çünkü orası Maindanao'daki en erişilmez yerlerdi. Her taraftan tehlikeli bataklık araziler gölden uzanıyordu ve sağlam ormandan tehlikeli bir bataklığa ne zaman adım atacağını anlamak neredeyse imkansızdı. Birkaç gizli patika Berio'ya götürüyordu ve harika bir iyi şansla, Piyank keşfetti bir patika. Sessizce giderek artan alacakaranlığa doğru ilerledi. Çünkü yol ormanın kalbine, gündüz ışığına kadar derinlere gidiyordu ve güneş ışığı asla içeri girmezdi. Berio'dan hafif sesler geliyordu. Birçok davul monoton bir serenat çalar. Bir fiesta devam ediyor olmalı. Bir fiesta mı? Piyank'ın yüzü ısındı ve siyah gözleri parladı. Acaba bu fiesta, zavallı Papita'nın düğünü müydü? Koşmaya başladı ve nefes nefese, terleyerek kararan ormanın içine doğru ilerledi. Ama iz, aniden dikenlerden ve sıkı örülmüş sarmaşıklardan oluşan bir duvara yaklaştı. Kendini yere attı Piyank, saldırgan bataklık otlarının arasından sürünerek ilerledi ve sonunda neredeyse Liguasan Gölü'nün kenarında buldu kendini. Geri çekilirken köy sokaklarını açıkça görebiliyordu. Mahalle kesinlikle bir fiesta için hazırlanıyordu ve sıradan bir fiesta da değildi. Karmaşık ve barbarca süslemeler, örtülü kulübeler ve sokaklar vardı. Köyün girişindeki 2 direğe yükseltilmiş bir mamut timsahın leşi. Açık çenesinde bir insan kafatası. Piyank ürperdi. Dato Yinov'un takipçilerinin, Borneo adaletinden Maindanao'ya kaçan asi Dayak korsan başavcıları arasından toplanmış olduğunu duymuştu. İnsan kafatası bu söylentiyi doğruladı, çünkü Morolar arasında yamyam kabileler yoktur. Kadınların hazırladığı bir düğün ziyafeti kesinlikle vardı. Jampongun, ortasında yükseltilmiş bir platform. Küçük, büyük ve orta kafataslarıyla zarifçe süslenmiş sunak şeklindeydi ve büyük siyah bir öküz zaten Sapoendo'ya, kurban direği, bağlıydı. Piyank, alışılmadık derecede yüksek bir tom vurulmasına heyecanla kızardı, şef geliyordu. Piyank uzun zamandır bu korkunç Yinov'u görmeyi diledi. Korkunç kişiliği, şekilsiz yüzü hakkında tuhaf hikayeler yaygındı. Bu kadar güçlü bir Dato'nun bu kadar aniden ortaya çıkabilmesi Moroları şaşırtıyordu ve Yinov'un kimliği hala bir gizemdi. Sokağın ortasında, barbar bir rahibenin liderliğindeki gösterişli bir alay ilerledi. Başından devasa, alevli kırmızı çiçeklerle süslenmiş boynuzlar çıktı. Beline kırmızı bir sarong bağlanmıştı, bedeni sallandı ve tomların vahşi ritmine bükülmüş gibiydi. Uzun boylu, inanılmaz derecede şişman bir adam platforma çıktı. Sırtı, garip bir şekilde Piyank'a tanıdık geliyordu. Ayrıca sürünerek yürüyüşü, sendeleyen adımı. Gözlerini zorlayarak Piyank bekledi. Dato Yinov sessizlik için elini kaldırdı ve bekleyen halka döndü. Piyank,
yüzünü görünce neredeyse bağırdı. Saçları yağlı, gözleri yağlı, bu dato yasaktı. Değişen bakışları huzursuzca insanların başlarının üzerinden dolaştı, hiçbir erkek gözüyle buluşmadı. Gösterişli süslerinin altında, şişman, aşırı beslenmiş bedeni grotesk bir şekilde öne çıkıyordu, hareketleri yavaş ve sakardı. Badem şeklinde bir göz kısmen yuvasından koparılmış, korkunç kırmızı bir yara izi bırakmıştı. Bir kulak, ortaya çıkan yağlı başın yanından kayıp kalın boynun bir kıvrımına saplanmış gibiydi, aslında özenle oyulmuş, öfkeli bir köle tarafından uygun yere ve kaba bir cerrahla kötü değiştirilmişti. Orijinal kulak zarının içine bir bambu tüp yerleştirilmişti. "Sikto," diye nefes nefese fısıldadı Piang. Gizemli dato Yino, mestizo olan Sikto'ydu. Papita'nın Berio'ya sürüklendiğinden Piang'ın artık hiç şüphesi yoktu ve çevik zekası kaçış yolu aramaya başladı. Cotabato nehrine giden bir derenin kıyısına yakındı ve en olası kaçış yolunu düşünerek yolunu sürünerek ona doğru çevirdi. Kıyı boyunca her türlü kano vardı. Hızlı olanların hepsi dört kürekli gibiydi ve o biliyordu ki, dayaklardan kaçmak için bir filo, hafif vintaya sahip olmalıydı. Altın kaplamalı bir direğe bağlı küçük beyaz bir tekne gördü ve kalbi, Pruva'da, Papita, adını okuyunca neredeyse atmayı bıraktı. "Papita," Piang alaycı bir şekilde fısıldadı. "Papita, gerçekten." Dudakları kıvrıldı ve korkunç Sikto'ya sertçe baktı. "Sonuçta Papita'nın olacak," dedi Piang ve gülümsedi. Küçük tekneye doğru sessizce ilerledi, içinde kürekler olup olmadığını görmek için. 2 tane vardı ve Piang aniden dayak nişan töreninin bir kısmının su üzerinde gerçekleştiğini hatırladı. Piang, Papita'nın nişan hazırlıklarını izlerken düşündü. Kotayı inceledi, Prous'u saydı ve keskin gözlerini derenin keskin dönüşüne çevirdi. Derenin seyru sefer edilebilir olduğundan emin olmak için virajı sürünerek geçti. Sularından kaçabileceğine tatmin olan Piang, balığı kesmeye başladı ve koruyucu çalılıklarda çömelerek yoğun bir şekilde çalıştı. Sikto'nun konuşmasını, takipçilerine Papita'nın köle değil, kraliyet kızı, bir Bogobo doğumu olduğunu söylemesini öfkeyle dinledi. O ve babası, onu kendilerine eş olarak niyetledikleri için bunu gizli tutmuşlardı ve sonunda Kali Pandapatan'dan kızı kaçırmışlardı. Piang'ın parmakları giderek daha hızlı uçtu, sonunda bir sepet kasa gibi şekillenmeye başladı. Kısa süre sonra Piang'ın 2 mükemmel sepeti vardı ve onları omzuna attı. Sikto ve kötü adamları kutlama yaparken, düğün yaklaşırken, Piang sessizce ormanın içinden geri çekildi, şifalı kilin ayaklarını iyileştirdiği dereye geri döndü. Daha sonra döndüğünde, sepetleri büyük bir özenle tuttu ve kendi kendine hafifçe güldü. Bir kez daha bir tom tom vuruldu mahallede. Gelin geliyordu. Düşmanca bakan bir caddede, kadınların arasında, küçük, korkmuş bir figür sinsis belirdi. En yumuşak doğu kıyafetleriyle örtülmüştü, mücevherli bilezikler neşeyle çınlıyordu. Figürünü harika işçilikten oluşan ince bir perde sarmıştı, ama tüm bunların içinden Piang sevgili Papitasını tanıdı. Yavaş yavaş sunağa yaklaştı, korkuyla orada onu bekleyen adama gözlerini kaldırdı. Küçük ayakları sarsıldı ve rahibe onu destekledi. Papita kadına ağır bir şekilde yaslandı. 3 hafif mina kuşu notası Berio'nun üzerinde süzüldü ve Papita aniden canlandı. Yine notlar ormanın içinden hızla geçti. Gelin peçesini geri attı. "İsteksiz hizmetçi derdini unutmuş gibi görünüyor," dedi küçümseyen bir kadın diğerine. "Şimdi bizim şefin ilk eşi olacağı için, eve götürülmek için ağlamaz." Rahibe, tüm gece sürecek törene başladı. İlahiler, dualar, uyarılar. Hepsine Papita yenilenmiş bir canlılık duyarak karşılık verdi ve gözleri gizlice derenin kıvrımına yakın ince bir noktaya kaydı, kamışlar durmaksızın sallandı. Saatlerce rahibe suya doğru yol gösterdi ve Yino, Papita'yı galavintasına yerleştirdi ve onu dereye itti. Başka bir tekneye de kendisi bindi, 2 tekne birbirine burun kıvırırken kalabalık onları yağlar ve parfümlerle uğurladı. Komut verildiğinde, her tekne ters yöne fırladı. Bir kız ve bir damadın, her birinin son törenden önce birlikteliğin uygunluğu üzerine son kez meditasyon yapmaları beklenirdi. Böyle okunurdu dayak evlilik yasaları. Bir kraliçe kadar kayıtsızca, Papita küreğini kullandı. Dayakların dostça olmayan gözlerine ve mırıltılarına aldırmadı. Acele etmiyor gibi görünüyordu ve bu kadar küçük biri için vintasını inanılmaz bir ustalıkla yönetiyordu.
Sadece bir kez kontrolü kaybetmiş gibi görünüyordu, Vintas'ının derenin kıvrımındaki uzun akıntılara derin bir kesim yapmasına izin verdi. Eğer dayaklar küçümsemelerini göstermeye daha az kararlı olsaydılar, belki de tekne akıntılardan çekildiğinde suyun derinliklerine girdiğini ve küçük figürün, Vinta virajı dönüp gözden kaybolurken daha çok zorlanarak kürek çektiğini fark ederlerdi. Piyank, sen misin? Papita konuşurken, Vinta'nın altındaki form, devasa bir bıçak gibi yavaşça açıldı. Neşeli gözler parıldadı, genç, sağlam ağız köşeleri kıvrıldı ve maceracı Piyank, şaşkın kıza gülümsedi. Ama evet, Chiquita, Piyank'ın, dışlanmış Sikto'nun küçük oyun arkadaşını kaçırmasına izin vereceğini mi sandın? Piyank küreğe asıldı ve Vinta öne fırladı. İkisi sessizce göreve eğildi, aralarındaki mesafe her an artıyordu düşmanlarıyla. Bizi yakalayacaklar mı, Piyank? Tabii ki hayır, Papitam. Piyank, büyücü çocuk seni kurtarmaya geliyor. Gururlu kafa, kibirli bir üstünlükle yukarı kalktı. Ama bizimle nehir arasında birçok gizli kesim ve dere var. Piyank, Sikto kesinlikle bizi tuzağa düşürecek. Korkmuş kızın yumuşak gözlerindeki ifade Piyank'ın kalbine dokundu. Korkma, Papita. Sikto bizi geçsin, pişman olacak. Kulağını sepetlere koy. Kız, Vinta'nın dibinde yatan iki sepetin üzerine eğilirken kaşları çatıldı. Kafesteki gibi donuk bir uğultu, rüzgarın hafif fısıltılarla itiraz ettiği sesler onlardan yükseldi. Yavaş yavaş yüzünde bir gülümseme belirdi ve hafifçe güldü. Evet, Sikto bizi geçerse pişman olacak, diye fısıldadı. Derinleşen gece boyunca, kaçaklara bir kükreme geldi. Derin, acımasız bir uluma. Tomtomlar yırtık ve şiddetli bir alarmı çalıyordu, vahşi savaş çığlıkları havayı yarar, bir yankıdan diğerine zıplardı. Papita'nın eli küreğinde titredi. Piyank'ın hareketi hızlandı, daha kesin bir hal aldı. Öfkeli damat meditasyonlarından döndüğünde kendini gelinsiz bulmuştu. Nasıl gelecekler, Piyank? Papita'nın sesi titredi. Bazıları su yoluyla, bazıları karayla. Çalış, Papita. Ve böylece ölümcül tropik gece onların etrafında kapandı. Küçük fındık kabuğu nehir boyunca hızla aşağıya doğru ilerledi, engellerin, gizlice pusuya yatan timsahların ve birçok görünmeyen tehlikenin yanından geçti. Orman, suyun çok uzağına kadar uzanıyor, onun tehlikeli bitki yaşamını yukarıda sallıyordu, onları Vinta'dan sürükleyip çekmeye hazırdı. Vinta, altlarından sürünerek geçtiklerini engelleyen devasa ağaçlara fırladı, ağaçlar parazitlerle yüklü, iç içe geçmiş, umutsuz bir karmaşa içinde iç içe geçmiş, her biri birbirini ezip üzerine tırmanmaya çalışıyordu üstünlük mücadelesinde. Derenin Cotabato nehrine döküldüğü yerde Piyank durdu, bankanın yakınında şüpheli görünümlü gölgeler vardı ve değerli sepetlerine uzandı. Yavaş çalış, Papita, diye fısıldadı ve titreyen kız Vinta'yı hareket ettirmeye devam etti. Uğursuz sessizliğinden sonra orman kaosa karıştı. Piyank hazırdı. Vinta'nın pruvasında diz çöktü, aceleyle yeşil reçineli bir meşale yaktı ve dik tuttu. Keskin bir koku yaydı, orman sahasının ağır kokulu havasına karıştı. Düşmanları neredeyse üzerine gelene kadar beklerken, Piyank bir sepeti başının üstüne kaldırdı ve tuzağı açtı. Aniden bir uğultu ve girdap havayı doldurdu, Piyank ikinci sepete uzandı ve dumanında tuttu meşalenin, açılmaya hazır bir şekilde. Birkaç an için hiçbir şey olmadı, ama düşman hızını yavaşlattı ve savaş çığlıkları susturuldu. Sonunda öfke ve acı çığlıkları duyuldu. "Badjanji," diye bağırdılar. Küçük böcekler, gördükleri muameleden öfkelenerek savunmasız dayakların üzerine atladılar. Hiçbir orman zararlısı, öfkeli bal arısı kadar korkutucu olamazdı. Zehirli sokmaları ölümcüldü ve sık sık bolodan daha acı verici yaralar açardı. Adamlar çaresizce savaştı. Piyank alaycı bir şekilde güldü, hızla o ve Papita kürek çektiler ve meşaleden çıkan duman onları koruyucu dalgalarıyla sardı. Savaş pırauzuna yaklaşan Piyank, diğer sepeti de serbest bıraktı arılardan. Vinta hızla ilerledi ve Celebes denizine açılan Büyük Haliç giderek yaklaştı. Mağdurların sesleri yükseldi, daha zayıf çıktı ve sonunda Papita ile Piyank yine büyük gecede yalnız kaldı. Geri dönüp savaş filosunu bir araya getirecekler, Papita, bizi okyanusa kadar takip edecekler. Su dalgalıysa, bu Vinta'da körfezi parang paranga geçemeyiz. Saklanmalıyız, kıyıya yakın ve eve yürüyerek döneceğiz. Sabah neredeyse üzerlerine geldi. Tropiklerde alacakaranlık sadece bir isimdir.
Çünkü güneş aniden doğup kaybolur ve birkaç dakika içinde gündüz ya da gece olabilir. Erken ışık uzaktaki okyanusu gösteriyordu ve aynı anda arkalarındaki sesleri. Piank endişeyle dinledi. Geliyorlar, Papita, saklanmalıyız. Piank kıyıya doğru ilerlerken, Bongao'nun üzerinde titreyen ince bir duman akışı fark etti. Durdu ve gözünü kırptı. Aniden küreğini suya gömdü. Papita, çabuk, sabah geliyor. Vinta yine ileri fırladı, değişken, tehlikeli deltadan aşağıya, okyanusa doğru fırladı. Vurma sesleri giderek yükseldi, Dayak savaş proslarına karşı kürek çekiyordu ve Piank savaş ilahisini duyabiliyordu. Sikto'nun gemilere pek önem vermediğini biliyordu, çok fazla kaçınmıştı. Sadece sabahtan korkuyordu Sikto, ama muhtemelen bunun bir Çino posta teknesi ya da bir İspanyol serserisi olmasını riske atıyordu. Dayakların fırsatı değerlendirip peşinden gittiğinden Piank emindi. Deniz dalgalı ve endişeliydi. Küçük gelin teknesi dans ediyor ve pervasızca etrafta savruluyordu. Sabah ile Piank arasında Bongao vardı ve doğrudan Bongao'ya doğru ilerledi, vintasını ustaca sabit tuttu. Beyaz bir sis yükseldi, sanki vintayı peşindekilerden gizlediler, ancak filo nehir ağzına ulaştığında bir bağırış duyuldu ve onların keşfedildiğini duyurdu. Yarış hayat içindi, hayattan daha fazlası içindi ve çocuk doğaüstü bir güce sahip gibiydi. Duman yaklaştı ve sonunda Bongao noktasında küçük savaş gemisi belirdi. Başta Dayaklar yabancıyı dikkate almadılar, alışmışlardı, ada ziyaretçilerine küçümseyerek davranırlardı. Ancak Papita'nın işaretine yanıt verdiklerinde, dağınık haliyle ayağa kalkıp el salladığında gelin peçesiyle, tiz bir ıslık duyuldu, hayal kırıklığıyla durakladılar. Çok kısa bir sürede Papita ve Piank sabahın güvertesine kaldırıldı ve General Beach ile Vali Fine'de onları sorgulamaya başladı. Dato Yinov'un peşinden gittiğini mi söylüyorsun? Evet, ilk Prau'daki o, diye heyecanla yanıtladı Piank. Piank, bugün sabahı buraya getiren Yinov. Onu açığa çıkardığın için sana teşekkür ederiz, oğlum. Moro çocuğu Yinov'un kimliğini açıkladığında, Vali Fine'dinin yüzünde kasvetli bir gülümseme belirdi. Topları tutun, kaptan, diye emretti General Beach, saygın ve sessiz bir şekilde. Dayaklar en çılgın bir karmaşa içinde dağılıyor, tüm hızıyla nehre doğru ilerliyorlardı, ama sabah amansızca peşlerinden koşuyordu. Aniden kararan bir gölge sabahın kaptanını irkitti ve dağlara işaret etti. Orada tuhaf bir şey var, general. Yoğun bir sis tepeleri gizliyordu, sadece eski Ganassi zirvesi öne çıkıyordu, saygın ve sertti. Kirli bir tuval parçası gibi, tek bir bulut Ganassi'nin omzunda dengelendi ve hızla zirveye yayıldı. Ganassi'nin hayatını tamamen almış gibiydi, onu ürpertici bir kucaklamayla sardı. Bulut yavaşça tutunuşunu gevşetti ve alt tepelerde zıpladı. Merkezinde huzursuz, mücadele eden bir kütle taşıyor gibiydi ve sabahtaki yolcular onu endişeyle izliyordu. Güneşli Celebes'te çok aniden garip şeyler oluyor. Hayranlıkla, arada bir bulutun ağır hareketlerle onlara doğru geldiğini izlediler, yükünü kaldırıp eğiliyordu. Dağların üzerinden süzüldü, ormanı geçti ve okyanusa ulaştı, nerede asılı kalıp hangi yöne gideceğine karar verememiş gibi sallanıyordu. Bazen, tuval gibi, neredeyse ortadan aşağı iniyordu, patlıyor, kendini düzeltiyor ve yoluna devam ediyordu. Ağır içerikler tekrar bulutu yere çekiyordu ama cesurca mücadele ediyordu, yüküyle direniyordu. Bulut beraberinde ölüm gibi bir sis getirdi, nemli ve boğucu. Güneş ışığı aniden söndü. Sabahın üzerinde tereddüt etti, kendini geri çekti, sanki elastikten yapılmıştı. Amaçsızca dolaşıyor ve kaçan dayakların üzerinde duraklıyordu. Sonunda sanki umutsuz ve dayanılmaz şekilde zorlanmış gibi, pes etti. Dayaklar çığlıklar ve feryatlarla izliyordu. Buluttan tonlarca su fışkırarak denize tısladı, spreyi havaya fırlattı. Su fışkırması, diye bağırdı kaptan ve sabahın motorlarının durdurulmasını emretti. Dehşet içinde, deli sütunun efendisine itaat ederken, kaprisli rüzgarı takip ettiğini gördüler, herhangi bir boş akıntıda. Spiralin etrafında, öğütücü su kütlesi amaçsızca dönüp duruyordu. Dans etti ve kaçıştı okyanusun etrafında, sanki işkenceden kurtulmuş kötü niyetli bir canavar gibiydi ve sonunda, doğrudan bir niyetle nehir ağzına doğru yola çıktı. Dayaklar bunu önceden gördü ve kaçmak için zayıf çabalarında, fil önünde karınca gibi görünüyorlardı.
Beşdere, Cotabato Nehri'nin deltasından akan bu dere boyunca, acımasız su hortumunu onlara çekiyor gibi görünüyordu ve doğrudan devam etti mahvolmuş dağyakların ardından. Sabahın yolcuları gergin bir şekilde ağzın izini takip etti. Dönen Nemesis korsanların üzerine indi, acı dolu çığlıkları geldi suyun kükremesi ve tıslamasının arasından, hafifçe duyulur şekilde. Korkmuş ibadet edenler tarafından çığlık atılan kaba dayak duaları kulaklarına çarptı ve sonunda, bir kasırga gibi, su fışkırması kurbanlarının üzerine atladı. Binlerce koluyla onları yakaladı, onları yukarı fırlattı, onları aşağı çekti, hafif yumurta kabuğu proslarından kopardı, paramparça etti. Tüm filo canavarı takip etti, herkese ölüm ve yıkım dağıttı. Ama hiçbir şey kalmadığında, öfkesini boşalttı, doymamış bir dev gibi ormana doğru döndü. Doğrudan nehir boyunca yürüdü, ağaçları köklerinden çıkardı, bankaları yıktı ve yavaş yavaş uzaklarda kayboldu, önünde enkaz ve felaket bıraktı. Korkunç manzara karşısında susturulan Amerikalılar, koruma ya da teselli için birbirine daha çok sıkışmış gibiydi. Ama iki figür sabahın güvertesinde yalnız başına duruyordu. Papita'nın gözleri Piang'a, timsah dişlerinden oluşan kolyesinden sarkan tılsıma kilitlenmişti, Piang, Ganassi zirvesinde kayboldu. Gözleri ilahi bir hayranlıkla doluydu, sessizce sevgili zirvesine baktı, orada harika adamı olan münzevi adam yaşıyordu Ganassi'de. Varlığının her bir unsuru, tutumu, ruhunun patronuna şükran dolu bir şey döktüğünü ilan ediyordu. Allah'a, rahmetli Allah'a dua eden, düşmanlarını yok etmek için su borusu göndermişti. Hristiyanlar, daha büyük bir tanrıya sahip olmakla övünerek, asla hissedemeyecekleri bu sanatsız bir inanç sergisiyle utanç altına düştüler ve gözleri hayranlıkla doluydu. İnancında dönüşmüş bu Moro çocuğuna bakıyorlardı ve yumuşakça mırıldandılar. Allah'tan başka bir tanrı yoktur.